Etkinliğe başlayabiliriz. Geçmişten geleceğe uzanan köprü Kars konulu online sempozyuma yurt dışından ve yurt içinden konuşmacı ve dinleyici olarak iştirak eden tüm değerli katılımcılara hoş geldiniz diyorum. I would like to welcome to all distinguished guests coming from abroad and within the country, which will be speaking or and listening the symposium titled Cars, a Bridge from Past to the Future. Böyle bir etkinliğe gösterdiğiniz ilgi ve yaptığınız katkılar için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Also, I'd like to thank you for the kind interest you showed to this activity and also for your contributions. Sempozyuma katılma olanağı olmayan tüm dostlarımızı da buradan selamlıyorum. I'd like to salute all our colleagues who couldn't find the opportunity to attend this symposium. Saygıdeğer katılımcılar, bilindiği üzere bu etkinlik Hrant Dink Bilim Programı çerçevesinde AB'nin desteğiyle tanzim edilmiştir. Distinguished participants, as you know, this activity had been organized as a part of Hrant Dink grant program with the support of European Union. Etkinliğin tüm sorumluluğu ise Toplumsal Araştırma ve Özgün Düşün Derneği'ne aittir. And all the responsibility of this event is belonging to the Association for the Social Research and Authentic Thought. Malum olunduğu gibi COVID-19 virüsü tüm bilimsel faaliyetleri olumsuz etkilemiş, bizi de kendi cenderesine almış ve bu sempozyumu online yapmak zorunda bırakmıştır. As is known, COVID-19 virus had had imposed a pressure over all scientific activities, and also we had to do this symposium online. Bu zor şartlarda bir granit kayası gibi sağlam durmaktan başka çaremiz yok. Under these hard conditions, we don't have any way but to stand solid and sound like a granite. Sempozyum sürecinde bizi en çok üzen ve öfkelendiren olay bildiğiniz gibi Kars Belediyesi'nin değerli eş başkanları Şevin Alaca, Ayhan Bilgen ve bazı meclis üyelerinin bir kayyum darbesiyle tutuklanmalarıydı. As you all know, the biggest problem and the biggest thing which gave us a great anger and resentment was that our co-mayors of Kars, Şevin Alaca, Miss Şevin Alaca and Mr. Ayhan Bilgen, and some members of the City Council had been arrested as a result of a so-called trustee coup d'etat. Otokratik rejimin mevcut ruh halini eceli gelen bir keçinin çobanın ekmeğini yemesine benzetiyoruz. We draw an analogy between this state of mood of the autocratic regime with an anecdote in or a kind of tale in Turkish and Anatolian stories. It says that it goes like this: if a goat wants to die, it will eat the bread of the shepherd. Rosa Luxemburg'un deyimiyle özgürlük aslında bir başka fikrin özgürlüğünden başka bir şey değildir. As Rosa Luxemburg already states, actually freedom is not anything but the freedom of another idea. Aramızda olmasını çok istediğimiz değerli eş başkanlara ve meclis üyelerine buradan yürek dolusu selam gönderiyoruz. We'd like to pass our regards to the co-mayors and the members of the City Council, whom we wanted a lot to be with us. Sevgili katılımcılar, sempozyum programına geçmeden önce bahsetmek istediğim bir mevzu var. Dear participants, before proceeding with the symposium program, I'd like to mention a point. Bu proje çerçevesinde hazırladığımız 2 kitap söz konusudur. We have prepared 2 books as a result of this project. Geçmişten geleceğe uzanan köprü Kars adlı birinci çalışmada Kürt, Ermeni, Rum, Malakan ve Karapapak kökenli bazı şahsiyetlerin hayat hikayesini kaleme aldık. In the first study or book titled Bridge from Past to Future Cars, we had treated the biographies of certain personalities who are Kurds, Armenians, Anatolian Greeks, Malakans, and Karapapaks. Çalışmayı incelemek isteyenler
Google kitaplardan ücretsiz edinebilirler. If you want to have a look at this study, please download it from Google Books for free. İkinci kitap ise Kars Kültürü ve Tarihi Tanıtım Rehberi adıyla neşredildi. Second book had been published under the title Kars Culture and Historical Promotion Guide. Bu çalışmada Kars'ın tarihi dokusu ve kültürel motifleri tafsilatlı bir şekilde ele alınmıştır. This latter study treats the historical texture and the cultural motifs of Kars in a detailed manner. Saygıdeğer dostlar, etkinliğin işleyişine baktığımızda konuşmalar 2 bölüm halinde gerçekleşecek. Dear friends, when we look, if you had looked at the program, you would have seen that there will be 2 sessions in this event. Temelde Kars tarihi, etnik kimlikler, kültürel yapılar ve yönetim şekilleri hakkında konuşulacak. Basically, we will be speaking about the history of Kars, ethnical identities, cultural structures, and the modes of governance for Kars. Saat 16'da başlayacak olan birinci bölüm saat 18'de sonlanacak. The first session will commence at 4 p.m. and it will be ending at 6 p.m. 1 saatlik bir aradan sonra ikinci bölüm başlayacak. After a break for an hour, we will have the second session. Programımızı saat 21 gibi bitirmeyi düşünüyoruz. We plan on ending our program around 9 p.m. Her iki bölümde ayrıca kısa video dinletilerine yer vereceğiz. In both sessions, we will also some short video concerts. Her bölümün sonunda soru cevap kısmı olacak. And there will be a question and answer session at the end of each part. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. I hope you will enjoy it. Dostlar, öncelikle hazırladığımız 6 dakikalık bir Kars videosu var. Dear friends, first we will be screening a video on Kars which will last for 6 minutes. Projemizin konusu ve araştırmanın içeriğine ilişkin özet şeklinde bir video oluşturduk. This is a video which is summarizing the subject topic of our project and the content of our research. Onu bir dinleyelim, izleyelim. Let's have a look at it. And let's have a look at it, yes. Bir dakika. Teknik bir aksaklık olmaması. Geçmişten geleceğe uzanan köprü, Kars. Bu çalışma Toplumsal Araştırma ve Özgün Düşün Derneği, Hrant Dink Vakfı tarafından ortaklaşa yürütülen bir çalışmadır. Köklü bir tarihe ve çok kültürlü bir yapıya sahip olan Kars'ın yazgısı, özellikle 19. yüzyıldan itibaren değişmeye başlamıştı. Bilindiği üzere bahsi geçen yüzyılda Çarlık Rusya, Kafkasya üzerindeki nüfuzunu artırmış ve kolonyal bir politika yürütmüştü. Bu politikanın tezahür ettiği vakalardan biri 1828-1829 tarihli Osmanlı-Rus Savaşı'ydı. Söz konusu savaşta Rus ordusu Erzurum ve Kars'a kadar gelmişti. Çarlık ordusunda dönemin en istidatlı ve popüler edebiyatçısı Alexander Pushkin de yer almaktaydı. Erzurum Yolculuğu adlı eserinde Kars'ı tasvir eden Pushkin, özellikle Kars Kalesi'nin ulaşılamaz ve erişilemez karakterini nazara itibara almıştı. Şair kaleyi bu yönüyle sevgilisi Natalya Gonçarova'ya benzetmişti. Çarlık Rusya 1828-1829 savaşında Kars'ı ilhak etmesine rağmen savaş sonrasında imzalanan Edirne Anlaşması mucibince kenti terk etmek zorunda kalmıştı. Ancak Kars üzerindeki Rus tehdidi sonraki süreçte peyderpey devam etmişti. Nitekim 1853-1856 yıllarında vuku bulan Kırım Savaşı'nda Kars bir kez daha Rus ordusu tarafından işgal edilmişti. Lakin Çarlık yönetimi Paris Anlaşması gereğince
Kars'ı bırakmak zorunda kalmıştı. 1877-78 yıllarında yapılan savaşta ise Kars mutlak surette Rus tarafına iltihak etmişti. Yaklaşık 40 yıl boyunca Rus hakimiyeti altında kalan kent, Çarlık döneminde adeta bir ultima thule yani sınırlar ötesindeki yer imgesi yaratmıştı. Bu yönü itibariyle Ortodoks öğretisine karşı gelen Heletik gruplarında sığınağın haline gelmişti. Özellikle kilise ve devlet baskısından kurtulmak isteyen Malakanlar, Duhoborlar ve Subotniklerin meskeni olmuştu. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde dünyadaki konjonktür değişmiş, sömürgeci devletlerin yeni pazar alanları oluşturma ve sınırlarını genişletme ihtirası 1914'te amansız bir savaşa dönüşmüştü. Rusya ve Osmanlı Devleti tıpkı geçmişte olduğu gibi bu savaşta bir kez daha karşı karşıya gelmişti. İki din tarım imparatorluğu savaşın sonucunda dağılmıştı. Adeta bir devri ifsadın yani kargaşa döneminin yaşandığı Kafkasya'da da sınırlar yeniden çizilmişti. Buhran ortamında Kars'ın pozisyonu değişmiş ve kent 16 Mart 1921 tarihinde imzalanan Moskova Anlaşması ile birlikte yeniden bir Türk toprağı haline gelmişti. Kars üzerinde vaki olan Osmanlı-Rus savaşları Kars'ta yaşayan farklı etnisitelerin selametini de doğrudan etkilemişti. Göçler, katliamlar ve toplumsal travmalar savaşın doğurduğu dramatik sonuçlardı. Bilhassa 1918-1920 yıllarında yaşanan Türk saldırısında Kars'tan Rusya'ya, Ermenistan'a ve Gürcistan'a çok sayıda göç yaşanmıştı. Kimlik ve ideolojinin yarattığı kutuplaşmalar ekseninde zikredilen ülkelerden Kars'a doğru kuşkusuz simetrik göçler de gerçekleşmişti. Bu göçlere maruz kalmış Karslı figürlerin hayat hikayesi araştırmamızın temel konusunu oluşturmaktadır. 3 aşamadan müteşekkil araştırmada müzisyen, yazar, şair, heykeltıraş, akademisyen ve bunun gibi muhtelif mesleklere mensup 13 portrenin hayat serüveni, eserleri, bilimsel ve siyasi faaliyetleri incelenip akademik bir üslupla kaleme alınmıştır. Birinci aşamada Ermenistan'da yaşamış veya hala yaşıyor olan Kars kökenli figürler mercek altına alınmıştır. Bu uğurda Ermenistan'ın başkenti Erivan'da gayet mümbit temaslarda bulunulmuş, arşiv ve kütüphanelerden oldukça yararlı malumatlar elde edilmiştir. Sovyet Kürt edebiyatının sembol isimlerinden biri olan Ere ve Şemo, Ermeni edebiyatının popüler isimlerinden Yegişe Çarens, Erivan Radyosu Kürtçe biriminin ilk müdürlerinden Ezidi Kürt kökenli Casime Celil, yine Sovyet Kürt edebiyatında paha biçilmez emekleri geçen Amine Avdal, Ermeni kökenli ressam Lipsime Simonyan ve genç piyanist Tigran Hamasyan gibi önemli şahsiyetlere dair ihtimamlı bir inceleme yürütülmüştür. Sadece literatürle sınırlı kalınmamış, aynı zamanda yukarıda bahsedilen şahsiyetlerin bazı yakınlarıyla iletişime geçilmiş ve sözlü tarihin nimetlerinden de faydalanılmıştır. İkinci aşamada Kars'tan Gürcistan'a göç etmiş veya oradan Kars'a göç etmiş portreler üzerine araştırma yürütülmüştür. Kars Gürcistan hattı denilince şüphesiz Karapapaklar akla gelmektedir. Türkiye bir etnisite olarak Karapapaklar veya Terekemelerin bu coğrafyada edebi ve kültürel alanda derin bir etkiye sahip olduğu kaçınılmazdır. Bu çerçevede Karapapak kökenli akademisyen Vali Hacılar ve 19. yüzyılın patriot şairlerinden Aşık Şenliğin hayatına ilişkin değerli bilgiler derlenmiştir. Araştırmamızın son aşamasında Rusya'da yaşam sürmüş veya hala yaşayan Karslı simalar büyüteç altına alınmıştır. Hem Çarlık Rusyası hem de Sovyetler Birliği döneminde farklı etnik kimliklere mensup Karslı şahsiyetlerin çeşitli sebeplerle göç ettiği malumdur. Rus toprağı özellikle Türk yönetimiyle husumetli olan Ermeni, Rum, Malakan ve Ezidi Kürtlerin ilticagahı haline gelmiştir. Yapılan inceleme sonrası Rum kökenli tiyatro oyuncusu Lev Samarcidi, Malakan kimlikli veteriner Nikolay Samarin, Ezidi Kürt kökenli Bolşevik şair Ferik Polatbekov, Sovyet Kürdolojisinin mimarlarından Kanat Kurdayev ve çağdaş Ermeni müzisyenlerinden Vladimir Avitisyan gibi portrelerin izlerine ulaşılmıştır.
Değerli dostlar, şimdi de Toplumsal Araştırma ve Özgün Düşün Derneği adına Sayın Çağlar Karakış bir konuşma yapacak. Now, Mr. Çağlar Karakış will be speaking on behalf of the Association for the Social Research and Authentic Thought. Buyurun Çağlar Bey, söz sizde. Yes, Mr. Çağlar, floor is yours. Herkese merhaba diyorum öncelikle. First of all, hello everyone. Çağlar Karakış ben. Toplumsal Araştırma ve Özgün Düşün Derneği'nde yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu başkanı olarak çalışıyorum. I am Çağlar Karakış, member and the head of the board for the Association for Social Research and Authentic Thought. Biz bir sivil toplum kuruluşu olarak toplumsal sorunlara çözüm önerileri getirmek ve bizzat çözebildiğimiz konularda da çalışma yürütmek amacıyla çalışıyoruz. As a civil society organization, we are working for suggesting solution proposals for the social problems and, if we can, to resolve them. Çalışmalarımızdan biri olan bu toplantıda bir araya geldik. Bu bizim için mutluluk veriyor. And this event is a part of our works and we are really happy to be here. Kültürel değerlerimiz böyle bir çalışmanın içerisinde bizim de katkımızla ufak da olsa içinde bulunduğumuz için şahsen kendimi şanslı hissediyorum. I feel lucky to be a part of this study and work which is contributing to our cultural values. Elimizden gelen gayretle önemli bir çalışmayı ortaya koymaya çalıştık. And we did our best to share with you this important work. Kars çok fantastik bir şehir. Bu şehri değerli kılan en yegane şey de insanları. Kars is a fantastic city, and what makes it fantastic is actually its people, its citizens. Bu insanlar ki çeşitli ırklardan, geleneklerden ve inançlardan geliyorlar. These people are coming from different races, traditions and beliefs. Ben inanıyorum ki kolay kolay her şehre nasip olmaz nerelisin dendiğinde bu kadar farklı insanın ben Karslıyım demesi. I believe that it's not easy to find another city where the people will be very happy when they pronounce that I am from that city, I am from Kars. Biz barış içinde birlikte bir yaşamı savunuyoruz. We are defending a co-living within peace, living together within peace. Bu sebeple de bu birlikte yaşam konusunda bu çalışma ortaya kondu. Ancak üzgün olduğumuz bir nokta var. That's why we had produced this work, which is dedicated to live together. But there is something which gives us a sorrow. Bu projeyi eş yürütücü olarak yürüttüğümüz Sayın Ayhan Bilgen ve Sayın Şevin Alacan'ın bugün bizimle birlikte olamamayısı. Mr. Ayhan Bilgen and Ms. Şevin Alaca are not together with us today, but we had conducted run this project together with them. Ben bu işin asıl emek verenleri, arkadaşlarıma özellikle çok teşekkür ediyorum. Projede çalışan. I'd like to thank especially to all our colleagues who had contributed to this work, who actually created this work. Sözümü de burada keserek siz değerli katılımcıların konuşmalarını da heyecanla bekliyor ve teşekkür ediyorum. Concluding my words, I'd like to say that we are waiting your contributions. Çağlar Bey'e çok teşekkür ederiz. Thank you very much, Mr. Çağlar. Mr. Çağlar. Sevgili katılımcılar, Türkiye devrim tarihinin önemli figürlerinden yazar, romancı, heykeltıraş ve aynı zamanda Kars Göleli Zafer Oruçoğlu'nun Kars tarihinin adlı sunumunu dinleyeceğiz. Dear participants, now we will be listening to Muzaffer Oruçoğlu from Göleli, Kars, and who is a writer, a novelist, sculptor, and he will be making a presentation titled The Languages and Cultures in the History of Kars. Sayın Hocam buyurun, mikrofon sizde. Yes, Professor Muzaffer, floor is yours. Tercümanlar olarak bir duyuru yapabilir miyiz acaba? Kullanılmayan mikrofonları sessize alabilir miyiz? Bu durumda daha rahat dinleyebileceğiz herkesi. Could you please mute your microphone if you are not speaking at the moment? Thank you very much.
Muzaffer Hocam orada mısınız? Ha burada tamam, teşekkür ederim. Evet. Arkadaşlar, bu etkinliği düzenleyen ve destekleyen, bana burada konuşma olanağı tanıyan kuruluşa ve bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. I'd like to thank to all colleagues and the association which gave me opportunity to speak here and which organized this event. Kars denildiği zaman bana uygarlıkların harmanlandığı, iç içe geçtiği ve birbirlerini özümlediği önemli bir yer, önemli bir kent geliyor aklıma. When I say Kars, I think of a city where the civilizations are intermingled and mixed with one another. Çünkü çok önemli bir yerde bulunuyor. Because it is located in a very important point. Bir yanını Kafkaslara, bir yanını İran'a, diğer yanını da Anadolu'ya vermiştir. Because one of its sides is going to Caucasia, other part to Iran and another part to Anatolia. Bu şu demektir: Hurrilerin, Urartuların, Perslerin ve Kafkasya'dan gelen İskitlerin, Gürcülerin ve batıdan gelen Yunan kültürünün ve eski Anadolu medeniyetlerinin, Mezopotamya'dan gelen Güney medeniyetlerinin iç içe geçtiği bir saha olarak görünüyor. Which means that Kars is an area, a region where many civilizations came together and intermingled, including Hurris, Urartus, Persians, Scythians from Caucasia, Georgians, Greeks, old Anatolian cultures, and southern cultures such as Mesopotamia. Ama tabii benim ruh dünyamda, iş dünyamda Kars denildiğinde asıl kurucu öge olarak Ermeni uygarlığı geliyor. But in my internal psyche, when I think of Kars, I always remember the Armenians, which is the founder component of the city. Şehrin ismini koyan ve şehre dil, kültür, ruh üfleyen ilk ve en önemli uygarlıklardan birisidir. Because it is one of the first and most important civilizations which had given the name to the city and which had blown a spirit of language, culture and mood to the city. İkinci önemli öge Şeddadilerin 10. yüzyılda özellikle etkin hale gelen Şeddadilerin, daha doğrusu Mezopotamya'dan gelen Kürt uygarlığının, ondan önce de Medlerin Kars bölgesindeki etkinliği ve ikinci kurucu öge olarak ortaya çıkmasıdır. Second constituent component are the Kurds, actually, who are coming from Sheddadis of 10th century, and before this the Med Empire, who are coming from Mesopotamia. Ve bunu İrani ve Türk ögesi izliyor. Which is followed by Irani and Turkish components. 10. yüzyılda Bagratunilerin özellikle Ani'deki kurucu faaliyetleri, Ani şehrini kurmaları ve oraya dilin, kültürün zenginliğini taşımaları, biçimlendirmeleri Kars'ı önemli ölçüde karakterize ediyor. One of the most important events which had characterized Kars was that in the 10th century, Bagratuni had founded the city Ani, and which gave the language, culture, and general spirit to the city. Uygarlık bir yere girdiği zaman, yerleştiği zaman kendi dilini ve kültürünü taşa, toprağa yedirir. Sadece insana değil.
When civilization settles in a location, it gives its own culture not only to human beings but also to the soil and even the rocks. Ani şehrindeki taş işçiliği ve mimari, o kiliselerdeki, kalelerdeki konuşan dil ve kültür, Kars'ın 1878 ile 1918 arasında ortaya çıkan ve Kars'ı karakterize eden mimarisini kıyasladığımızda önemli noktalara erişiriz. Onlar da şu. When we draw a comparison between the Ani's stonemasonry, their church, their temples and other buildings with the characteristic architecture of Kars, which is dated between 1870 and 1918, we will have drawn the following conclusions. Rusların 40 yıl içinde yeni bir Kars kurma girişimi ki bu taş işçiliğinin, mimarinin ve aynı zamanda planlamadaki ustalığın ortaya çıkışıdır. Bunda buyurun hocam. Bunda bir Rus mimarisi, iki Avrupa özellikle Benelux, Hollanda mimarisi ama bundan daha önemli kadim mimari yani Ermeni mimarisi ve taş işçiliği büyük rol oynamıştır. Actually, in this, the following had assumed a great role in the stonemasonry, architecture, and planning during the 40-year era when the Russians had governed the city, which, of course, there were important factors such as Russian architecture, European architecture, Benelux architecture from the Netherlands, but also the ancient architecture had especially assumed a very important role, which means the stonemasonry of the Armenian masters. Kars'ın, daha doğrusu Ani'ye gidenlere ben şunu öneririm. Kilise duvarlarına, kalelere, taşın diline ve kültürüne iyi baktığımızda, iyi gözlemlediğimizde ve onu iyi özümlediğimizde, Kars'ın içine geldiğimizde o Rus binaları ile bunun kıyaslanması benim ilgi alanım. One of my interest area and one of the acts which would I suggest anyone who is visiting Ani would be the following. Try to absorb and observe very well the ruins in Anis, including the walls of the church, castles, the language and culture of the rock, and then compare it with the Russian architecture when you came to Kars city center. 1000 yıl önce kurulan bir şehir yani Ani sanki dirilmiş, ete kemiğe bürünmüş ve Kars'ın içinde yeniden hayat bulmuş gibi görünüyor bana. To me, apparently, a city which had lived 1000 years ago, namely Ani, had revived and re-embodied within the city of Kars. Tabii ben Kars'ta doğduğum ve büyüdüğüm için Kars'ın bendeki izlenimi birçok dilin, kültürün, inancın, edanın, bakışın iç içe geçtiği bir tablo gibi görünüyor. Rengarenk bir tablo gibi görünüyor. Since I was born and grown up in Kars, when I look at Kars, the city, I see a colorful painting where many languages, cultures, beliefs, attitudes, and glances had been intermingled. Aklıma tabii belli simalar geliyor. Bunların başında Yeyişe Şarent,
Ermenilerin Nazım Hikmeti gibi bir şair. Onun evi geliyor. Çünkü onun evi şu anda Sukapı'da, Kars Kalesi'nin eteğinde yakın bir yerdedir ve boş bir yapı olarak duruyor. When I think of Kars back then, there are some faces which are striking to my mind. For example, Yeşe Şarent's house. Yeşe Şarent is, we can call him the Nazım Hikmet of the Armenians. And he has a house which is at the skirts of the Kars castle, Sukra. And it's actually an empty building at the moment. Yeşe Şarent bana Kars'taki gençliğimi hatırlatıyor. Bununla kalmıyor. Aynı zamanda Ekim devrimini hatırlatıyor. İç savaşı hatırlatıyor. Yeşe Şarent'in şiirleri bana Mayakovski'yi hatırlatıyor ve Kars'ın tarihini yazdığı için de Kars'ın geçmişini hatırlatıyor. Yeşe Şarent reminds me of my youth, first of all, but also not only my youth, but also the October Revolution, the Civil War, and his poems remind me of Mayakovsky, and since he has written a book about the history of Kars, the past of the Kars. Kars dediğimde daha doğrusu Kars'ın bende bir başka izlenimi daha var. Kürt alfabesinin, Latin alfabesinin iki yaratıcısından birisi, bana göre en önemli yaratıcısı Erebe Şemo'nun doğduğu ve yaşadığı bir kent olarak görünüyor. Tabii bu Kars'ın işi değil, susuzdur. Erebe Şemo yarattığı alfabe ile ilk Kürt romanını yazan insandır. To me, another impression given by the Kars is related to Erebe Şamo. Erebe Şamo, the Kurdish writer, was one of the two co-founders of Latin Kurdish alphabets. And I think he is the most important figure in this. And he had written the first Kurdish novel with the alphabet he had created. Of course, this is not related to the Kars city center, but to Susuz, one of the districts of Kars. Bir başka sima, beni etkileyen bir başka sima Ganeti Kurdi'dir. Bu 100'e yakın eserin sahibidir ve dille, bütün hayatını dil üzerine çalışmaya hasretmiş bir insandır. O da Erebe Şemo gibi susuzludur. Another figure, another personality which I remember thinking of Kars is Meganete Kurto, who had created around 100 works, who had dedicated all of his life to the language, and he is also like Erebe Şemo from Susuz, the district of Kars. Yani Susuz'a giren bir insanın şununla karşılaşma hakkı vardır. Bu dil nerede? Bu kültür nerede? Susuz giren kişiye şunu der. Gel seni bir dile götüreyim, bir kültüre götüreyim. Kimdir bunun siması? Erebe Şemo'dur. Nerede doğdu? Şu evde doğdu. Veya onun kültür merkezine götüreyim. Onun kitaplarıyla tanıştırayım, onun heykeliyle seni tanıştırayım. Orada Erebe Şemo'nun iklimini donan ve çık. When someone visits Susuz, actually he or she has the following rights. When you look at the city, one must ask, where is the language? Where is the culture? And actually, when she goes to Susuz, she is entitled to hear the voice of Susuz, which says, come, let me introduce you to a language, to a culture. Look, Erebe Şemo was born in this house. Look, this is the cultural center who is named after him. These are the books. These are the statues related to him. And let me help you to assume the climate of Erebe Şemo.
Kars dendiğinde bir başka nokta, beni etkileyen bir başka nokta da aşıklarıdır. Yani saz aşıklarıdır. Another very Bunların important point related to Kars is actually the ashiks. Ashiks are kind of folk troubadours in Anatolia. Ashik, they are called ashik. aşık atışmaları aslında bir sırrın, bir gizemin ortaya çıkarılması üzerinedir. Ve halk toplanarak halkın ortasında karşılıklı iki aşığın atışmasıdır ki bu hem bir şiir şölenidir hem de bir tiyatro gibidir. There are traditional exchange between the ashiks which are carried out, which are the live arguments carried out before the public with the rhymes and poem in general. Actually, it is related to revelation of a secret, and the public actually witnesses how this secret is being revealed in the exchanges, musical and poetic exchanges of ashiks or troubadours. Dengbejlerden söz etmeyeceğim, Kars dengbejlerinden, ama bir atışma benim aklımdan hiç çıkmaz. Çocukluğumda büyüklerin anlattığı bir atışmaydı. O da Aşık Şenlik ile Ermenilerin ünlü ozanı, görme engelli Aşık İzani arasındaki atışmadır. But there is one exchange, one battle of words or battle of poems between two ashiks. I will not be referring to the Dengbej, but still I want to refer to this exchange of poems between Aşık Şenlik and the Armenian Aşık, Aşık İzani, who is blind. Ben çok merak ediyorum. Ardahan'da bu atışma gerçekleşti. 2 kahve sırf bu atışmanın hazırlanması için yan yana bulunan 2 kahvenin arasındaki perde kaldırıldı. Terekemeler, Kürtler, Ermeniler, Gürcüler orada toplandı ve bu 2 aşık orada Rus güvenlik güçlerinin de koruması altında sabahtan akşama kadar atıştı ve bunların şiirleri yazılı hale geldi, yayınlandı. Çok merak ediyorum. Bu atışmanın olduğu kahvehane, daha doğrusu atışma alanı ne durumdadır? Burada 2 maketin hep hayal ederim. Bir yanda Aşık İzani, diğer yanda Aşık Şenlik ve halk. Burası ne durumdadır diye ben çok merak ederim. Hala da bilmiyorum. For this famous exchange of poems between Aşık Şenlik and Aşık İzani, there was a curtain between two coffee or tea houses, traditional tea houses in Kars, and this curtain was lifted, and people who are coming from different backgrounds, such as Terekemes, Kurds, Armenians, Georgians, they all came together under the protection of the Russian security forces, and they had exchanged poems from morning until evening. And actually, all these poems had been recorded and they have been published. What I wonder is the following. What is the situation of these tea houses or coffee houses, traditional tea houses in Ardahan? I always imagine two poets with their statues, as well as the model of the publics, which had been located, which should be located in this place in Ardahan. But still, I don't know what is the situation there. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Ben Malakanların ve Ermenilerin kurduğu bir köyde doğdum. Yani o köy Malakan, Kürt, Ermeni ve Terekemelerden oluşan bir köydü. Finally, I'd like to conclude with the following remarks. I was born in a village which had been founded by Malakans and Armenians, also which includes Kurds and Terekemes. İlkin Ermeniler tabi
göçüp gittiler. Çatışmalar neticesinde göçüp gittiler. First, the Onları Armenians left. Malakanlar izledi. First, Armenians left, which were followed by the Malakans. Of course, these were a result of the conflict. Onların bize bıraktıkları güzel evler oldu. They had Hiç hayatımızda tanımadığımız, çünkü bizim evlerimiz genellikle toprak damlı evler. O eski evler hiçbir zaman unutamayacağım evlerdir. Şu anda ayaktalar. They had inherited us some stone houses. I can never forget them because actually our houses were mostly made from the adobes, from the soil. But their houses were immemorable. Bize zavotu bıraktılar. Zavot Rusça fabrika demektir. Yani biz peynir imalathaneleri bırakıldı. Also, they had left. They had inherited zavods. Zavod means factory in Russian, and actually they are producing cheese over there. And we have inherited cheese zavods. İsviçre'den gelenlerin, Malakanların, Ermenilerin, Terekemelerin bir kültürüydü bu. This was a culture coming from Armenians, Malakans, Terekemes, and those who had come from Switzerland. Onların acısı bırakıp giderken bizde bıraktığı acı bizim ruhumuzu biçimlendirdi. Also, they bequeathed a sorrow to us, and this sorrow had shaped our spirits. Ve evleri birbirinden ayıran taş duvarların altından onlar gittikten yıllar sonra yüzlerce top mermisi çıkarıldı. And hundreds years after they had left, hundreds of cannonballs had been excavated from the stone walls which are dividing the houses. Benim ruhum onların bıraktıkları değil, çünkü dilimizde onların bıraktıkları sözcükler var. Dil, kültür ve o güzel evlerin gülümseyişi kaldı. Bununla kalmadı. Bir acılı, derin acılı renk kaldı. O top mermilerinin çocukluğumda yarattığı derin yara kaldı. Hepinize teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. What stayed to me from all what I have told and which had shaped my spirit are the language, culture, and the smile of those beautiful stone houses. But not only this, but also a sorrowful spirit, which is bearing the traces and traces of the hundreds of cannonballs. Thank you very much. That's all from my side. Biz de Muzaffer hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim İsmetciğim. Emeğine sağ olun. Daha sizin rehberliğinize, mürşitliğinize çok ihtiyacımız var. Thank you so much, Mr. Muzaffer Ovçoğlu. We need your wisdom and your experiences. Thank you so much for your attention. Dostlar, Türk-Sovyet tarihinin özellikle ticari veçheleri üzerine uzmanlaşan ve doktora çalışmasını da bu çerçevede temellendiren saygıdeğer akademisyen Doktor Erdal Bilgiç bize Sovyetler Birliği'nin iki paylaşım savaşı arası dönemde Doğu Anadolu'da yürüttüğü ekonomik münasebetleri anlatacak. Erdal Hocam buyurun. Herkese merhaba. Muzaffer Bey'e teşekkür ediyorum yaptığı sunum için. Burada öncelikle ben önce çeviriyi yapayım. Sonra buyurun. devam edelim. Dear friends, now Dr. Erdal Bilgiç, who is a distinguished academician and who is an expert now in the Turkish and Soviet commercial points and commercial relationships, and also who has shaped his PhD on this issue, and he is now going to talk about the economic relationships between the Soviet Union in the Eastern Anatolia during these two imperialist wars. And now the floor is yours, Erdal.
Teşekkür ederim. Öncelikle Boğaziçi Üniversitesi'ndeki arkadaşlarıma selam söylemek istiyorum buradan. E, Hiçbir şekilde kayyumları kabul etmeyeceğimizi ve vazgeçmeyeceğimizi söylemek istiyorum. First of all, I would like to say my solidarity and express my solidarity with my friends from sesimle ilgili bir sıkıntı var galiba ama iyi geliyor mu şu anda? Sesi açtım. Tamam. First of all, I would like to express my solidarity with Boğaziçi University students. We are who are not accepting the new appointed rector. They do not accept this trustee, so we also do not accept that, and we are with them. Teşekkürler. İki savaş arası dönemdeki Sovyetler Birliği ve Türkiye ilişkilerine baktığımızda ticaret ilişkilerinin hemen savaşın, Cumhuriyet'in ilanından önce başladığını görüyoruz. First of all, when we have a look about the commercial relationships between the two countries during these two, between the First and Second Imperialist War, we see that it started first of the announcement of the Turkish Republic. Bu ticaret öncelikle Karadeniz'de yer alan iki kıyı üzerinde yelkenli gemilerle ve Doğu Anadolu'da karayolu üzerinden ve Kars'a kadar ilerleyen tren yolu üzerinden devam ediyordu. These commercial activities were made especially conducted between these two coasts of Black Sea region via the ships and also, of course, between the railway of the Eastern Anatolia. Sovyetler Birliği kurulduğu zaman dış ticareti devlet tekeli eline alındı. When the Soviet Union was established, of course, the external commercial activities and commercial monopoly was under the monopoly of the state. Bundan dolayı birçok ülke Sovyetler Birliği'nin yeni sistemini tanımadığı için ticaret anlaşması da yapmaya yanaşmadı. For that reason, many countries avoided to make some new commercial agreements because they do not want to acknowledge this new type of commercial relationship. Ancak Sovyetler Birliği'nde ihtiyaç duyduğu bazı ithal ve ihracat malları, tabii dövize de ihtiyaçları var. Bunları almak ve satmak zorunda oldukları için bir takım yeni yöntemler geliştirdiler. But of course, they developed new methods because they need some exchange of money and also foreign money. Ve bundan dolayı öncelikle İngiltere'de Arcos isminde bir şirket kurdular ve bunun bir filiali de İstanbul'da açıldı. First of all, for that reason, they have established a company in Great Britain called Arcos, and one of the representative offices of this company was opened in Istanbul. Ve bu açılan şirketin altında birçok Sovyet kurumu kendi mallarını ihraç etmek ve diğer ülkelerden ve de İstanbul'dan transit malları ithal etmek üzere Arcos'un altında örgütlendi. So, and many Soviet institutions were organized under Arcos body so that they can make some new commercial relationships and transactions. İşte bu şirketlerden bir tanesi de, yani bu ekonomik kurumlardan bir tanesi de, özür dilerim şirket değil, ekonomik kurumlardan bir tanesi de Kafkaslar üzerinden ticaret yapan kurumdu. And one of these economic institutions which are under this body was an institution which is making some commercial transactions in the Caucasian region. Kafkaslar üzerinden ticaret yapan kurumun merkezi Tiflis'teydi ve ilk olarak amacı Sovyetlerin Türkiye'yi doğu ve batı olarak, coğrafi olarak ayrım gördüğü için Doğu Anadolu'da ticaret ilişkilerini geliştirmek ve kendi mallarını eğer yapabiliyorsa İstanbul üzerinden, İstanbul limanı üzerinden diğer ülkelere satmaktı. And the headquarters of this economic institution was in Tbilisi, and its aim was to develop the commercial transactions between Turkish and Soviet Union, so in the Eastern Anatolia, because the country was divided between the East and West, and because the institution want to sell their goods via the vessels in Istanbul docks. Peki neden böyle düşündüler? Çünkü Muzaffer Bey'in de belirttiği gibi bir Sovyet hakimiyeti vardı Doğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'nun birçok şehrinde. Buradan kalan ticaret ağlarını ve uluslararası ticaretin miras kaldığı bir pazarı tekrar Sovyetler Birliği'ne kazandırmak istiyorlardı. So why they wanted to do that? Because as Mr. Muzaffer Oruçoğlu also mentioned, there was the dominancy of the Soviet and Russian
Russian regime on the eastern part of Anatolia. So they want to actually make use of this legacy of commercial networks and commercial transactions so that they can also make use of this bazaar, this market as a use for their commercial transactions. Bir de Çişeri'nin diplomat arkadaşlarına veyahut da işte Krasin veyahut da Karan'a yazdığı mektuplardan, Sovyet belgelerinden benim gördüğüm kadarıyla söylediği şöyle bir şey var. Coğrafik yakınlık kime aitse ticari üstünlüğünde onda olmasını istiyorlardı. And as far as I have examined the letters of Chicherin to his diplomat friends in the Soviet documents, they had a thought that if they are close as in geographic terms, they also have to have this commercial distance closer. They have to have that this commercial closer commercial actions. Bu bağlamda aslında Artvin'le Batum'un Leninakan'la yani Gümrü ile Kars'ın ticaret, ekonomik hayatın birbirinden bağımsız olarak düşünmüyorlardı. So they didn't think of the commercial transactions of Artvin and Batum and also Leninakan, so the Georgian cities are not independent from each other. Öte yandan 1927'ye kadar bölgede Sovyetlerin almak ve satmak istediği bir takım mallar var, elbette var. Bir tanesi gaz yağı, kerosin. And of course, till 1927, Soviet Union also wanted to sell some goods. For example, first of all, in the first place, it was kerosene, the gas oil. Ancak ofislerini 1921'in sonunda İstanbul'da açtılar, arkasının altında. Ve 1926 yılına kadar bölgede Trabzon, Kars, Artvin ve Erzurum gibi yerlerde ofis açmak istemelerine rağmen bunu gerçekleştiremediler. But they opened their first office in Istanbul, not in these Eastern Anatolia cities. So they couldn't make it happen in, for example, in Kars, Artvin, or in other Eastern Anatolian cities. 1927 yılında Türkiye ve Sovyetler Birliği arasında ticaret anlaşması imzalandı. Then in 1927, a commercial agreement between Turkish Republic and Soviet Union was made. Bu anlaşmada Sovyetler Birliği az önce bahsettiğim nedenlerden dolayı kendi ticaret rejimini kabul etmeyen ülkelere, yani Türkiye'ye kabul ettirmiş oldu. Böylelikle Doğu Anadolu'da, Erzurum'da bir ofis açma hakkı elde etti. So Soviet Union, because of the reasons they hold, as I mentioned, now they made their commercial regime acknowledged by the Turkish Republic, and so they had the right of opening an office in the Eastern Anatolia, in Kars. Ama bu ticaret anlaşmasına giden yolda özellikle Kars üzerinden giden Doğu Anadolu'dan ihracı yapılan malların Sovyetler Birliği'ne artışı gözlendi. So with these commercial agreements signed, the selling, exporting Soviet Union goods from, especially via Kars, elevated, of course, increased. Bunun sebebi ise unlicensed import trade diye bir şeyin bir şey oldu. Evet, bir tekrar alabilir miyim? Unlicensed import trade diye bir sistemin Türkiye'ye müsaade edilmesiyle karayolu üzerinden yani malların lisanssız olarak geçmesine müsaade edildi. Dolayısıyla karayolu üzerinden mesela Çıldır Gölü'nden gelen balıkların, Kars'tan ihracı yapılan süt ve süt ürünlerinin, kürkün, derinin bunlardan lisans alınmadı ve dolayısıyla bu giden mallar ihracat arttı. So of course, it was made for them possible to export their goods, like for example, without taking the license of these goods. For example, like the fish from Childer Lake, the dairy products of cheese, milk, etc., fur, and other leather products were exported more without taking license for these transactions. So of course it increased the exports of them. Bu yıllarda artı olarak Kars konsolosu olan Kuzey Birden'in yazdığı mektuplardan şunları gördüm ben. As I have seen in the letters of Kars, ismini tekrar söyleyebilir misiniz? Kuzey Birden. Kuzey Birden's letters, I have seen these issues.
Kars tüccarları, özellikle 6-7 tane büyük tüccar bir araya gelip şirket adında bir oluşum kurup Kafkaslar üzerinden ticaret yapan kurumla ortak bir şirket kurarak ithalat ve ihracatlarına devam etmek istediler. The merchants of Kars wanted to continue their commercial transactions by opening a new company with this company in Istanbul region so that they can continue their transactions. Ancak Kafkaslar üzerinden ticaret yapan kurum zarara ortak olmak istemedi ama %50 de kar almak istedi. But the institution which was conducting the commercial activities via, throughout the Caucasian region didn't want to be a partner for the loss, but they wanted to be a partner for the profit. Böylelikle 50%. başlarda kurulabilecek olan bir ilişki, yani gelişebilecek olan bir ilişki Sovyetler Birliği ile Kars tüccarlar arasında engellenmiş oldu. So for this reason, a new relationship which would be possible by establishing it for the first place was prevented because of this unwillingness of this company. 1927 ticaret anlaşmasına kadar bölgede Kafkaslar üzerinden ticaret yapan kurumun sattığı en önemli malların başında kerosinin yanında şeker de geliyordu. And until the 1927 agreement of commerce, one of the most important and sold goods of Soviet Union was first of, as I said, kerosene, and the other was sugar. 1927 ticaret anlaşmasıyla beraber Erzurum'da açılan ofisin Doğu Anadolu'daki en büyük katkısı özellikle Kars ve Erzurum için canlı hayvan satışının arttırılması oldu. And after this 1927 agreement, the most important contribution of this agreement for the Eastern region that they have opened this office, and via this office, the selling of especially the contribution to Kars and Erzurum, it was especially the transactions via the transactions made especially for the livestock. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de Sovyetlerdeki planlamaya geçiş ve buna karşı olarak da işte birçok halkın, üreticinin, yani küçük üreticilerin kendi çift hayvanlarını ve şeylerini ortadan kaldırması olarak gösterilebilir. Dolayısıyla yani canlı hayvana talep Sovyetlerde artmıştır ve bunu karşılayan yerlerden bir tanesi de Doğu Anadolu olmuştur. One of the reasons of why they have so high livestock sale that because the Soviet Union started to do the planning period, and it was, of course, it started to exterminate the small producers' transactions because their farm animals, etc., were vanishing. So the demand for livestock animals were increasing from the Soviet Union. So the Eastern Anatolian region was the one which can meet this demand. Yani bu şu demek, Türkiye'yi iki ayrı coğrafik alan olarak düşünüyorlar ve bir tarafını Kafkaslar üzerinden ticaret yapan kuruma emanet ediyorlar. Ve 1927 yılından önce Doğu Anadolu cari açık veriyorken Sovyetler Birliği'ne 1930'ların sonuna kadar yaptığı ticaretle hem kendisinin, kendi bölgesinin hem de Türkiye'nin Sovyetlere verdiği cari açığı kapatıyor. So, as I said before, the Soviet Union divided Turkey into two regions. One of them was the eastern part, one of them was the western part, and the eastern part was left to the transactions of this Caucasian commercial institution, and till 1927, this area of the Eastern Anatolia was actually in a situation that that they have a current account deficit. But after this agreement, till the end of 1930s, this area both closed this current account deficit, both their own region and for the country in total. Şimdi ticaret anlaşması imzaladıktan sonra da Sovyetlerin Türkiye'ye ve Doğu Anadolu'ya sattığı malların muhtevasında da bazı değişiklikler oldu. So, of course, after this commercial agreement, some of the contents of the goods that Soviet Union sold to the country has changed. Mesela bunların başında Kars'ta Sovyetler Birliği 1930 ve 31 yıllarında sattığı tarım aletleri gelir. İkincisi de tekstil, yani dokuma kumaşlar gelir.
The first, for example, is the after this agreement till during 1930s, it was the agriculture machines that they were selling, and the second, ikincisini Yani alabilir miyim ikincisini? dokuma kumaş. And it was the textile goods. Ancak 1929'dan sonra başlayan dünya buhranı iki ülke arasındaki ticareti de etkiledi. Great Depression. Of course, the Great Depression started in 1930s, which affected throughout the whole world. Of course, also affected these commercial transactions between the two countries. Şimdi Erzurum ofisinde ve Kars ofisi olarak da geçer Sovyet belgelerinde ama aslında Kars'ta bir ofis yok. Özellikle petrol ürünleri ve bu tekstili satmak için bir takım çalışanlar var ama onlar resmi olarak gözükmüyorlardı. Ve bunların sayısı 12 idi. And of course, as I said, it was a Kars office, but there wasn't an office in Kars. It was in Erzurum, and there were 12 people which were actually officially absent, but they were dealing with the selling of the petrol products and textile products of the country. Bu Great Depression'dan dolayı, büyük buhrandan dolayı, dünya buhranından dolayı bu 12 olan çalışan sayısı 6'ya düşürüldü. And because of this Great Depression period, the staff number was 12 and it was decreased to 6. Bu Kars'taki ofisin unofficial olmasının sebebini şöyle izah edeceğim. I would like to explain the reason why the Kars office was unofficial. Şimdi 1930'lu yılların ortasında Celal Bayar'ın hazırladığı bir şark raporu var. And there was an Eastern report which was made by Celal Bayar in 1930s. Ve oradaki Sovyet çalışanlarını genelde ajanlık yaptıkları ve komünist faaliyeti yaydıklarıyla suçlanıyorlar. And the Soviet staff working there was mostly blamed for being a spy for the Soviet Union and being engaged in spying activities. Aslında benim Sovyet belgelerinden gördüğüm kadarıyla böyle bir şey yok. Oradaki çalışanlar sadece Sovyet ürünlerini almaya ve canlı hayvan ticaretini organize etmeye çalışıyorlar. But as far as I have revealed from the documents of the Soviet Union, they weren't engaged in the spy activities, but they were only engaged in selling the products of the country, of the Soviet Union, for like gas and other products, and also buying some livestock demand of the country. Ancak şöyle bir şey var, tüccarlarla aralarındaki herhangi bir olumsuzluk, çatışma ve anlaşmazlık birbirlerini suçlamaya dönüşüyor. But there is another issue that any conflict or any negative issues between them and the merchants turns into something that they in an atmosphere where they blame each other. Yani örneğin Sovyetler de Kars'taki tüccarları musavatçı olmakla suçluyorlar. Eski Azerbaycan'dan kurulu bir parti bu. Oradan kaçan insanların işte devamı olmakla suçluyorlar. And also the Soviet Union, for example, blamed these people as being the follower of the Musavat Party, which was established in Azerbaijan, and they were blaming of them about being the continuation of this political party. Şimdi Doğu Anadolu'daki bu canlı hayvan alımında birçok sorun ortaya çıktığı zaman özellikle fiyat verimlerinde Sovyetler tarafından And when there is an issue occurs, there's a problem occurs, especially in buying the livestock. Çünkü About pricing, for example. Anlaşmalar genelde Erzurum'da yapılıyor ve Kars üzerinden Leninekan ve yukarıdaki gümrüklerde ticaretin gerçekleştiği ve gümrüklendiği yer Sovyet toprakları. Because the agreements were made in Erzurum, but the commercial activity was completed via Kars to Leninakan. So it was the activities completed on Soviet Union land. Bundan dolayı Sovyetlere karşı kendini korumak isteyen oradaki tüccarlar, devlet de bunun farkında. 1935 yılında Türk Ofis diye bir şey açılıyor. Bu Dışişleri Bakanlığı'na bağlı, daha sonra Dış Ticaret Bakanlığı'na bağlı bir kurum ama bir ofisini de Kars'ta açıyor. So for that reason, for protecting Turkish merchants, there was a Turk office opened, which was actually under the body of the Ministry of Foreign Affairs, which was then after connected to the commercial, the Ministry of Commerce. Sonra Kars valisi Akif Erdoğan Kars İhracat Birliği'ni kuruyor. Then they have opened the office in Kars too, and Mr. Akif has opened the Kars Export Union there.
Ve ayrıca bir birlik yönetimi oluşturuluyor. 7 kişilik. Bunun içinde Ziya Ardoğdu ve Kömürcüzade Ali gibi bölgenin ileri gelen tüccarları var. And they had a board of members which included 7 people in the for managing this union, and there were some prominent figures of the merchants of the city were there, like Mr. Ziya and Kömürcüzade. Şimdi olaylar bu minvalle devam ederken Kafkaslar üzerinden ticaret yapan kurum kapatılıyor. Yerine de canlı hayvan ithalat kurumu açılıyor 1936 yılında. And when the course of events going like that, the commercial institution of which was making commerce throughout the Caucasian was closed, and a new livestock commerce institution was opened in 1936. Ve bu kurum açıldıktan sonra da canlı hayvan satışları, örneğin 1932 yılında işte 55 bin büyükbaş, işte 200 bine yakın küçükbaş satılırken gitgide düşüyor ve İkinci Dünya Savaşı'nda neredeyse bitme noktasına geliyor. And after this office was opened, actually the numbers of this livestock decreased a lot. And in 1932, for example, the cattle and also there were around 55,000 cattle sold, and also around 200,000 other animals were sold, but till the commence of the Second World War, the numbers decreased a lot, so that it was nearly vanished. Aşağı yukarı benim söyleyeceklerim bu kadar. Öncelikle İsmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sonra derneğimize çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. First of I wanted to say all of that. I would like to, of course, extend my thanks to TÖZ Association, of course, and thank you for your kind attention. And Mr. İsmail, of course. Erdal Hocam, biz de çok teşekkür ederiz. Mr. Erdal, we would like to thank you too. Değerli dostlar, sıradaki konuşmaya geçmeden önce Kars'ta farklı etnik kimliklere mensup bazı portreleri konu edinen videolarımız var. Dear friends, before taking this other speaker, we have a video which is depicting the important figures of ethnicities in Kars. Onlardan ilkini izleyelim. So let's watch the first of them. Kültür insanın olmazsa olmazı ve kültüründen koparılmış, yasaklanmış bir birey yahut da bir toplum çok tehlikeli olur. Çünkü kendi özünden uzaklaşmış bireyin bir toplumun geleceği için bir hayrı olmaz. Kültür deyince benim aklıma çocukluğum geliyor. Şu an kültürel işlerle iştigal etmeme rağmen çocukluğuma dönüyorum. Çünkü işte ben 73 doğumluyum. Küçükken elektrik yoktu köyümüzde. Akşam yemeğinden sonra orada toplanırdık. Cirokbejler, öykü anlatıcısı demek Cirokbej ve dengbejler stranlarını söylerlerdi. Dengbej de söz sanatçısı, Türkçe aşık ozan diyelim ona. Onlar da stranlarını, türkülerini söylerlerdi, destanlarını söylerlerdi. Evet, sayın katılımcılar. Yes, distinguished participants. Son dönemde adından oldukça söz ettiren Kürt-Rus ilişkileri üzerine değerli eserler kaleme alan Kürdolog ve tarihçi Angelika O. Pabedanova Kaya bize Karslı Ezidilerin Sovyet Kürdolojisi içindeki yerini ve önemini anlatacak. So now the Kurdolog and historian Angelika Papadotsova Kaya is now going to talk about the place of
Kars Yazidis in the Soviet Kurdology and their importance. Angelica has become popular a lot in in the last periods, and of course, which also written important articles about the relationships of Kurdish people and Russian people. Özellikle Arabe Şemo ve Kanat Kurdayev'in biyografisi ve bilimsel faaliyetlerini tasvir edecek. She is going to especially depict about the biography and scientific activities of Arabe Şemo and Kanade Kurdayev. Sayın hocam, sözü size bırakıyorum. Dear Professor, the floor is yours. Tanıtım için çok teşekkür ederim. Aslında benim kısa bir prezentasyonum var. O yüzden ondan başlamak istiyorum. Thank you so much for this kind explanation. I have actually a presentation, so I would like to start with it. Ama maalesef ben prezentasyonumu başlayamıyorum çünkü benim hakkım yok. Acaba verebilir misiniz? But I cannot open my presentation. Can you open yourself from your screen? Tamam. Hemen. Sizde varsa siz paylaşın ekranı lütfen. Hemen şimdi paylaşacağım, bir dakika. Bir dakika. Bir saniye, hemen açıyorum. Evet. Yok, ben o prezentasyon değil maalesef. O bir metin. Şimdi gönderirsin, belki daha iyi olacak. İsmet Bey, Angelika Hanım'ı co-host atarsanız o paylaşabilir ekranını. Tamam, hemen. Kişilerden yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Participans'tan. Evet, tamam, şimdi bir dakika. Bir saniye hemen. Evet, şimdi şu an kendisi host. Angelika Hanım. Evet, Tekrar dener misiniz? Hemen başlıyorum. Görüntü Tamam. geldi mi? Evet, şimdi geldi, evet. Tamam. Tamam. ...1917 Ekim devrimi Kars ve bölgesindeki yaşayan halkların tarihinde yeni bir dönem başlattı. Kars bölgesinin elden ele mesela Rusya İmparatorluğu, Ermenistan Cumhuriyeti, Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti geçişiyle paralel olarak 1917-1921 yılları arasında Yezidi Kürtler ve diğer milletler halkların kendi kaderini belirleme ilkesini benimseyen Sovyet Ermenistan'a göç etmekteydi. Örneğin büyük ve küçük Merak köyleri. Angelika Hanım, 2-3 cümlede bir durursanız ben çeviriyi daha sağlıklı yapabilirim. Tamam. Tamam. Okay. Yok gerek yok. Ben buradan metinden de takip ediyorum zaten. Teşekkür ederim. So the 1917 October Revolution has started a new era for the people living in Kars and in its region. So because of the conquer of the city from different regimes like the Russian Emperor, like Armenian Republic, like the Caucasian Republic and Turkish Republic, between 1917 and 1921, the Yazidi Kurds and other peoples like big and small Mirak villages was migrating to Soviet Armenia, which embraced the principle of self-determination of the people. Sovyet politikası, SSCB'deki Rus olmayan halkların ulusal kimliğini ve ulusal bilincini sistematik olarak geliştirmeyi amaçlamıştı.
So as far as a prerequisite of the Soviet policy, the Soviet Union has aimed about the developing the national consciousness of the non-Russian people, of their national identity and their national consciousness in a systematical way. Transkafkasya veya Güney Kafkasya Kürtleri geneliksel olarak iki gruba bölünmekteydi. Müslüman Kürtler hemen hepsi Sunniydi ve orijinal dinde bulunan Yezidler. And the Trans-Caucasian and Southern Caucasian Kurdish people were divided into two groups in traditional way. One of them, the first group, was Muslim Kurds. Almost all of them was Sunni people, and of course the Yazidis, which were in the original religion. Uzun yıllar süren dini izolasyon ve zulümler nedeniyle Yezidiler kapalı bir toplum haline gelmiş ve proteler statülerinden dolayı Bolşevikler tarafından yeni bir devrimci ideolojiyi içselleştirebilecek dinamik olarak kabul edilmişti. Because of the religious isolation and the tortures which continued for long years, the Yazidis were accepted as a dynamic which can internalize a new revolutionist ideology by the Bolsheviks because they had a proletariat status. Karslı Yezidilerin kaderi 20. yüzyılın başındaki sosyal felaket koşullarında gelmişti. 2-3 cümlede bir devam edebilirsiniz. Kısa cümleler çünkü. Tamam, devam edeyim de. Yes. Merkez ve çevre arasındaki köklü ilişkilerin kopması onlara yeni fırsatlar yaratmıştı. So the fate of the Kars Yazidi people has changed because of the social disasters in the first years of 20th century, because the rooted relationships between the center and the margin was prevented. The new opportunities was created for them. Merkez ve çevre arasındaki köklü ilişkilerin kopması onlara, yanlış tarafa baktım. Önce Birinci Dünya Savaşı karşı büyük bir imparatorluğun icra köşesinden savaş cephesinin önemli bir bölümü dönüştürdü. Savaştan önce ise imparatorluğun mirasını kullanan ve evrensel özgürlük söylemine sahip olan yeni iktidar için mevcut geleneksel coğrafyayı tanzim etmek ve sosyal hiyerarşiyi kırmak, aynı zamanda çeşitli marjinalleşmiş azınlıklara dayanmak mantıklıydı. So first, the war taken Kars from the from a small city, from the small corner of a huge emperorship to the forefront of the war. After the war, then there was a new rule. There was a new regime which respects to the legacy of the emperorship, but also has a universal freedom discourse. And for them, it was logical to regulate the new traditional geography in the current way, to break the social hierarchy, and of course also to get to their base from the marginalized minorities, various marginalized minorities. Yezidler birçok anlamda marjinalleşmiş bir azınlık olarak yeni rejimin siyasi programına uygundu. İşte bu yüzden Kars bölgesinden gelen Yezidi Kürtlerin Sovyet Kürdolojisinde oynadığı rolün dikkate alınması gerekir. The Yazidi people as a marginalized minority in many sense was actually fitting into the new political program of the new regime. So under these conditions, the Yazidi Kurdish people coming from Kars region has played an important role in the Soviet Kurdology. Bu rol o kadar büyüktü ki Sovyet Kürdolojisine katkıda bulunan Yezidi faktörü hakkında konuşmak önem arz etmektedir. Farklı özlemler, sosyal kökenler ve yaşam serüvenlerini temsil eden Arap Şamoyevich Şamilov ve Kanat Kalaşevich Kurdoyev tarafımızca dikkate alınması gereken iki mühim portre olarak seçilmiştir.
this role was so huge that it is important to talk about the Ezidi factor which contributed to the Soviet Kurdology. And Arap Shamoit Shamilov and Kanat Kalashevich Kurdayev are selected by us for two important figures which are depicting different desires, different social roots, and also different life adventures. Arşiv belgelerinden yaptığımız derleme işinde hem Kürt hem de Transkafkasyalı olan Şamilov ve Kurdoyev'in biyografyelerini kullanarak 1916-1941 yılları arasında Rusya'da ulusal azınlıklara karşı uygulanan politikadaki değişimi ve Sovyet-Kürt araştırmalarının evrimini tasvir etmeye çalışacağız. Under the light of the compilation that we have made from the archive documents, we are now going to try to depict the evolution of Soviet Kurd researches and of course the change in the policy of the Russian regime on the national minorities between 1916 and 1947 by using the biographies of Kurdayev and Shamilov, which are both Kurdish people and both Transcaucasian people. Kültürel inşa bağlamında Güney Kafkasya'da Kürt kökenli pedagojik personelin yetiştirilmesi ve eğitim sorunlarının çözülmesi için Transkafkaski Teknik Okulu, Rusçası Teknikum, kuruldu. St. Petersburg'da imparatorluk döneminde açılan oryantalist ve etnografik okulların sonraki süreçte Leningrad'da hizmete bulundukları malumdur. Under the context of cultural construction, in the Southern Caucasian region, there was a new technicum in Russian. Technical schools were established for solving the educational problems of the people and also for growing for new pedagogic personnel. And it's also apparent that during this period in St. Petersburg, for example, the Orientalist and ethnographic schools, which were opened in the emperorship regime, also has been conducting their activities after this period in Leningrad. Leningrad'da Sovyetler Birliği'ne bağlı cumhuriyetler ve bölgeler için gerekli personelin hazırlanması bağlamında büyük rol oynayan bir dizi yüksekokul söz konusuydu. Bu kente eğitim gören Kürtlere gelince Kürt dili ve tarihi ile ilgili disiplinlerdeki eğitim öncelikle Yanukidze Leningradu Enstitüsü Rapfak'tan, daha sonra ondan oluşan ve 1932-1936 yıllarında faaliyette bulunan Sovyet Doğusu Ulusal Azınlık kurslarında ve daha üst düzey eğitim kurumları olan Leningrad Tarih Felsefe ve Dil Bilim Enstitüsü'nde ve Malzeme Kültürü Tarihi Devlet Akademisi'nde verilmekteydi. There was a number of important schools, high schools, which were especially engaging in about preparing the required personnel for the republics which were connected to the Soviet Union and also for the regions and these schools were in Leningrad. And for Kurdish people which were educated in this city in Leningrad, we can count the names of, for example, İlyas Yenikudze, for example, which are the education about Kurdish language and other disciplines education was made. For example, Leningrad Eastern Institute, Rapfak, in workers' faculty. And then between 1932 and 1936, the Soviet Eastern National Minority courses and also in other higher level educational institutions like Leningrad History, Philosophy and Philology Institution, and also Material Culture History of State Academy was some of the schools where Kurdish language and other disciplines for Kurdish people were made and were conducted. Kürt halkının en umut verici temsilcileri arasında yer alan Şamilov, Kurdoyev, Cafarov, Cangoyev, Mirzoyev, zaten hepsi Karslı Yezidiler ve başka şahsiyetler hem kurs görmüş hem de Lifli'de yani Leningrad Enstitüsü'ndeki eğitim almışlardı. Kültürel
İnşa bağlamında alfabe, gramer, sözlüklerin geliştirdiği ve folklorik ürünlerin derlendiği GAINK ya da SSCB Bilimler Akademisi Dil ve Düşünce Enstitüsü'ndeki ortak projelere katılmışlardı. One of the most hopeful representative of Kurdish people, which are also both all of them was Kars Ezidi Kurdish people, Shamilov, Kurdoyev, Jafarov, Jangoyev, and Mirzoyev. They were both educated there, taking courses, and both were trained in Lifli. And in the cultural context, they have also participated to joint projects in GAIMIC or Soviet Union Science Academy of Language and Thought Institution in terms of engaging in alphabet, grammar, actions, and also where dictionaries were developed and also folkloric products were compiled. Şamilov'un okuduğu, çalıştığı ve gözaltında tutulduğu kurumlardan elde ettiğimiz kişisel dosyalar ve soruşturma davaları onun parlak, yetenekli ve aynı zamanda çelişkili ve maceracı bir kişiliğe sahip olduğunu göstermektedir. Sıkça yıkıcı ve serüvenci olarak hareket eden Şamilov, bilimsel alanda çok yararlı şeylerin altına imza atmıştı. When in the light of the personal files, the investigations, and of course the institutions where he was taken into custody, and about the institutions which he worked and taken education, Shamilov, we see that Shamilov is a bright, skillful, and also a person which is adventurous and also have many conflicts. And he has a strict, a rigid, and adventurous structure in identity. And Shamilov has signed a lot of beneficial products in scientific region, though these quality academic works were not so widely acknowledged under the oppression years. Eğitim ve iş başvurusunda işverenler tarafından hazırlanan katı şeklindeki ankette başvuranların verilerini tam olarak bildirmeleri istenirdi. Şamilov'un anketi doldurduğunda bilgilerini farklı vermesi veya değiştirmesi, sahip olduğunu açık imalar hep onun hem de meslektaşların parti teşkilatında prestijlerinin düşmesine sebep oldu. Mesela Şamilov'a destek olduğundan dolayı Kordoyev Komsomol'dan çıkarıldı. In the past, the employers were giving a survey to the person who applied for the job or for the education. They asked, for example, are you a rigid or hard person, like that, for example, and the applicants were required to report their data in the complete and right way. But when Shamilov was filling the surveys, he was giving different information about him or changing them, and also have some clear implications. And of course, these things affected his life and both decreased his prestige, both him and both his colleagues in the party organization. For example, Kurdoyev was fired from Komsomol, the communist youth organization, because he was supporting Shamilov. Arap Şamoyevich Şamilov'un profesyonel Kürdolojiye giden yolu bayağı dikenli ve kıvrımlıydı. 23 Ekim 1897'de Kars bölgesinin Kayızman bazı yerlerde Nahçıvan ilçesinin Susuz köyünde Gasani aşiretinden bir Yezidi şeyhinin ailesinde dünyaya geldi. Her başvurusunda fakir bir köylü, Rusçası Bidnyak Batrak olarak kökeni yazan Şamilov'a ilişkin parti belgelerinde ortaya çıkan şu bilgi bize yeni bir çerçeve sunmaktadır. Arap Şamoyevich Shamilov's way to the professional Kurdology was a thorny and hard one. And he was born in a Yazidi sheikh, in a Yazidi leader's family from Gasani clan in Susuz village of Kağızman district of Kars in 1897 of October 23. And he was writing his origins, like he was a poor villager, like in Russia, Bedyak or Batrak, but about
the documents, when we have a look about the party documents about Shamilov's information, we have a new framework about his identity. Şamilov, Güney Kafkasya Yezidilerinden büyük bir din adamı olan Abu Bayır soyundan gelen Şeyh İsamo ailesine mensup. Babasının evinde şu anki Yezidi emir olan Mir Kamad, 1908-1910 yıllarında gizemli bir hayat sürdürüyordu. Arap Şamilov ona hizmet ediyordu ve ondan eğitim alıyordu. Şamilov biyografisinde gençliğinde çobanlık yaptığını söyledi. Varlıklı göcebe ve yarı göcebe Kürtlerde herkes çobanlık yapardı. O yüzden Şamilov'un bu faaliyeti onun Binyaklardan olduğunu göstermez. İşte bu belge siz şimdi prezentasyonumda görebilirsiniz. As you can see from the picture in my presentation, we have some different information about Shamilov's identity. It was said in the documents that Shamilov is a member of Sheikh Isamo family, which were coming from Abu Bayr, or Abu Bayr's family, who was a huge, important religious man of Southern Caucasian Yazidis. So his father, who was a Yazidi leader, Mir Kamad, was having a mysterious life between 1908 and 1910. And Arap Shamilov was serving him and getting the training from him. And Shamilov said in his biography that he was a shepherd in his youth. And in the wealthy migrants and half wandering Kurdish people always have been a shepherd. All people was a shepherd or engaged in shepherd activities. So this doesn't show that Shamilov's this activity doesn't show that he was a poor Bedyanks or poor villager. Yezidi din adamlarından olan Şamilov'un bu pozisyonu ona Yezidiler arasında otorite olmasını sağladı. Aynı zamanda Yezidilik hakkındaki bilgilerini meslektaşlarıyla pek paylaşmazdı. 1929 yılına kadar var olan Kürt ağalar Şamilov'un desteğini alır ve Güney Kafkasya emrinin vekili olarak onun liderliğini kabul ederdi. Bu hak Şamilov'un yazışmalarda bulunduğu emir tarafından da tanınmıştı. Yezidi emir lehine Kürtler üzerindeki verginin bir kısmı Şamilov'a getirdi. So the position of Shamilov, who was an important religious leader of Yazidis, has made him to have an authority upon the Yazidi people. And he wasn't sharing about his info about Yazidi people with his colleagues especially. Till 1929, the Kurdish leaders were taking the support of Shamilov and also accepted his leadership as the attorney of the Southern Caucasian emir leader. And this right also have been acknowledged by the emir, who with whom Shamilov was making and writing some letters and some correspondence. And also some part of the tax of the Kurdish people was given to Shamilov in favor of the Yazidi emir. Şamilov'un çocukluk döneminde edindiği büyük dil yetenekleri, enerjisi ve diğer kabiliyetleri içinde bulunduğu kuruluşlarda en aktif katılımı sağladı. 1918-1923 yılları arasında Şamilov'un faaliyetleri Sovyetler Birliği Olağanüstü Komisyonu Rusçası ve ÇK ve Siyasi Devlet İdaresi Rusçası OGPU ile ilişkiliydi. And the huge language skills of Shamilov he acquired during his childhood, his energy and other skills made him to be in the most active participation in the institution he has taken part of. And the activities of Shamilov between 1918 and 1923, was especially mostly connected with Soviet Union Extraordinary Commission in Russian VHK and also the political state authority OKBU. Şamilov verdiği bilgiye göre 1918'de Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ne katılmıştı. Lakin parti üyelik kartını alırken hayat hikayesini saklaması ve sosyal kökenlerini gizlemesi Şamilov'un 1930'ların ortalarına kadar tek Kürt komünist ününü korumasına yaradı. Şamilov bunu
37 yılındaki tutuklanmasından sonra defalarca vurgulamıştı. Shamilov, according to information he has given, had joined the Communist Party of Soviet Union, the Bolshevik, in 1918. But while he was taking his membership card, he had hidden his life story and his social origins. So, until 1930s, mid-1930s, Shamilov was known as the single Kurdish communist. Shamilov had emphasized this until his arrest in 1937. Shamilov aktardığı bilgiye göre 1923'te VÇK'den kendi isteğiyle istifa etmiş, hayatının bir sonraki aşamasında Tatar Cumhuriyeti'nde ve Ermenistan'da Kürtler arasında eğitmen olarak görev yapmıştı. Shamilov, again, according to the information he has provided, he had resigned the Extraordinary Commission VÇK in 1923, and during the next stage of his life, he had worked as a trainer or teacher in Tatar Republic and Armenian among Kurds. Ermenistan Cumhuriyeti'nde ve Ermenistan Bolşevik Komünist Partisi Merkez Komitesi'nde siyasi faaliyetler yürütmüştü. Yazar bu yıllarda cinayetten yargılanmayı başarmış ve adalete teslim olmuştu. 1929-30 yıllarında Shamilov'un birbiriyle çalışan Kürt aşiretleri arasında düşmanlığı körükleme suçundan yargılandığı bilinmektedir. Yürütülen soruşturmada şu sonuçlara ulaşılmıştır. Shamilov had worked in Ermenistan Soviet Socialist Republic and the Ermenistan Bolshevik Communist Party Central Committee and carried out political activities. But he could also stand a trial during these years because of a murder, and he had been arrested. Between 1929 and 30, Shamilov stood trial because of his inciting the hostility among Kurdish tribes which are already in conflict with one another. As a result of the investigation, the following conclusions had been arrived. Shamilov, Yezidiler arasındaki kültürsüzlüğü kullanarak kendisini Moskova'dan doğrudan atanan bir halk komiseri, OGPU başkanı ve Kürt aşiretlerinin lideri olarak tanıtmıştır. Beylerin yardımıyla Merkez Komitesi'ne bağlı bir eğitmen olan Shamilov, kendisini bir Şeyh Alagöz Yezidi göcebelerinin lideri olarak tanıtmış. Kulakların oy kullanma hakkını kendince yeniden tanzim etmiş ve rüşvet alarak suçları serbest bırakmıştır. Shamilov, drawing upon the lack of culture and education among the Yazidis, introduced himself as a people's commissary, which had been directly assigned from Moscow, head of OGPU, and the leader of the Kurdish tribes. And with the help of the lords, or the tribal lords, he became a trainer, which is reporting to the Central Committee. And he had introduced himself as the leader of the Şeyh Alagöz Yazidi migrants, or Yazidi tribes. Nomad tribes, and he had rearranged the right to vote of the kulaks according to his own whims, and he accepted bribes and set free the criminals. Buyurun. Savaşan aşiretleri uzlaştırıp her iki taraftan da büyük rüşvet almıştır. Kişisel kazanım elde edip İran üzerinden Yezidi din adamlarına karşı mücadele etmiş ve onları Sovyet iktidarına karşı kışkırtma girişiminde bulunmuştur. Kürt beyleriyle bağlarını güçlendirmiş ve Kürtler arasında göç etme eğilimlerini teşvik etmiştir. He had also reconciled the tribes in conflict, and also he accepted big amounts of bribes from either side. Also, he made some personal gains. He struggled against the Yazidi clerics over Iran, and he had tried to incite the Yazidi religious people, the clergy, against the Soviet power. Also, he strengthened his connections with the Kurdish lords, and he had also
incited and encouraged the migration tendencies among the Kurdish people. Ermenistan Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi'nin verdiği bir karar ile Şamilov 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ama bir süreliğine serbest bırakıldı. 1937'de tutuklandıktan sonra yazdığı şikayetlerin birinde Şamilov Stalin adına yazdığı bir mektubun kendisini hapisten kurtardığını belirtmiştir. According to a decree of Armenian Republic High Court, Shamilov was sentenced to 8 years, but he had been set free after a while. After he was arrested again in 1937, he wrote a petition, and in this petition he said that what helped him to be released from the prison was a letter he had written on behalf of Stalin. Şamilov'un yüksek bir eğitimi yoktu, ancak Moskova Yaşandığı Dilleri Enstitüsü, Narimanov Şarkiyat Enstitüsü ve Leningrad'daki Stalin Komünist Yüksek Okulu'nda eğitim alıyordu. Ancak aldığı yetersiz eğitim, Şamilov'un Gank'te doktora yapmasına ve Lifli'de doçentliği almasına, dil bilim ve etnografya alanında bilimsel çalışmalar yapmasına bir engel olmamıştı. Zaten 1934'te düzenlenen ilk Sovyetler Birliği Kurdoloji Konferansı'na katılmasına ve yeni Kürt alfabesinin bir versiyonunu geliştirmesine engel değildi. Shamilov hadn't taken a high education. But still, he was educated in Moscow Living Eastern Languages Institute and Norman Narinov Orient Institute, and also Stalin Communist Higher Education School in Leningrad. Despite the insufficient education he has taken, Shamilov could have his PhD in Gaimk, and he became an associate professor in Lifli. Also, he worked in ethnology and linguistics. He joined and attended the first Soviet Union Kurdology conference arranged in 1934, and he had developed a new version of the new Kurdish alphabet. Sözü geçen alfabe, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Türkmenistan ve SSCB dışında oturan Kürtlerin dilleri dikkate alınarak Sovyetler Birliği Kürtlerine bir edebi dil kazandırma temelinde hazırlanıyordu. Şamilov 1933'e kadar Sovyet Doğusu Ulusal Azınlık kurslarında öğretmenlik yapmış ve Leningrad'da bulunan tüm Kürt öğrencilerine vasilik etmişti. Şamilov'un tavsiyesi üzerine bu kurslarda Kurdoyev'de öğretmenlik yapıyordu. The alphabet in question had been developed, taken into account the languages of the Kurds living in Azerbaijan, Armenia, Georgia, Turkmenistan, and the Kurds living outside Soviet Union. And it was aiming at giving a literary language to the Kurds of the Soviet Union. Shamilov had worked as a teacher until 1933 in Soviet Orient national minority courses, and also he was a kind of guardian of all Kurdish students in Leningrad. Upon the suggestion of Shamilov, also K. Kurdoyev worked as a teacher in these courses. Zaten bu sayfada siz Rusça birkaç eserleri hazırladım. Şamilov'un bu yıllarda yaptığı çalışmalar. You can see some of the works prepared by Shamilov in these years, and you can see their Russian names. Kanat Kalaşevich Kurdoyev, Şamilov'un dünyaya geldiği aynı köyde doğmuş ve çocukken Tiflis'e taşınmıştı. 1928 yılında Yanukidze Leningrad Doğu Enstitüsü, Rabfak'a kayıtlı ilk Kürt öğrenciler arasında girip 1931 yılında buradan mezun olmuştu. Kanat Kalaszewicz Kurdoyev was born in the same village as Shamilov, and he had moved to Tbilisi. In 1928, he was among the first Kurdish students registered in Rabfak Leningrad Orient Institute or Eastern Institute, and he was graduated from this institute in 1931. Sonra ise Sovyet Doğusu Ulusal Azınlık kurslarının 1930 yılına kapanmasına kadar bu kurumda öğretmenlik yapmış ve Lifli'de eğitim almıştı. 30 mu 36 mı metinle bir şey olsun diye
soruyorum hanımefendi. Pardon, tekrar söyler misiniz? 1930'a kadar mı, 1936'ya kadar mı? 1936 yılında kapanmasına kadar. Tamamdır. So he acted as a teacher in Soviet Orient national minority courses until it was closed in 1936 and he was trained in Lifli. Ulusal azınlık kurslarında öğrenciler Sovyet sınırlarına yakın yaygın diller olan Kürtçe, Uygurca, Sart Kalmıkça, Dunganca vesaire eğitim alıyorlardı. Bu çerçevede kurslarındaki Kürtçe bölümünde neredeyse 50 kişi Kürtçe eğitim almıştı. Kürt öğrencilerinden ikisi bayandı ve sözü geçen Kürt öğrencilerinden yaklaşık 20 kişi Şamilov'un yardımıyla Kars bölgesinden gelmişlerdi. Mesela Çerkoz Bakoyev, Kaçani Murat vesaire. The Soviet Orient National Minority Courses, KNCV, the students in these courses were taking language courses in Kurdish, Uyghur language, Sart Kalmık, Dungan, and other languages. Within this framework, nearly 50 students had been educated in the Kurdish department of KNSV, and 2 of these students were women. Among these students, nearly 20 people came from the Kars region with the help of Shamilov, and she had pronounced some of their names, including Kalane Çaçan. 1920-1930'lu yıllarda Kürdologlar pratiksel karakterini teoriyle birleştiren farklı bilimsel problemler üzerinde çalıştılar. SSCB'nin 1920'li yıllardaki hem iç politikası yani milli kültürlerin gelişimini destekleme, sosyalist milletler oluşturma ve ulusal sınırlar belirleme hem dış politikası hem de ulus ötesi bir aygıt olarak Sovyet Devleti ile birlikte faaliyet yürüten Komintern'in faaliyetleri Doğu halkların tarihini, geleneklerini ve dillerini incelemeyi, halkları muzaffer proletaryanın ülkesinde sosyalist inşa süreciyle tanıştırmayı gerekli kılmaktaydı. Kurdologists between 1920 and 30s had worked on various scientific problems, which was bringing together the practical characteristics with the theory. The Soviet Union's 1920 policies, both within and outside the country, included certain characteristics such as supporting the national cultures, creating socialist nations, and defining the national borders. Also, it was working with the Comintern as a transnational tool, which is outside the Soviet Union, and it entailed bringing together the history, tradition, and languages of the Eastern people in order to make them a part of the socialist construction process within the country of the victorious proletariat. 1934 Kirov'un öldürülmesinden sonra iç ve dış politik konjüktür bilimsel projeleri doğrudan etkilenmişti. Tek ülkede sosyalizmin inşası politikası 1930'larda bir baskıya yol açmıştı. In 1934, Kirov was killed, and internal and external political conjuncture had been impacted as well as the scientific projects. The policy of building socialism in a single country created a pressure beginning from 1930s. Leningrad'da eğitim kurumlarında yürütülen parti temizliği, karşı devrimci Troçkist, Zenovyevist örgüte bağlı çok sayıda üyeyi ortaya çıkartmıştı. En ağırı ise baskılar, Doğu'yu devrimcileştirmeye destek olan ve Komintern'e yakın kuruluşlarda temasa geçen uzmanları vurulmuştu. There was a party cleansing, so-called party cleansing in Leningrad educational institutions. And as a result of the pressure, it was many members of the Trotsky-Zinovievist counter-revolutionary group had been revealed, and also some of the experts which were cooperating with the revolutionary projects of the Comintern.
Komintern'in ulus ötesi devrimci projelerine çok yakından bağlı olmayan ve herhangi bir radikal devrimci görüşü açıkça savunmayan Kürdologlar daha az bir baskıya maruz kalmıştı. Yalnız Şerefname'yi Rusça'ya çeviren Fyodor Rostopchin sanırım bir istisnadır. Kendisi Komintern ile bağlantısından dolayı ilk defa 1935'te tutuklanmış ve 1937'de kurşuna dizilmişti. Kurdologists who are not closely connected with the revolutionary projects of Comintern in the transnational plane had faced relatively less pressure. But Rostopchin is an exception among these Kurdologists because he's the translator of Şerefname into Russian. Because of his connections with the Comintern, he had been arrested first time in 1935 and he was executed in 1937. Zaten Şamilov'un 1990'dan beri defalarca tutuklandığı malumdur. Asil kökenini gizlemesi ve parti üyelik kartı almasının karanlık hikayesi 1936 yıllarında parti üyeliğinde bulunan Şamilov'un Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nden dışlanmasına yol açmıştır. As is known, Shamilov had been arrested more than one in 1920, beginning from 1929. He has a dark story behind his party membership. He has hidden his main origins, and he was a member of the party between 1918 and 1936. Because of all this, Shamilov had been excluded from Soviet Union Communist Party. Komintern'in radikal siyasi çevrelerine neredeyse pek katılmayan Kurdoyev ise en az etkilenmişti. Şamilov'a gösterdiği desteğinden dolayı halk düşmanı Şamilov ile yakın bağlantıda bulunmak, onun sosyal kökenleri hakkında yanlış bir referans hazırlamak ve kendi siyasi dikkatini kaybetmek nedeniyle 1938'de Genç Komünistler Birliği, Rusçası Komsomol, üyeliğinden çıkarılmış ve ancak 1940'ta yeniden katılabilmişti. Kurdoyev hadn't participated in the radical political circles of Comintern, or virtually was a part of them, and he was impacted less. Because of his support to Shamilov, he was criticized, and he was criticized for being close connection with the enemy of the people, Shamilov, supporting him, preparing a wrong reference about his social origins, and because of inciting his political cunning. He was excluded from the Young Communist Union, Komsomol in Russian, in 1938, but he could join Komsomol again in 1940. Ancak kaçınılmaz olarak Kürdoloji alanındaki araştırmalar ve uzmanlık bir kenara itildi. Mesela Vilchevski, Kurdoyev ve Şamilov'un hazırladıkları Sovyet dönemindeki ilk Kürtçe grameri 1935'te çıkınca pek sahipsiz kaldı. Sadece 1957'de Kurdoyev bu ilk gramer eseri üzerine bir çalışma yayınlanabildi. Zuckerman'ın Kürtçe dil bilgisi için malzemeler 1. bölüm, onun adı isim, adlı çalışması 1937'de matbaaya verildi ama Zuckerman, Kurdoyev ve Şamilov'un ortak çalışmalarına atıfta bulunmasına ve Şamilov'un adı hiç belirtilmemiş olmasına rağmen bu çalışmada yayınlanmadı. Şamilov ile ortak çalışarak su üstünde tutunmaya ve kendisini bir Kurdolog olarak göstermeye çalışan Vilchevski de etkilendi. 1938 yılında Yezidi metinleri tezini filoloji sahasında savunup din ve dil bilgisini bir nevi birleştirdi. But indispensably, the expertise and resource in Kurdology had been put aside as a result of all this process. For example, Vilchevski, Kurdoyev, and Shamilov prepared the first Kurdish grammar in 1935, but nobody owned it. Only in 1957, Kurdoyev could publish a study over this first grammar work. Zuckerman's work titled Materials for Kurdish Grammar, Volume 1, had been imprinted in 1937, despite the fact that it was referring to the joint work of Zuckerman, Kurdoyev, and Şamilov,
but without referring to Shamilov at all, this study could not be published. Vilchevsky was also impacted. He was trying to work together with Shamilov and to float over the water as a Kurdologist, trying to show himself as a Kurdologist. He prepared a thesis of Yazidi texts in 1938, and he kind of joined theology and grammar or philology in general in this thesis. 1930'ların ortasındaki baskılar birçok şarkiyatçıya dokundu ve özellikle Kurdolojiyi çok kötü etkileyerek onu oldukça yıprattı. Şamilov bu koşullar içerisinde çalıştı. SSCB'de iç siyasi mücadelenin karakterini ve Kurdoloji çalışmalarının yıkımını sergileyen bir kadere sahiptir. Hakkında bahsettiğimiz arşiv belgeleri ve mahkeme tutanakları Şamilov'a ilişkin yeni bir çerçeve sunmaktadır. Herkese çok teşekkür ederim. Maalesef biraz uzun sürdüm. The pressure in general in the mid-1930s had touched many Orientalists. Especially it impacted Kurdology very hardly, and it created a worn-out effect on it. Shamilov worked under these conditions, and his destiny is parallel to the character of the internal struggle in Soviet Union and the general destruction of Kurdology works. All the archive documents and the court minutes which we had referred to related to Shamilov is providing us with a new framework. Thank you very much for your kind attention, and sorry for speaking so long. Biz de Angelika Hoca'ya çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hostluğu yeniden ben almaya çalışacağım. Thank you very much, Angelika, again. Now I will be taking again the host position. Hocam, co-host olarak atamak diye de bir özellik var. Bir daha gerekli olursa daha şey olabilir o. Tamam. Bir dakika hemen şimdi. Evet, şimdi. Değerli dinleyiciler, izleyiciler, tabii ki program beklediğimizden daha uzun sürüyor şu an. Konuşmacıları aslında biz bildirmiştik, yani 15 dakika veya 20 dakika olsun diye. Ama 20 dakika geçti. Dear guests, as you might be observing, we are well behind the schedule. Actually, we had told the speakers that it shouldn't be longer than 15 or 20 minutes, but as you see, it's much longer than 20 minutes. Bu yüzden diğer konuşmacılarımızdan da özür diliyoruz ve katılımcılardan tabii ki özür diliyoruz. So we'd like to apologize for this. Sıradaki konuşmacımıza geçelim. Let's proceed with the next speaker. Kars tarihi, Rus-Türk ilişkileri, Sovyet devrimi, Rusya Kürtleri ve Ermeniler konusunda çok sayıda akademik makaleye ve kitaba imza atan değerli akademisyen Doçent Doktor Candan Badem, bilindiği üzere Muzur Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanlığı'nı yürütürken bir KHK ile görevinden alıkonulmuştu. As you know, Candan Badem, Associate Professor Candan Badem, is a very valuable academic working on the history of Kars, relation between Russians and Turks, Soviet Revolution, Russian Kurds, and Armenians. He was head of the Department of History in Muzur University in Tunceli, but because of a decree law, he was dismissed from his position. Samir Amin'in deyimiyle, direniş varsa özgürlük vardır. As Samir Amin states, if there is resistance, there is freedom too. Mücadelesinden taviz vermeyen hocamızı takdir ediyoruz. Kendisi Çarlık İdaresi'nde Kars 40 yıllık kara günler mi başlıklı sunumunda Kars'ın Çarlık Rusya dönemindeki 40 yıllık serüveni hakkında konuşacak. We would like to appreciate the struggle of our professor, and he will be speaking about the 40-year adventure of the Tsars Russia with the title Kars under Tsar Administration, 40 Years of Black Days or Not. Candan Hocam, söz sizde. Professor Candan, floor is yours.
Teşekkür ederim tanıtımınız için. Ben de sözlerime başlamadan önce bir Boğaziçi Üniversitesi mezunu olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyumu ve Kars Belediyesi'ne atanan kayyumu tanımadığımı ifade etmek istiyorum. Thank you very much for your presentation. Before beginning my words, I'd like to share my remarks about the trustees appointed to Municipality of Kars and also Boğaziçi University. I'm a member of that university. So let me repeat that I am not recognizing their position. Çarlık yönetiminde Kars 1878-1918 yılları arasındaki 40 yılı kapsıyor. The Çar administration in Kars is between 1887 and 1918. Yakın zamana kadar bu konuda Türkçe'de bilinen kaynaklar belli bir milliyetçi yazarın ve onun takipçilerinin temelsiz, herhangi bir kaynağa dayanmayan ve milliyetçi söylemi kullanan eserlerinden oluşuyordu. Until recent times, all the literature on this issue was consisting in the works of a nationalist author. He was writing some articles which are not based on any foundation and which are not referring to any sound references. Bu milliyetçi tarih profesörünün aynı zamanda Kürtler hakkındaki meşhur Kart-Kürt teorisinin mucidi olduğunu da eklemeliyim. Let me add that this famous nationalist author is also the inventor of the story about the Kurds, which is known as Kart-Kürt. It's a story which goes like this. Kurds were actually originally Turks walking on the snow, and they created some sounds like Kart, Kürt, and Kürt, so they were named as the Kurds. Note of the interpreter. Benim Rusya, Gürcistan, Ermenistan ve Osmanlı arşivlerinde yaptığım araştırmalar bana gösterdi ki bu dönemde Kars'ta kurulan Rus idaresi askeri bir idare olmakla birlikte Osmanlı'dan daha modern ve nispeten daha adil bir idare şekliydi. According to my research, which I have conducted in the archives of Russia, Georgia, Armenia, and Ottoman archives, yes, the Russian administration was a military administration then, but still it was much more modern and relatively more fair administration in comparison with the Ottoman Empire. Kars halkı, yani çeşitli etnik kökenlerden oluşan Kars, geniş anlamdaki Kars, bugünkü Kars değil de Kars, Ardahan ve hatta Oltu'yu da içerine alan bölgede ve daha geniş bu Serhat bölgesinde halk Osmanlı-Rus savaşlarında, uzun yıllar süren bu savaşlarda her iki taraftan da zarar görmüş olmakla birlikte en çok Osmanlı idaresinin bozukluğu ve yolsuzluğundan zarar görmüştür. In this Kars region, but I am not referring to the Kars as today. The Kars I refer to includes Kars, Ardahan, Oltu, the region which is known as Serhat in general. Actually, the people living in this region had been harmed by both Ottomans and the Russians during the Ottoman-Russian War, but actually the corruption and the bad administration of Ottoman Empire impacted even more or most in general. Ruslar 1877-78 savaşında Kars ve yöresini işgal ettikleri zaman ardından Ayestefanos ve Berlin Antlaşmaları'yla görüşmelere başladılar ve bu görüşmelerde Rus tarafı işgal ettikleri toprakların ne kadarını elinde tutacağı konusunda kendi içinde tartıştı.
During 1877 and 1878 Russian-Ottoman War, and when the Russians occupied Kars and other the surrounding region, there was the Ayastefanos and Berlin agreements started after this occupation. And in the talks for these agreements, the Russian started to talk about and discuss about how much of these lands they have occupied that they will hold on their hands. O dönemin Savaş Bakanı Dimitri Milyutin ve İstanbul'daki Rus elçisi Ignatiev, Çar 3. Alexander'a sundukları raporlarda bu toprakların büyük kısmının maddi anlamda yoksul ve kültürsüz, tırnak içinde kültürsüz bir halkı barındırdığını, ayrıca Avrupa'nın gözünde Rusya'nın yayılmacı emelleri olduğu iddiasını güçlendireceği için bu bölgenin geri verilmesini, sadece stratejik açıdan önemli Batum Limanı'nın elde tutulmasını istemişlerdi. And in the reports of Dmitry Milyutin and the Russian ambassador of Istanbul in Ignatiev has made some reports into Tsar III Alexander that these people of this region mostly are poor people and they are not so cultured people in quotes. So by taking these lands in their hand will actually strengthen the idea of the Europeans about the Russian people, that they have some more imperialist and expansionist ideals. So because it will strengthen these thoughts, giving these lands back will be useful for them, but only taking the Batum harbor on their hand for commercial reasons will be useful. Ancak Çar nihai olarak askeri stratejik amaçları gözeterek bu toprakları Rusya'ya katmaya karar verdi. Bunu yaparken ilerideki savaşlarda daha elverişli bir konumda olmayı amaçlamış olmalıydı. So Tsar III Alexander didn't accept this idea because finally he, in line with the military and strategy, he wanted to hold these lands on their hands because actually maybe he thought about the upcoming wars, so that these lands will give him a more useful position in the war. Kars'ın Rusya ilhakından sonra 1879'da İstanbul Antlaşması ile yöre halkının 3 yıllık süre içinde isterse malını mülkünü satarak Osmanlı Devleti'ne göç edebileceği kabul edildi. And after the agreement was signed, and after the occupation of Russian in the Kars region with Istanbul Agreement, they have the people living in Kars region were given the right of migrating to Ottoman Empire by selling their goods or their other articles, materials. Benim arşiv tespitlerime göre bu 3 yıllık süre içinde, bu sürenin sonunda, hatta biraz uzatmayla 2 yıl daha eklersek, bu sürenin sonunda 110.000 kadar insan, Kars ahalisi gitmek için resmi olarak aldı ve o zaman bilet denilen bir yol tezkeresi belgesi alarak göç etti. So these people were given a 3 years of period to leave the region, and according to my examinations from the archive documents, around 110,000 people officially applied for migrating at the end of these 3 years of period, maybe adding some 2 more years, and they have given a road document called as a ticket to migrate from there. Bu göç edenler yalnız Anadolu'da umduklarını bulamadılar ve tahminen yarısı geri döndü. Yani yarısı idaresine geri döndü. But half of these people who migrated to the Ottomans didn't find the thing they desired in Kars in the Anatolian region.
Rus idaresi resmi adı Voyenno-Narodное Upravlение denilen askeri ve örfi hukuku birleştiren bir özel idare biçimiydi ve Kars'ta kurulan idari birime de oblast deniyordu. Kars Oblastı, Kafkasya Genel Valiliğine bağlı bir oblastı. So the official name of this Russian regime was Vyeno Narodnoye Ukraina, and it was a combination of military and customary law. It was a special administration, and it was called as Kars Oblast, which was connected to the Caucasian, Transcaucasian region of the Russian regime, and the governorship of the Caucasian regime. Ekranı paylaşamadığım için şu an bir bölgenin haritasını paylaşmak istedim ama hocam sizi hostluğu şu an verebilirim eğer isterseniz. Paylaşalım. Co-host olarak atarsanız vermenize, tek başına hostluğu vermenize gerek kalmaz. Co-host olarak atayabilirsiniz. Hemen şimdi bakıyorum. Burada sadece make host linki var. Co-host yok mu? Tamam. Yok. Host yapalım hocam. Evet hocam, şimdi paylaşabilirsiniz. Şimdi paylaş diyorum. Tamam. Evet. Görünüyor mu? Gözüküyor. Evet. Şimdi bu gördüğünüz Kars yeşil bölge Kars Oblastı. Şu yukarısında Batum Oblastı var. Bakın şurada Erivan Guberniyası var. Tiflis Guberniyası, Bakü Guberniyası, Elizabethpol Guberniyası. Burası Kuzey Kafkasya, Kutaisi Guberniyası. Yani Kafkasya denen diyar ya da Rusçasıyla kray bir Çarın naibi tarafından yönetilen özerk bir birim ve burada bunun içinde Kars gibi oblastlar ve diğer guberniyalar var. As you see from the map, the green area is Kars Oblast, and you see Batum Oblast, Erivan Guberniyas, and as you see, there is this area up from at the top of the map is the Northern Caucasian region, and it is called in Russian Krai, which was actually governed by the regent of the Tsar, and it was an autonomous region. So, as you have seen, Kars Oblast was also one of these autonomous regions which were governed by a regent of the Tsar. Bu dönemde dediğim gibi Türkiye'de özellikle Soğuk Savaş döneminde Rus düşmanlığı ile antikomünizm birleşmesinden dolayı esen güçlü rüzgarlarda Rus idaresinin yaptığı her şey negatif, olumsuz bir renkle gösterilmiştir. So, as during the Cold War and with the effects of the combination of the Russian, making Russians, accepting Russians as an enemy and also the anti-communist thoughts, the things all these Russian people done were depicted as something negative. Yani aradan ancak işte 100 yıl geçtikten sonra biraz daha nesnel bakmanın koşulları oluşmuştur. So having an objective evaluation was only possible after a 100 year passed. Rus idaresinin bu dönemde Kars'ta yapmaya çalıştığı şeylere baktığımızda bu 30 yıl, bu 40 yılın 4 yılı da savaş, Birinci Dünya Savaşı ile geçiyor. Kalan 36 yılda birçok sorunu kendi açısından çözmek istediği sorunu çözemediğini, örneğin toprak rejimini, Osmanlı'dan miras alınan miri arazileri ne yapacağını bir türlü kararlaştıramadığını görüyoruz. So when we have a look about the things done by the Russian regime during these 40 years, we have seen that they couldn't solve the problems they wanted to solve during this period. The first 4 years of this 40 year, of course, was passed during the First World War,
And during these 37 years, they couldn't solve the problems like, for example, the governing the soil regime of the Ottoman legacy, like the Miri lands. They didn't know what to do of these lands left from the Ottoman regime of the Demasnes. Bununla birlikte Ruslar 1888'de hayata geçen bir toprak reformu ile mevcut toprakları nüfusa göre eşitlikçi diyebileceğimiz bir şekilde dağıtmışlar ve ayrıca öşür vergisini kaldırarak yerine daha modern bir arazi vergisi getirmişlerdir. But in 1888, they have started a new soil reform, actually, and land reform in the area, which can be considered as an egalitarian way of distributing the land according to the population-based approach. And they have also exterminated the old regime of collecting the taxes of Ottoman Empire, and they had brought a new type of collecting taxes, a modern way of collecting taxes. Genel olarak Osmanlı dönemine göre halktan daha az ve daha hafif vergiler alınmıştır. Daha hafif derken örneğin angarya vergisini kastediyorum. So in general, actually, they have collected taxes from the people less than the Ottoman Empire has taken, like lighter and lesser taxes, like we can say the other type of taxes which were made for the people to make them pay, like the fatigue duty tax, for example. İşe Rusya'nın kolonizasyon hedefleri açısından bakarsak bu 40 yıllık dönemde Kars Oblastı'nda Rus nüfusunun oranı %5'i geçmemiştir. Dolayısıyla ciddi bir kolonizasyon olduğunu söyleyemeyiz. So if we have a look in terms of colonization purposes, we cannot say that they had a colonization purpose because the Russian population was around only 5%. Ayrıca Rus konuşlandırılmış askerler var. Onları saymıyoruz. Rus nüfusunun Gümrü Kars stratejik yolu çevresindeki köylerde toplanmış Malakan ve Duhoborlardan oluştuğunu söyleyebiliriz. So of course the number of the soldiers which were positioned in this area are not counted in this population, and we can say that the population was actually intensified during on the road of the strategic areas of Gümrük Kars road, and they were mostly Malakans and Karapapaks. Duhobors, sorry. Başka bir açıdan bakarsak bu dönemde 1897 yılında yapılmış olan genel Rusya sayımı Kars'ta da yapıldı ve bu sayımın çok ayrıntılı sonuçları bize Kars hakkında önemli bilgiler veriyor. Örneğin okuryazarlık oranını köy bazında dahi görebiliyoruz. And from a different angle, we can see that in 1897, where the general Russian population census was made, that there was a very detailed population examination. Like we can see the numbers of illiteracy or of the people village by village. Şimdi okuryazarlık Osmanlı döneminde düşüktü biliyoruz ve Kars'tan göç edenlerin başında o dönemde Osmanlı okuryazarları din adamları sınıfıydı daha çok. Bunlar Kars'tan göç etmişler ve yanlarında da götürebildikleri kadar insanı götürmeye çalışmışlardı. Dolayısıyla bunlar gidince Kars'ın Müslüman nüfusu içindeki okuryazarlık oranı daha da düşmüştü.
So when we have a look about the number of literate people in Ottoman regime, of course, it was very low in the Ottoman regime, as we know, but and most of these literate people were in the religious class and religious men. So when these religious men has migrated from Kars and they have taken some of this population to the Anatolian region, when they left the city and the villages, of course, most of the Muslim people in the area were left, in number of literate people were left lesser, or left less, when less people were there in terms of literacy. Kars'taki bir adet Rüşdiye Mektebi'nin öğretmenleri de gitmiş olduğu için okul kendiliğinden kapanmıştı. Ancak bazı milliyetçi yazarlara bakarsak bu okulları Ruslar kapattı diyorlar. Bu gerçek değil. Çünkü okulun zaten öğretmenleri Türkiye tarafına kaçınca okul kendiliğinden kapanmıştı. And there was a Rüşdiye school there. There was only one, and the teachers of this school also migrated and escaped to the Turkish region, of course. And so because the teachers left, of course, the school was closed. But some nationalist authors said that the Russian people closed the school, but it wasn't true because the teachers escaped to the Turkish region. Rus idaresi bazı okullar açarak en azından şehir merkezinde okuryazarlığı artırmaya çalıştı. Ancak Müslüman nüfus çocuklarını Rus okullarına vermekte gönülsüzdü. So the Russian regime actually tried to increase the literacy among the people of the area, but the Muslim population of the area were not so willing to send their children to a Russian school. Kars'ı şehir merkezini dikkate alırsak bu dönemde Kars'taki şehir merkezindeki Ermeni nüfusunun %30'a kadar yükselmiş olduğunu görüyoruz. When we have a look to the city center, we see that the number of Armenian population was increased around 30%. %30'a çıkmış olduğunu görüyoruz. It was we see that it was up to 30%. Bunun sebebi Rusların Ermenileri Kars'ta toplama politikası değil, 1890'larda Osmanlı'da Ermenilerin maruz kaldıkları katliamlardan kaçarak illegal biçimde Rusya sınırını geçip Kars ve Kafkasya'nın diğer bölgelerine sığınmış olmalarıydı. So it was not a name of gathering Armenian people together to increase the population, but the reason why the Armenian population increased up to 30% is that the Armenian people escaped from the massacres and the tortures of Ottoman during 1890s and to with illegal ways, by using illegal ways to pass the Russian border and stay there. 30.000 kadar Ermeni mültecinin 15.000 kadarı Kars'taydı ve bunlar uzun süre Rusya ile Osmanlı arasında pazarlık konusu oldular. Ancak Abdülhamit onları geri almadı ve Rusya sonunda çoğunu vatandaşlığa geçirmek zorunda kaldı. So around 30,000 of these Armenian refugees were there, and 15,000 of Armenian refugees was in Kars region, and there were an issue of bargain between Russian and Ottoman regimes, and the Abdülhamit didn't accept them and didn't accept them back. So the Russians were forced to have them as a citizen of Russian regime. Dolayısıyla Çarlığın bölgedeki politikaları Ermenileri kayırmadığı gibi aksine Ermeni milliyetçiliğine şüpheyle baktığı için Ermenilerden ziyade Hristiyan halklardan örneğin Rumları tercih etmekteydi.
So when we have a look about the line of the Tsar policy, they were not actually in favor of Armenian people because they were having doubts about Armenian nationalism, but they were mostly having a policy which was in favor of other Christian people like the Greeks. Dolayısıyla Anadolu'dan gelen Rumlar da Kars ve Ardahan çevresinde köylere yerleştirildiler. Ancak Rumların bütün Kars Oblastı içindeki oranı da %15'i geçmedi. So for that reason, the Greeks coming from Anatolia were positioned in Kars and Ardahan region, but their number of population was only around 15%, so it didn't exceed this 15%. Kars Oblastı'nın Müslüman nüfusu esas olarak Türkler, yani yerli Türkler, Türkmenler, Karapapaklar gibi Türki halklardan ve Kürtlerden oluşuyordu. So in Kars Oblast, the Muslim population mostly consists of Turkish people of Turkish origin, like Turkmens, Karapapaks, and Kurdish people, of course. Gayrimüslim ve gayri Hristiyan halklardan az sayıda Asuriler ve Ezidiler de vardı. And for the non-Christian and non-Muslim minorities, Asuris and the Ezidis were also there in small numbers. Ancak genel Müslüman nüfusun %50'den biraz fazla olarak, çoğunluk olarak kaldığını görüyoruz. Gene Rus istatistiklerine bakarak. So again, by looking the Russian statistics, we can say that the Muslim population is more than 50% again in the area. Dolayısıyla Rusya bu yörede çok ciddi bir kolonizasyon izlemiş sayılamaz. So Russia cannot be considered as following a serious colonization purpose. Yine milliyetçi tarihçilerin işte Rusların Türklerle alay etmek için Turuç adını verdiği gibi iddiaları kanıtlayacak hiçbir belge veya kayıt veya bir sözlü tarih tanığı yoktur. So again, according to the nationalist authors, they say that Russian people has created some words for mocking Turkish people like Turunç, but there isn't any evidence of any document or any oral history witness which can prove that they were mocking the Turkish people. Dolayısıyla Soğuk Savaş döneminin bu Türk milliyetçi söylemi baştan sona gerçek dışı iddialara dayanmaktadır. So we can say that the Turkish and nationalist discourse of the people of these people during Cold War are actually baseless, and they are just claims without any base. Evet. Rusya 1899 yılında Tiflis, Güm ve Gümrü'yü Kars ile birleştiren demiryolunu ulaşıma açmıştır. And the Russian has opened the railroad which connected Tbilisi, Gümrü and Kars in 1899. Bu demiryolu 1912 yılında Sarıkamış'a kadar gelmişti. This railway was extended to Sarıkamış in 1912. Böylece 1914 Aralık ayında Birinci Dünya Savaşı bölgede sürerken Rus çarı Sarıkamış'a kadar gelerek Rus askerlerini ziyaret etmişti. Demiryoluyla gelmişti. So thanks to this railway, when the First World War started in the 1914, in December, Tsar was able to visit the Russian soldiers by using this railway in the areas in Sarıkamış.
Birinci Dünya Savaşı'nın yöredeki etkileri de çok aslında geniş bir konu. Ona da kısaca değinirsek, Osmanlı Teşkilat-ı Mahsus'a mensupları savaşın öncesinde yöre halkın içinde örgütlenme yapmışlar ve savaş başladığı zaman Artvin üzerinden Ardahan'a gelerek Ardahan'ı kısa bir süre elinde tutmuşlardı. Ayrıca meşhur Sarıkamış Harekatı sırasında Oltu'yu da bir süreliğine ele geçirmişlerdi. So I want to talk about the effects of World War II on the region. And when we have a look, the Osmanlı National Agency, the Teşkilat-ı Mahsusa, organized people in the area, as we understood from the documents, before the war. So when the war broke, the people were able to come from Artvin to Ardahan, and so they can hold the area for a short period of time. And during this famous Sarıkamış operation, they were also holding the area of Oltu and Sarıkamış for a short period of time. Fakat dediğim gibi bu kısa sunumda bunları anlatmaya vakit yok. Rus idaresine yoğunlaşırsak, savaş öncesinde yörede yerel yönetim, yani bir çeşit belediyeye benzeyen Zemstvo örgütünü kurmak için çalışmalar vardı. So, of course, we have no time for long depictions, but I want to say that the Russian administration had some efforts about creating an institution like a municipality. It was called Zemstvo, which was a local administration before the war. Fakat yörenin sosyoekonomik gelişkinlik düzeyi buna uygun değildi. Şehir diyebileceğimiz tek birim Kars idi. Ve Kars'ta Rusların yaptığı planlama çalışmaları hepimizin malumudur. But because the socioeconomic development level of the area was not enough to start or to actualize these efforts, it wasn't successful because there was only a formation that can be called as a city was only Kars. But of course, as you all know, the actions of Russians in the planning period in Kars is something you all know actually. Kars'ta Rusların bıraktığı mimari anıtlar ve açtıkları caddeler, geniş caddelerde hepimizin malumudur. And it is a well-known fact about the wide streets opened in the area and the architecture masterpieces of the area that the Russian left are something you all know. Rus idaresinde Müslümanların askerlik yapmadığını da eklememiz gerekir. We should also add that. Pardon Barış. Sen tamamla. We should also add that the Muslim people were not serving as a soldier under the Russian regime. Evet, toparlayayım mı yoksa daha vaktim var mı? Hocam artık toparlayın. Evet. Lütfen. Evet, toparlıyorum. Bu 40 yıllık Rus idaresinin çeşitli veçeleri, yönleri var. Ekonomi, kültür, eğitim, askeri, stratejik, kolonizasyon, göç politikaları. Bunların her biri tabii ayrı başlıklar ama kısaca özetlersek 40 yılın bilançosunu yaparsak Çarlık İdaresi'nin Kars'a genel anlamda olumlu bir miras bıraktığını, ancak savaşların ve Birinci Dünya Savaşı'nın ardından ulus devlet kurulması ve ardından Soğuk Savaş ortamının bu olumlu mirası gölgede bıraktığını söyleyebiliriz.
In a nutshell, of course, there are many aspects to the 40 years of Russian administration in Kars, including but not limited to economic, cultural, educational, military, strategic, colonizational, and migrational effects. But still, we can say that the Tsar administration had bequeathed a positive heritage to Kars in general. Of course, what followed it were the wars. World War I, then the foundation of the nation states, and then Cold War times. Of course, all these had subsequent effects, but this can be the general conclusion from my remarks. Son olarak Ruslardan kalan belki de bize en iyi miras olan Malakanların maalesef Kars'ı 1960'larda artık hemen tamamıyla terk etmiş olduklarını üzülerek ifade etmek isterim. As a last remark, I'd like to remember the Malakans, one of the most important and most beautiful heritage left by the Russian people, had to leave Kars completely around 1960s, which is something to be sorry for. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Thank you very much for your kind attention. Candan Hocam çok teşekkürler. Thank you very much, Professor Candan. Hostluğu sizden geri alacağız. Evet. Değerli katılımcılar, normalde programımız saat 6 gibi bitecekti. Yani daha doğrusu ilk bölüm. Ancak konuşmalar uzun olduğu için süre olarak da biraz geciktik. Şimdi bu bölümde son konuşmacıyı dinleyelim. Ondan sonra bir ara verelim. Actually, our program was supposed to end to give a break around 6 p.m., but because of the length of the speech, we couldn't do this. Let's listen to the last speaker, then let's give a break after this. Dostlar, Kars tarihi denilince saygıdeğer araştırmacı ve tarihçi Sezai Yazıcı hiç şüphesiz başı çekmektedir. Speaking of the history of Kars, of course, a researcher and a historian, Sezai Yazıcı is one of the most respectful and leading researchers in this domain. Özellikle Ani ve Cenubi Garbi Kafkas Hükümeti veya diğer adıyla Kars Cumhuriyeti üzerine takdire şayan çalışmalar yapan Sezai hocamız bugün Ani kenti üzerine konuşacak. Sezai Yazıcı had conducted very important works on Ani and the southwestern Caucasian government, or with the other names, so-called Kars Republic. Now he will be speaking about Ani. Sayın hocam buyurun. Distinguished Professor, floor is yours. Merhabalar, davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel sözlerinize çok teşekkür ediyorum. Konuşmama başlarken hepinizi selamlıyorum. Hello everyone, thank you very much for inviting me and also for introducing me with such beautiful words. And before beginning my remarks, I'd like to extend my salutes to you all. 2017 yılında biri Seyyahların Gözünden Ani adlı kitabının İngilizcesi olmak üzere yayınladığım 4 kitapta ulaştığım sonuçların satır başlarını sizinle paylaşmayı planlıyorum. I'd like to share with you the main subject topics of my 4 books, last of which had been published in 2017 in English too under the name of Ani from Black Eyes. Ben Ani'yi eşsiz dünya mirası olarak tanımlıyorum. Eşsiz dünya mirası olmasını sağlayan koşulların başında Ani'nin jeolojik yapısı geliyor, coğrafik yapısı geliyor. Buna değineceğim. I describe Ani as the unique world heritage. What makes it a unique world heritage, especially its geology and geography? I will be speaking on this issue too. Ani adının kökenine değineceğim. I'll be referring to the etymology of the name Ani. Ani'de mimari üsluba değinmek istiyorum. I'd like also touch upon the architectural style in Ani. Orta Çağ'da kentlerde çok fazla görülmeyen çok kültürlülük ögesinin Ani'de doruklarda olduğunu görüyoruz.
Bu çok kültürlülüğüne değineceğim Ani'nin. Multiculturalism was not very strong in medieval times, but we see that Ani has this multicultural aspect. So I'd like to touch upon the multiculturality of Ani. Birdenbire çöküşü 100 yıllar sonra yeniden küllerinden dirilmesi ve ortaya çıkışına değinip UNESCO Dünya Miras listesine alınmasıyla ilgili sürecin satır başını aktarıp konuşmamı sonlandıracağım. Şimdi izninizle ben jeolojik yapıdan başlayayım. I'll be concluding my words with telling about the destruction and collapse of Ani, then its rebirth from its ashes again and becoming enlisted in UNESCO World Heritage. If you allow me, I'd like to start with the geological part. İsmet Hocam, 1 numaralı haritayı koyabilir miyiz? 1 numaralı görsel malzemeyi. Hemen hocam. Map number 1, please. Evet, ben başlayayım. Ani, Kars'a 42 kilometre uzaklıkta. Kars'ın tam doğusundadır. Türkiye ile Ermenistan sınırını oluşturan Arpaçay Nehri'nin hemen yanındadır. Ani is located 42 kilometers immediately east to Kars, and it is just adjacent to the Arpachay River, which draws the border between Turkey and Armenia. Ani'nin 3 yanı kuşatılmıştır. Doğusunda bugün artık kurumuş olan Tatarcık Deresi, batısında günümüzde bile organik tarım yapılan Bostanlar Deresi ve tam güneyinde de Arpaçay vardır. Ani is sieged by 3 waters from 3 sides. To the east, it has Tatarcık Brook, now it's dry, and to the west, to the south, it has Arpachay, as I said, and to the west, it has Bostancık Brook. Actually, Bostanlar Brook. Sorry, Bostanlar means gardens, and still there is organic agriculture conducted in this region. Kuzey kısmında ise yani 3 tarafının kuşatıldığını görüyoruz. Ön tarafta güneyinde Arpaçay Irmağı, sağ ve solunda 2 derin vadi. Bunlar da birer setle bağlanmış. Kuzeyinde ise Orta Çağ'da Ani'nin en popüler olduğu dönemlerde önünden 500 metrelik bir hendek geçmişti. As I said, it is besieged from 3 parts with the rivers, but to the north there is a 500 meter of a trench when it was in its high time. Bu hendek 5 metre genişliğinde, 12 metre derinliğindeydi. This trench or ditch had 5 meter of width and 12 meter of depth. Özellikle Alparslan'ın Ani'nin fethi sırasında yanında gelen Arap tarihçilerin hendekten akan suyun taşı bile parçalayabilecek bir coşkuda aktığını ifade ederler. The Arab historians accompanying Alparslan coming to Anatolia tell that this river was so strong that it could break into pieces the stones and rocks. Hiç kuşkusuz Ani bir üzerindeki anıtsal yapılarla bir de çevresini kaplayan çok sayıda mağara ve sıradan halkın, üretime katılanların yaşadığı, ürettiği yerlerin bulunduğu 2 ayrı bölümden oluşuyor. Of course, Ani is composed of 2 different sections. One section is full with the monumentary structures and caves, and in the other part there is the section where the ordinary people, laymen, live and produces. İsmet Hocam, bir sorun mu çıktı? Hocam, hostluk acaba Canlan Hoca'dan mı kaldı? Şu an Who is the host? There is a technical problem. We are resolving it at the moment. Şu an host olamadığım için BG'leri açamıyorum hocam.
Teknik bir sorun bu. Peki ben devam edeyim o Devam zaman. edeceksiniz. Evet. Ani'nin üzerinde şu anda 20 civarında kalıntılarıyla birlikte anıtsal eser var. Ama çevresinde halk hamamları, mezarlıklar, üretim odaları ve 1, 2, 3 konutluk yaşama alanları var. Bunların sayıları 5 ayrı vadide 32 noktada 1500'e ulaşıyor. Ani, there are around 20 monumental structures in Ani, but there are also public baths, graveyards, and production rooms around it. Also the houses with 1, 2, 3 parts. These are located in 5 different valleys in 32 points, and their total number is close to 1500. Belki de Ani açısından ve bu coğrafyada çok fazla elde edilemeyecek bir stratejik nokta olma açısından anmamız gereken başka bir şey de Ani'nin bulunduğu yerin tüf tabakasıyla kaplı olmasıdır. Eğer İsmet Hocam açarsa özellikle sadece Ani ile ilgili sınırların tüfle kaplandığını, diğer bölgelerde bu tüfün olmadığını renkli bir haritada gösterme olanağı bulurum. Another point what makes Ani very unique is that it is covered with a tuff level, the volcanic ash, volcanic tuffs. And we can say that only the living area around Ani is covered with the tuffs. If Professor İsmet can open the map, we will be able to see it. Hocam maalesef şu an hostluk Candan Hoca'da kaldı. O da herhalde şu an ekranda yok. Kendisine yazıyorum ama cevap vermiyor. Evet. Peki devam edelim o zaman. Ani'nin bir ortaçağ kenti olarak popüler olduğu yıllarda İstanbul'dan sonra birkaç kentten birisi olduğunu aklımızda tutarak bu konuştuklarımıza bakmamız gerekir. Also, we have to remember that back then, Ani was one of the most important medieval cities, a few of them, actually, including Constantinople or Istanbul. Alt kısımdaki yani halkın yaşadığı, ürettiği evlerde, yaşam alanlarında bulunanların üstüne, Ani'nin üst kısmına ve yollara, ki devletler arası yollar diyelim çünkü Ani o zaman bir devlet, yollara bağlandığı noktalar 3 ayrı noktadan, 3 ayrı güzergahtan Ani'ye ulaşıyordu. There are actually main roads around Ani. We can call them international roads. And there were 3 different points where these main roads were connected to the places where the inhabitants of Ani were living. Ve bu yollar 9 ayrı köprüyü geçerek Ani'nin asıl VIP kapısına girmeye olanak sağlıyordu. These roads were passing through 5 bridges, crossing 5 bridges, and it was allowing a passage to the so-called VIP gate of Ani. 11. yüzyılda yapıldığı değerlendirilen Ani Köprüsü'nden geçenlerin, ki bunlar özellikle ticaret erbabıydı, Hindistan'dan Mısır'a kadar, Avrupa'dan Rusya'ya kadar aynı anda pek çok tüccarın Ani'de alışveriş yaptığını biliyoruz. We know that tradesmen from various nations, including Egypt, India, Europe, and Russia, were crossing this famous Ani Bridge, which was built in 11th century. Bunlar Ani'ye çevredeki gene anıtsal yapı olarak tanımlanacak
Mren'den, Magazberg'den ve alttaki Keçivan'dan, yukarıda Koşavan'dan geliyorlardı. Koşavan noktasından Arpaçay'ı geçip Gümrü'ye ulaşıyorlardı. They were coming from Brent, Mayenberg, Keçivan and Koşavang. And at the Koşavang point, they were crossing Arpachay and arriving at Gümrü. Ani adını ulaştığım kaynaklara göre ben Urartuların Ahuryan olarak nitelendirdiği, tanımladığı Arpaçay'dan geldiği kanaatine vardım. My opinion about the origin of Ani is the following, based on, of course, my research, that it is coming from the name Ahuryan, which was the name given by Urartus to the Arpachay River. Hocam sonra, bu arada araya giriyorum. Evet. Hostluğu aldım. İsmet Hocam çok teşekkür ediyorum. Çünkü söylediklerimiz biraz havada kalacaktı. Az önce çok özellikli olduğunu ifade etmeye çalışmıştım. Bakın burada görüyorsunuz sarı renkli olanlar tuf tabakası. Look, you see here, the yellow is showing the volcanic tuff. Bu bölgede başka hiçbir yerde yok. Sadece Ani'de var. We don't have this tuff level in anywhere around here. It only exists in Ani. Ve Ani'nin ortasındaki Ani yazılı olan bölümde görüyorsunuz. Orada bir parça bu tuf tabakası ve andazitten yoksun alanın var olduğunu görüyorsunuz. Geri kalan bütün bölgeler bununla kaplı. Şimdi diğer haritaya geçebiliriz İsmet Hocam. Only you can see a place where the name Ani writes. It is an andavit poor and area without tuff layer. But in all other places we have this tuff layer. Urartular 8. diğer bir numaralı, 2 numaralı haritaya. Tamam, bir dakika hocam. Urartular 8. yüzyılda Ani Kalesi'nde yaşadılar. Bunu kiklopik yapılardan görüyoruz. Ayrıca Nikolay Mar'ın bugünkü Şöregel mevkiinde yaptığı kazılarda da ortaya çıkan bulgular o bölgede Urartuların yoğun bir yerleşimi olduğunu gösteriyor. We know that Urartus have lived in 7th century in this area. We know this from the cyclopic structures, and also archaeologist Nikolai Mars' research showed that Urartus had lived in this part of the world. Ani adının Arpaçay'ı Urartu dilinde de Ahuryan olarak tanımlayan Urartulardan geldiğini düşündüğümü az önce ifade etmiştim. As I said, I think the name Ani comes from the Urartu language, which calls Arpachay River as Ahuryan. Ve Ani adının Huryani, Ani biçimine dönüşerek günümüze geldiğini değerlendiriyor. I think it first was Ahuryani, then Huryani and Ani. Bu görüşü Amerika'da yaşayan Ermeni kökenli Garbis Armen de paylaşıyor. Bunu da özellikle belirteyim. Ani'de 8. yüzyılın hemen ardından büyük bir değişim başladı. And also an Armenian researcher living in America is sharing this opinion about the etymology of Ani. Beginning from the 8th century, there was a big change undergoing in Ani. Evet, biz Ani'yi kuranların Urartular olduğunu bilmek, düşünmekle birlikte ki bu kaledeki kiklopik yapılarda bunu gösteriyor. Ancak daha önce bir yerleşim alanı olduğunu görüyoruz.
Yes, we think that the Ani was founded by Urartus or Urartians, but also because of some ruins, we know that this was a settlement area before. İsmet Hoca eğer haritayı bulursa şimdi göstereceğiz. Çevresindeki çok sayıda mağaraların birinde milattan önce birinde bulunan bir gümüş takı milattan önce 2000'li yıla tarihlendirildi. For example, there is a silver finding, silver antique found in one of the caves around here, and it is dated back to 2000 before Christ. Bir numaralı, iki numaralı, yani öteki harita olacak İsmet Hocam eğer yoksa other map, please. Bir dakika. Evet. Ani'de Urartular, İskitler, Persler, Makedonlar, Seleukoslar, Artaksiyaslar, Aşaguniler ve Sasaniler yaşadıktan sonra bu uygarlıklar Ani'ye sahip olduktan sonra Kral 3. Tirdat döneminde bir değişim oldu. After Urartus, Scythians, Macedonians, Persians, Assyrians, I'm not sure of the pronunciation of this name, and Sasanians had reigned over Ani. During the reign of King Tirdan, there was a strong change happened in Ani. Ermeniler Hristiyanlığı ilk kabul eden halklardandır. Kral 3. Tirdat Ani'de Hristiyanlığı kabul edince İran'dan gelip 4. yüzyılın başlarında Kamsaragan Hanlığı'nın Ani'ye yerleşmesiyle Kamsaragan da Tirdat'a öykündü. Buyurun. After the Armenians are among the first converters to Christianity. After Third Tirdat became a Christian in early 4th century, Kansaragan Principality or Khanate had came to Ani and he imitated the Third Tirdat, Tirdat III. Onun övgüsüne mazhar olarak yaşadığı bölge, yani şu anda Ani'nin tam güney noktasında bulunduğu bölge İkta olarak verildi. Daha sonra bu bölgenin aşağıda Halı Kışlağı, bugünkü Halı Kışlağı kadar uzandığını biliyoruz. And a region below the Ani was given as an Ikta or fief to him as a result of his being favored by Third Tirdat, and still this place is in the same position. Kamsaragan Hanlığı'nın bir feodal beylik olarak önemli ölçüde çevrede bir hakimiyetinin varlığını gördükten sonra Baharatlılara Ani'yi verip kendilerinin iç bölgeye gittiklerini görüyoruz. We see that as a feudal principality, the Kamsaragan Khanate had reigned over Ani for a while. Then they left this place to the Baradis, and then they migrated to the inner land. Ani'yi 643'te Şam'dan gelen İslam orduları fethetti ve daha sonra Ani'deki Bagratlılar onları dışarıya kovsalar bile Divin'deki Sacoğullarının Divin'e yerleştiler ve hilafeti temsilen Sacoğullarının bölgedeki yenilgisine kadar, yani 914'tür, orada kaldılar. In 643, the Islam armies coming from Damascus had invaded Ani, but then they had to, Baghdadis actually drove them away, but still the Islamic army stayed in Divin as a representative of the caliphate until Sacoğulları were repelled or driven away from this place in 914.
Ani'de 640-884 yıllar arasında Pers İmparatorluğu'na bağlı Marzbanlar ya da Bizans İmparatorluğu'na bağlı generaller hakim oldu. After this, Marzbans or the generals reporting to the Byzantium Empire was reigned over here. 884 ile 1045 yıllar arasında Bagratlılar Ani'yi yönetti. Between 845 and 1045, Bagradis reigned over Ani. 1045 yılında Bizanslılar Bagratlılardan aldı. In 1045, Byzantians had taken it from the Bagradis. Sonra 1064'te Sultan Alparslan'ın Ani fethiyle Türklerin bu topraklara kitlesel girişi başladı. After Sultan Alparslan's conquering Ani in 1064, Turks' entrance into this soil in massive amounts started. Selçukluların atadığı emir 1072'ye kadar Ani'yi idare ettikten sonra Şeddadilerin eline geçti. Until 1072, the Amir, which had been appointed by Selçukis, reigned over Ani, and then in that date, Ani went back to the hands of Şeddadis. Hafızalarımızı tazelersek 1064-1199 yılları arasında 2 defa hatta 3 defa 1124, 1155 ve 1176'da 3 defa kısa süreli Gürcü akınlarına maruz kalıp Gürcü yönetimine karşın 1199'a kadar 1064'ten 1199'a kadar Selçukluların himayesinde Şeddadi Kürtleri Ani'yi yönetti. To refresh our memories, between 1064 and 1199, the Selçukis and the Şeddadi Kurds, which are reporting to Selçukis, reigned over Ani. But of course, there were some short-term Georgian raids, which were in 1124, 1155, and 1176. 1199-1239 yıllar arasında Gürcüler, daha sonra Moğollar, onun ardından Cengizliler, İlhanlılar, Çobanlılar Ani'ye sahip oldu. In between 1199 and 1239, the Georgians, Mongolians, Cengizis, İlhaniyes, and Çobanis reigned over Ani. Ani'de Ani Kalesi'ndeki özellikle birkaç yapının dışında 10. yüzyılın ikinci yarısına kadar bütün yapılar Ermenilere aitti. Except a few structures, all the structures in this region, the buildings in this region, until the second half of the 10th century, were belonging to Armenians. Hatta Ermenistan'ın en seçkin yapılarının birebir kopyalarını 9. yüzyıldan başlayarak 10. yüzyılın ortalarına kadar Ermeni mimarlar Ani'de inşa etti. Actually, Armenian architects had replicated very famous Armenian buildings in Ani between 9th century up to the mid-10th century. Ancak Mar'ın burada yaptığı tanımlamaya göre bir değerlendirme yapılırsa 11. yüzyılın ortalarından sonra kentsel yaşamın gelişimine paralel olarak sanatta da bir takım yeni akımların ortaya çıkışını Ani'de kilise engelleyemedi. If we follow Mar's description, the researcher Mar's description, until the 11th century, mid-11th century, there were new artistic currents arising in Ani, and the church couldn't prevent them. Ani ruhban sınıfın taassubundan uzaklaştı.
zayıflamış olan feodal kilise kurumu diğer dinlere, özellikle de İslam sanatına karşı daha toleransla bakmaya başladı. Dolayısıyla bu bölgedeki Gürcü, İslam ve Pers mimari etkisi Ani'nin 11. yüzyıldan sonra pek çok yerinde egemen oldu. Çeviri. Canan sesin gelmiyor. Evet, mikrofonum açık değilmiş. Özür diliyorum, pardon. So during this period, actually the region was actually living the effect of the religious men's fanaticism of the Christians, and now it was more tolerant against Islam arts. So after the 11th century, we can see through the traces of architecture of Georgian, Islam, and Persian artifacts in Ani during this period. Kilise Ermeni kurumsal olarak Ermeni kilisesi Ani'deki yapıların yapım usullerini artık eskisi gibi savunamadı ve yeni bir zevk, yeni bir anlayış egemen olmaya başladı. So actually the Armenian church as an institution, the church has now cannot defend the old building ways of Ani, and now new forms of buildings and construction appeared. Ani'yi gün yüzüne çıkaran Nikolay Marr buna Ani'deki özgün yeni mimari üslubu diyor. Bu üslup daha sonra Ermeni, Bizans ve İslam sanatının iç içe geçmesini sağladı. Bugün 11. yüzyılda yapılmış, 11. yüzyıldan sonra yapılmış pek çok yapıda İslam mimari etkisini de Ermeni mimarisini de birlikte görmek mümkündür. So Nikolai, who revealed Ani ruins, has called this period as a new, unique way of architectural method. So we can see after in the buildings which were constructed after the 11th century, we can see that the Islam arts and also Armenian arts are all hand in hand in the architectural way of buildings and constructions in the area. Şeddadiler döneminde Katalikosluk yeniden kuruldu. Ermeni tarihçi Vardan Manuçeri bu anlamda Tanrı'nın bize bir lütfu olarak nitelendirdi, tırnak içerisinde tabii. Ayrıca Vardan, Ermeni tarihçi Vardan, Melikşah için de merhametli, iyi niyetli ve özellikle halkına karşı şefkatli bir kral olarak nitelendirdi. So during the reign of Sheddadis, the Armenian historian Vardan Manuçeri has named this period as a gift of God, in quotes, of course. The Melikşah king was named, the Vardan, and this Armenian historian Vardan has named the king Melikşah as a king which was merciful, who was merciful against his people, who was tender against the people, and he was a kind king. Kuşkusuz başka bir dizi gelişme de bu hoşgörü ortamının derinleşmesine katkıda bulundu. Zaman darlığı nedeniyle pek ayrıntıya giremiyorum ama bir örneği anmak isterim. So of course there are many factors which deepened this tolerancy period, but we have time limit. Of course, I want to give only an example. Şehri açığa çıkaran ve 1892, 93, 1904, 1917 yılları arasında yaptığı 16 kazıyla pek çok şeyi aydınlatan Nikola Marr, Gagik'in sarıklı heykelini gördüğü zaman çok etkilendiğini yazıyor. Bunun az önce mimari üsluptaki etkilenmenin bir yansıması olarak
tanımlıyor. So Nikolai Marr, who has conducted 16 excavations during 1904 and 1917, and who revealed the artifacts of Ani, said that he was very impressed when he has seen the statue of Gagik with which was having a scarf on his head, as we called it in Ottoman, turban in Ottoman way. And this is also showing actually this new unique way of architecture, which has an intertwined effects of Islam's and other civilizations. And it was a new unique wording of the architecture in there. Bunun başka bir somut örneği de Marr'ın Ani'de kazı yapmaya odaklanmasında ortaya çıkıyor. Another way that reveals itself is that Nikolai Marr has focused on conducting excavations in Ani itself. Orbeli'nin anılarında tuttuğu notlarda bu tespiti görüyoruz. 1892'de Orbeli ile geliyorlar. Daha sonra 93'te geliyorlar ve bugünkü Manüçer Cami önüne ulaşıyorlar. Eğer orada ilginç bir kaligrafi var, ondan söz edecektim. İsmet Hocam, herhalde ulaşamıyoruz. And actually, Hocam şöyle bir kaligrafi var. Az önce gösterdiğiniz, az önce hani bir ara gösterdiniz ya, ben diğerine... Hemen şimdi ulaşacağım. Actually, I want to show an interesting... Şimdi... ben bir çevireyim hocam. Pardon, çok özür dilerim. Actually, I want to show you an interesting calligraphy which was found in Manüçer Mosque. As we can see in the notes of Orbeli's memoirs, they came to the area in 1892 and in 1893, and they visit Manüçer Mosque, and they have seen an interesting calligraphy there. That's the picture of it. Biz bu yaptığımız çalışmada bu kitabe ile ilgili çok ilginç bir bilgiye ulaştık. We have found a very interesting information in our study about this epitaph. Ani'yi gezen Robert Kerporter'den sonra Petersburg'daki akademide Brose, Abih ve Kanikov'un Ani'yi ortaya çıkardığı, literatürünü oluşturduğu görülüyor. So, as we have seen from that, after Robert Kopeter, who has visited Ani, the literature and the realization of the area was made possible actually by Abif and Busa in the academy in St. Petersburg. Özellikle İslam eserlerinin kitabelerini biz ünlü Doğu bilimci, ünlü oryantalist Kanikov'un okuduğunu görüyoruz. So, especially we have seen that mostly the Islamic epitaphs are read by famous Eastern scientist Konilov. Bu çerçevede Manüçer Camii'nin bu gördüğünüz kitabesini 3 kez Kanikov ziyaret ettikten sonra ancak okuyabiliyor ve 1848'de oluyor ilk okuma. Daha sonra 1850'lerde geliyor. So the epitaph found in Manüçer Mosque was read by Kanikov, but it was completed in 3 visits, which started firstly in 1848 and then continued in 1850s. Bugün dünyanın bildiği bilgi böyle, ancak biz bambaşka ve yepyeni bir şeye ulaştık. Bu kitabeyi Kanikov'tan 10 sene önce Fransız Katolik Eugénie Boré'nin okuduğunu belirledik. So the word knew it like that, but we have found a new info that before
Kanikov visits 10 years ago, a French Catholic, ismi tekrarlar mısınız Fransız şeyin? Eugénie Boré. Eugénie Boré actually read the epitaph 10 years before the Kanikov's visits. Zaten bunun günlüğü de kayıp olarak biliniyordu. Ben bu günlüğün izini Fransa'da kasabası Angers kasabasında buldum ve daha sonra başka şeylere ulaştık. Burada bakın okun çıktığı bir nokta var. Yukarıda 10 satırlık bir ferman var. Bu Ebu Said Bahadır Han'a ait 1319 tarihinden sonra bunun yazıldığı kuvvetle muhtemel. Bu konudaki Barthold başta olmak üzere diğer Doğu bilimciler de bu görüşü paylaşıyor. Bu aninin çöküşüyle ilgili diğer senaryoları da çürütüyor. So actually, the diary of this French Catholic was lost, but I have found the traces of this diary in his French village, Angers, and of course, via these traces, we have found something new. And as you can see, the point which the arrow depicts, there is a 10 lines of an order is here, and it is a mandate of Ebu Said Bahadır Han, and it is thought that it was written after 1390, and many Eastern scientists like Barthold shared the view that it was written after 1319, but this mandate, this Ferman actually refutes the claims of the collapse of Ani actually. Bu kitabede kısaca veya fermanda diyelim daha doğru bir anlatımla bu fermanda kısaca usulsüz vergi alınmayacağını ve vergi alınmaması gereken zor durumda bırakılmayacağını, halkın göç etmesine engel olunacağını ifade ediyor Ebu Said Bahadır Han. Alttaki az önce ifade ettiğim okun çıktığı noktada Ermenice, Gürcüce yazılar var. Bu yukarıdaki fermanı onaylar nitelikte. So actually, in this mandate, in this epitaph, if we put it in the most correct way, it is a ferman, a mandate, and it says that the irregular collecting taxes will be prevented, and the ones who are having hard times will be an exception for these taxes, and as Ebu Said Han says, and after under the point which the arrow shows here, actually you see there are Armenian and Georgian lines which actually supports this mandate. Okun ucundaki kaligrafi okun dibindeki yazının büyütülmüş biçimi gördüğünüz gibi. Mar Orbeli ile 1893 yılında bunu görünce etkileniyor. Bir Müslüman egemenliğinde ki az önce konuştuğumuz gibi 1319 Ebu Said Bahadır Han dönemi ve bir Müslüman egemenliği ne denk geliyor. Bu dönemde Hristiyanların bile onu onaylar nitelikte ve bir arada yaşamanın koşullarını oluşturur nitelikte bir iklimin olması Mar'ı çok etkiliyor. So as you see in the calligraphy, there is it is a bigger view of the calligraphy. And when Mar and Orbeli visited the mosque and see this calligraphy in 1893, he was very impressed actually, because he has seen that in the 1390, where a Muslim king was governing the country. There was a possibility, there was a climate where the
Christians are Muslims and all people are living all together in peace, and the Christians are also approving his doings when, as we can see from the lines of this calligraphy. Bilindiği gibi 93'te döndükten sonra Mar ikinci kez 1904'te geliyor ve bir miktar maddi olanak buluyor. O zaman caminin bu duvarının yıkıldığını, kolonların kaybolduğunu görüyor ve çok üzülüyor. So in the second visit of Mar in 1904, he found some financial means and returns to the area, but he was very sad because the wall was collapsed and some of the pillars of the mosque was lost. Ve Ani'de kazı yaptığı süre içerisinde ulaştıkları tüm bulguları, nesneleri burayı onartarak kendisinin bir müze biçimine dönüştürüp ve içerisinde kalmasının koşullarını oluşturuyor. And so he started to prepare the conditions of creating a museum where all the findings they have found in the excavations can be repaired and exhibited in this museum. Moderatör uyarıyor, bitirmem lazım ancak çok önemli gördüğüm ve bizim çalışmamızla gene ortaya çıkardığımızı düşündüğüm bir konu var. Ona da iki tümceyle değinip sonlandıracağım izninizle konuşmamı. O da şu, Ani ile ilgili 1404'te İspanya'dan Clavijo'nun Timur'u ziyaret edip döndüğünü görüyoruz. Böyle, bu seyyahın Ani ile aktardıkları 1404'te oldukça önemlidir. So I want to add a last example about Ani. A traveler, Clavijon, visited Timur and then Ani in 1404. Ancak bugüne kadar hiç bilinmeyen bir başka seyyahın da 1604'te özellikle İranlıların saldırısı sırasında Ani'nin yıkıldığına tanık olan bir başka seyyahın 1620'de yani o İranlıların Şah Abbas'ın saldırısının ardından 15 yıl sonra gelip gördüğünü ve 200 tane kiliseyi belirlediğini görüyoruz. That traveler was a famous one, but another unknown traveler was giving some info about Ani again in 1604, where the Persian attack collapsed the Ani, and after 15 years, this traveler came back in 1620 during the attacks of Shah Abbas, and he tried to determine around 100 churches of the area and tried to name them. Alman macera perest von Poser Kazman üzeri Halı Kışlak'tan geçerek Ani'ye geldiğinde kısa bir süre önce tırnak içerisinde onun söylediği gibi ifade ediyorum. Yani 15 yıl önce sanki eşyalarını yeni bırakmış gibi kentten göç edenlerin varlığını anlatıyor ve 200 kiliseyi saydığını söylüyor. Ani'nin gerçekten de kilise sayısının buna yakın olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla 1604'te 4'ten sonra Şah Abbas'ın saldırısından sonra Ani'de temelli bir çöküşün varlığını söyleyebiliriz. So this German traveler von Poser comes to Ani from Kazman, and he says that 15 years ago people were there, but now they are migrating, and he said that he had counted 200 churches in the area. So we can say that after 1604, the number of churches were around 200, but after the attack of Shah Abbas, there is an established attacks against these churches and Ani, of course. Maalesef konuşmayı
tamamlayamıyorum. Çünkü zaman açısından büyük bir sorun var. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Because I have time limits, I cannot talk then. So thank you so much for your kind attention. Sezai Hocam çok teşekkürler. Kusura bakmayın yani daha fazla yer ayırmak isterdik. Professor Sezai, thank you so much for your speech, and sorry for the time limit. Evet dostlar, sempozyumun ilk bölümünü bitiriyoruz. Saat 8'de ikinci bölüme başlayacağız. Yes, dear friends, now we are closing the first session of the symposium, and at 8 we are going to start our second session. Sabrınız için teşekkürler. Görüşmek üzere. Thank you so much for your patience. See you. Değerli dostlar, ikinci bölümümüze başlıyoruz. Dear friends, we are beginning the second part of our session. Öncelikle yine Kars'la ilgili hazırladığımız bir iki spot var. Bunları bir izleyelim. But first, we will be watching a few spot videos which are related to Kars. Kars'ta değişik etnik kökenler var. Ben de yerli diye tabir edilen etnik yapıdan geliyorum. Çok da sadeyim yani. Çok pek karışmadık. Annem yerli, babam yerli, eşim yerli, kayınvalidem yerli, kayınpederim yerli böyle. Hep o yüzden geldik ama çok yıllardan beri böyle iç içe yaşadığımız için önce mahallemizde komşularımız vardı. Onlardan etkilendik. Başka etnik kökenden olan komşularımızdan. Sonra iş yerimizde arkadaşlarımız vardı, çevremizde vardı. Onlardan etkilendik ama çok fazla da özümüzü kaybetmedik. Yani işte bizde her ne kadar farklı olarak addedilse dahi birbirine çok yakın geleneklerimiz, göreneklerimiz vardı. Yani zaman zaman ayrıştırmaya yeltenseler dahi çok fazla da taviz vermedik. Komşularımızı ne biz onları dışladık ne onlar bizi dışladı. Evet, ilk spotumuz bu şekildeydi. Şimdi ikinci spotumuza geçelim. This was the first spot which were related to the local, so-called local group of the Kars. Now we are going to the second spot. Bir dakika. Hemen görmüş olması lazım. Waiting for the video start. Kars'ta etnik kültürler olarak yaşıyoruz. Fakat duvarlar örülmemiş, hiç kimse sınırlar koymamış, evlilikler, iç içe yaşamlar, bunlar bizi daha da güçlendiriyor ve çok güzel bir ebruli oluşturuyor. Mozaik desem keskin çizgileri var fakat Kars bir ebrulidir. Öyle bir şehirdir çünkü iç içe yaşamışız. Hiç birbirimize grubundan, etnik yapısından, inancından hiçbirimiz birbirimizi sorgulamayız. Onun için Kars bu konuda çok aydın bir şehirdir. Saygıdeğer katılımcılar, ikinci bölümün ilk konuşmacısına geçelim. Dear participants, let's proceed with the first speaker of the second part. Erivan'da bulunan Rus-Ermeni Üniversitesi Doğu Bilimleri Enstitüsü'nde bilimsel faaliyet yürüten değerli akademisyen Profesör Doktor Victoria Arakelova özellikle İrani çalışmalar ve tarihsel coğrafya alanında adından oldukça söz ettirmektedir.
Professor Victoria Arakalova is from the Russian Armenian University Oriental Institute, which is located in Yerevan, and she's a very valuable academic working in the scientific domains, especially in Irani studies and historical geography. Karslı olan Arakelova, Kars'ın 19. ve 20. yüzyıllarda bağlantı bölgesi olarak nasıl bir önem ihtiva ettiğini ve ne tür bir fenomen olduğu hakkında konuşacak. Ms. Arakelova, who is actually originating from Kars, coming from Kars, will be speaking about the city Kars's importance in 19th and 20th century as a connection region, and about what kind of a phenomenon Kars is. Buyurun Sayın Hocam, söz sizde. Yes, Miss Victoria, floor is yours. But before this, I'd like to make a warning as the interpreters. Acaba mikrofonu açık olup da şu anda kullanılmayan mikrofonları kapatmamız mümkün mü? Could you please turn off your microphone if it's not active? For example, Mr. Aziz Mamoyan and others. Hemen ben rica ederim hocam. Thank you. Is it okay with the sound? Can you hear me? Teşekkürler. Beni duyabiliyor musunuz? Yes, we can hear you. Great. Thank you very much. I'm grateful for initiating this discussion. Grateful to the organizers as well as to the speakers for the interesting materials. Bu toplantıyı organize ettiğiniz için ve hem organize edenlere hem de konuşanlara bu bizimle paylaştıkları ilginç materyal için teşekkürlerimi de iletmek istiyorum. I'm sorry if I repeat some of the details and ideas which have been already articulated during today's meeting. I will try to omit them, which will hopefully shorten my speech. Belki bazı kısımları tekrar olacaktır önceki konuşmalarla. Şimdiden özür dilerim öyle bir şeyler olursa. Ama mümkün olduğu kadar tekrar düşmemeye çalışacağım. Indeed, my great-grandparents are from Kars, and I will speak about Kars of the end of the 19th, beginning of the 20th centuries, a period when Kars was under the Russian rule. Benim aslında büyük dedelerim Karslı. Ben de sizinle özellikle 19. 20. yüzyıl dönemlerindeki Kars'tan bahsedeceğim ki bu dönemde Rus egemenliğinin olduğu bir dönem. The city which for the Armenian oikumene never belonged to its western part, although formally in its administrative boundaries appeared to be there, but in fact was part of the Eastern cultural continuum, Eastern Armenian cultural continuum. Yönetim olarak Ermenistan, Batı Ermenistan'a bağlı olmasına rağmen aslında hiçbir zaman tam olarak orayla bütünleşen bir yer olmadı Kars. Daha ziyade Doğu Ermeni kültürünü taşıyan bir yer. The city which radically differed from the other Armenian centers like Mushvan or Bitlis with its particular urban culture, the city which once was the heart of the huge and colorful space. Muş, Van, Bitlis gibi diğer Ermeni yerleşimlerinden önemli bir fark gösteriyordu. Çünkü büyük ölçüde bir kent yerleşimiydi. Bu da onun kültürel dokusunu önemli ölçüde etkiledi. My focus is to approach Kars as a contact zone. Generally, the approach to frontier lines and space around them as a phenomenon of contact zones allows us to find answers to the question how certain territories appear to produce a principally new cultural quality in certain period of their history. Özellikle bir bağlantı noktası, bir kontak noktası olarak bahsetmek istiyorum Kars'tan, onun bir bağlantı noktası olma görüngüsünden, fenomeninden bahsetmek istiyorum ki bu bölgeyi şekillendiren unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. And also to find the answer how the borders, the frontier lines, apart from their direct function of dividing a space, become factors of new cultural phenomena. Aynı zamanda sınır hatlarının sadece kendi ilk görevinin yanı sıra kültürel olarak da nasıl bir etki yarattığından bahsetmek istiyorum. Birincil görevine ek olarak kültürel alanda oynadığı rollerden bahsetmek istiyorum, sınır çizgilerinin. The renowned Russian philosopher and culturologist Mikhail Bakhtin wrote in this regard, "The cultural area has no internal territory. It is all located on the borders. Borders run everywhere. Though with every moment of it,
I will say it part by part, so it will be easier for you to translate. Yes, please, because it's not easy to interpret Bakhtin online. Meşhur Rus felsefeci ve filolog Bakhtin'in bu konuda önemli bir değinisi var. Diyor ki aslında sınır bölgeleri de iç bölge diye bir şey yoktur. Her şey sınırlardan ibarettir. Sanki her yer sınırlardan ibaret gibidir. Borders run through every moment of it. Her anından sınırlar geçer. The systematic unity of culture disappears into the atoms of cultural life. Kültürün sistematik bütünlüğü kültür hayatının atomlarına ayrılır buralarda. Just exactly like the sun is reflected in every drop of it. Tıpkı güneşin her köşede kendi yansımasını göstermesi gibi. Every cultural action essentially lives on the borders. Her kültürel eylem her şey temelinde ve özünde sınırlara yöneliktir. This is in what its significance is. Bu önemi de tam da bu noktada ortaya çıkar. Distracted from the borders, it loses ground, becomes empty, arrogant, it degenerates and dies. Eğer sınırlardan kopacak olursa içi boşalır, küstahlaşır ve ölüme gider. Kars is particularly interesting in this regard, since as a phenomenon of a contact zone, on one hand it had been shaped for several centuries. Kars bu noktada özellikle önemli. Çünkü bir temas noktası olarak her şeyden önce birkaç yüzyıl boyunca şekillenmiş bir noktadan bahsediyoruz. While on the other hand, it acquired part of its new quality within a short period of 4 decades of the Russian rule. Ama aynı zamanda bu yeni niteliğini edindiği dönem görece kısa bir dönem, Rus yönetimindeki 40 yıllık dönemi. And then lost it within even a shorter time. Ve bundan daha kısa bir süre içerisinde de bu özelliğini kaybetti aslında. Another peculiarity of Kars of that time is that despite its colorful ethnic and religious landscape, it was not a cultural melting pot in the full sense of the word. Yine bir başka ilginç özelliği de şu, o dönemde pek çok etnik ve dinsel grup burada bulunmasına rağmen bir tür kültürlerin potası özelliği göstermedi Kars. Eritme potası gibi davranmadı. Each group had its cultural niche, and if we could speak about a kind of a common superstate culture, then only on the level of a superstate city culture. Superstate. Superstate. Superstate, okay. Her grubun kendi kültürel nişleri yaşamaya devam etti. Eğer bir ortak kültürden bahsedecek olursak olsa bir üst düzlemdeki bir ortak kültürden bahsedebiliriz. Üst yapıdaki bir ortak kültürden bahsedebiliriz. The period in the history of Kars, called sometimes in Turkey the Black 40 Years, in fact turned the city and wider the whole area around into a specific contact zone, which brought a principally new quality to the region. Aslında bazen Türk metinlerinde 40 karayıl olarak geçen bir dönem bu bölgeyi bir temas noktası olarak çok özgün katkılarda bulunan, çok özgün değişiklikler yapan bir dönem oldu. I could bring some parallels with other famous and attractive contact zones like Pre-Caspian contact zone between Iran and the Caucasus. Belki bazı başka diğer temas noktalarından bahsedebilirim. Örneğin Tri-Kaspiyan denilen Hazar Denizi bölgesindeki İran'la Kafkaslar arasındaki geçiş bölgesi de buna benzer bir özellik gösteriyor. Or maybe Khorasan as the junction point between historical Eastern and Western Iran. Yine tarihsel olarak Batı ve Doğu İran arasındaki geçiş noktası olan Horasan'dan bahsedebilirim bu noktada. But Kars was really special even compared to those contact zones. Ama aslında Kars bu temas noktalarıyla kıyaslandığı noktada bile kendine has bir özellik sergiliyor. Speaking of the ethno-religious landscape of the then Kars oblast or province, we should not only pay particular attention to the major groups, but take into consideration those which were not even mentioned in the census of population, but yet represented specific cultural phenomena. Bu dönemin etnodinsel özelliklerine, oblast ya da Kars vilayetinin etnodinsel özelliklerine baktığımız zaman o dönem nüfus sayımlarında resmi olarak yer almayan fakat yine de çok önemli etkilerde bulunan bazı gruplarla karşılaşıyoruz.
The census of population of the very end of the 19th century mentions 21 groups in the Kars province, in the Kars province, yes. 19. yüzyılın tam sonunda gerçekleşen bu nüfus sayımında aslında 21 gruptan bahsediyor Kars'ta yaşayan. One of the speakers already paid your attention to this, and I am not going to repeat. I just mentioned some of the groups just to emphasize the diversity of the landscape. Konuşmacılardan bir tanesi zaten halihazırda bu konudan bahsettiği için ayrıntılarına girmeyeceğim ama yine de bazı grupların isminden bahsetmek istiyorum. I don't think you have even to repeat what I say, because I will now pronounce only the names of the groups like Armenians, Turks, Kurds, Greeks, Karapapahs, Russians, Turkmens, Ukrainians, Tatars, Jews, Lithuanians, Assyrians, Persians, Georgians, Ossetians, Estonians, Germans, Avars, Belarusians, Bashkirs, and Dargins. Tekrarlamanıza gerek yok çünkü zaten sadece isimlerini sayacağım dedi hanımefendi, ama aslında bu isimlerin bir kısmını İngilizce saydığı için en azından İngilizce isimleri çevirmiş olayım. Ermeniler, Türkler, Kürtler, Karapapaklar sayıldı onlar, Yahudiler, Süryaniler, Asuriler, Estonlar, Almanlar gibi çeşitli gruplardan bahsetti. The census took into account only such parameters as a language and religion. Buradaki nüfus sayımı sadece dil ve din gibi kısıtlı sayıda parametreye dayanıyordu. But the latter, the religious parameter, did not consider specific ethno-religious groups. Ama dinsel parametre bazı özgül etno-dinsel grupları dikkate almıyordu. So such groups as the Yazidis, who spoke Kurmanji and were counted with the Kurds, despite their distinct ethno-religious identity, and the Molokkans, approached as Russian, are not mentioned in this census of population. Mesela örneğin Kürtçe konuşan Yezidiler, apayrı bir dinsel kimliğe sahip olmalarına rağmen ayrı bir grup olarak bahsedilmiyorlar. Yine aynı şekilde Malakanlar, Rusların içerisinde sayılıyorlar ve ayrı bir grup olarak bahsedilmiyorlar bu nüfus sayımında. However, the Yazidis were an essential part of the area long before the period we are talking about. Halbuki bu bahsettiğimiz dönemden çok daha öncesinde bile Yezidiler buranın çok önemli bir bileşenini oluşturuyorlardı. As far as in the 30s of the 19th century, Alexander Sergeyevich Pushkin, in the addendum to his journey to Erzurum, prepared a special note on the Yazidis by the missionary Maurizio Garzoni. Burada 1830'larda yazan Pushkin, Erzurum Yolculuğu isimli eserine sonuna Yezidilerle ilişkin özel bir not ekledi ve o notun galiba Rusça başlığını söyledi konuşmacı. Tekrarlayamıyoruz şu anda. In which he mentions particular ethnographic details of the Yazidis, including the epithet of devil worshippers. Epithet of what? Devil worshippers. Devil worshippers. Buranın sonucunda şeytana tapanlar şeklinde Yezidilerin bazı etno-dinsel özelliklerinden bahsediyor Pushkin. Closer to the period we focus on, and I'm talking about, I would particularly mention several outstanding Yazidi figures coming from Kars and the vicinity. Burada Kars ve çevresinden gelen o dönemdeki çeşitli öne çıkan Yezidi kimliklerinden bahsetmek isterim. I should particularly mention Cihangir Agha, Yazidi national hero. Cihangir Ağa'dan bahsedeyim önce. Yezidi ulusal kahramanı. He was son of the chieftain of the Mandiki tribe of the Zukri Confederation. Oradaki, could you repeat the name of the tribe, please? Mandiki tribe. Mandiki. And what confederation? Zukri Confederation. Mandiki aşiretinin, Zukri Konfederasyonu'nun içerisindeki Mandiki aşiretinin lideriydi. Which inhabited the Karasu River basin east of the Van Lake. Van Gölü'nün doğusundaki Karasu River havzasında yaşıyordu. Of course, Cihangir Agha himself was not born in the Kars province. He was from Van Vilayet. But his biography was closely connected with the Kars region. Cihangir Ağa tabii Kars'ı değil, Elban vilayetinden geliyor ama kişisel tarihi bu Kars'la fazlasıyla iç içe geçmiş durumda. And besides, his biography is connected with other well-known Yazidis of that period, such as Najid Bek, Sardar Bek, Osman Agha, as well as with the Armenian hero Andranik Kozanyan. Ermeni kahraman Armani Kozanyan'ı ek olarak Macit Bey, Serdar Ağa, Osman Bey gibi diğer Yezidi figürlerle de iç içe geçmiş bir öz yaşam öyküsü var.
In 1915, Cihangir Agha joined the Russian army together with 4 other Yazidi regiments. 1915. 1915 yılında Cihangir Ağa diğer 4 Yezidi Tugayı ile birlikte Rus birliklerine katıldı. He also supported the Armenian rebels, and after the collapse of the Caucasian Front in 1918, his cavalry joined the Armenian Corps of Volunteers and took part in the Baş-Aparan battle. Ermeni süvarilerini de aynı şekilde Ermeni isyanını da destekledi. Daha sonra kendi birliği Baş-Arapan muharebesinde çatışan Ermeni gruplarına katıldı. Today, Dr. Pobedonos Tsevakaya already spoke about some Yazidis who contributed to the Yazidi studies and Kurdish studies in the Soviet Union. Dr. Angelika Pobedonosya, Sovyetler Birliği içerisinde Kürt ve Yazidi çalışmalarına katılan bazı Yazidi isimlerinden bahsetti zaten bugünkü konuşmasında. And I would like to add more names to this, particularly the name of Hacı Cindi and Amine Abdal. Hacı Ecindi'nin ve Emine Abdal'ın da isimlerini, Amin Abdal'ın isimlerini de onun saydığı isimlerin yanına eklemek isterim. They were writers, ethnographers, folklorists. Their heritage they left became kind of the fundamental source for the Yazidi studies in Armenia and wider in the whole Soviet Union. Bunlar yazarlar, etnologlar, halk bilimciler ve onların yaptığı çalışmalar daha sonra Ermenistan'da ve genel olarak Sovyetler Birliği'ndeki bu alandaki Yazidi çalışmalarında temel oluşturdular. By the way, today we already heard about the contribution of Arabi Shamilov into the invention of the Latin alphabet-based writings for Kurmanji speakers of the Soviet Union. Yine Arabi Şamilov'un Sovyetler Birliği'nde Kurmanji konuşanlar için Latin alfabesi üretme yönündeki katkılarını da bugün dinlemiş olduk. Arab Shamilov or Arabi Shamo, or are they same people? Okay. Arab Shamilov. Yeah. So Arabi Shamo did it together with Isaac Marugulov. Yes. Arabi Shamo ya da Shamilov, İshak Margulov'la birlikte çalışmasını yürüttü. But we also had these two outstanding figures, Hacı Cindi and Amine Abdal, who together with the Armenian from Van, who spoke Kurdish, Sarkis Lazo, invented an alphabet for Kurmanji speakers based on the Cyrillic alphabet. Yine aynı zamanda Hacı Ecini ve Emine Abdal, Van'da yaşayan bir Ermeni olan Sarkis Lazo ile birlikte Kiril alfabesini temel alan bir başka Kürtçe alfabe de geliştirdiler. It is interesting to note that despite the fact that the mentioned figures had clear Yazidi identity, be it even in its tribal form, they had never been mentioned in any of the population censuses before 1914. Bu önemli kişilikler açık bir şekilde Yazidi kimliğine sahip olmalarına rağmen en azından aşiret düzeyinde 1914'ten önceki herhangi bir nüfus sayımında hiçbir şekilde bahsedilmiyor bu grupta. In the Russian census of population of Yerevan province, Yerevan gubernia of 1914, for the first time the number of the Yazidis and Kurdish families were mentioned separately. İlk kez Erivan guberniyasında 1914 yılında gerçekleşen Rus nüfus sayımında Yezidiler diğerlerinden farklı bir grup olarak adlandırdılar. Being back to Kars of the two centuries junction, I can't help but mention a whole pleiad of remarkable figures, either born there or whose biography is connected with this place. Yine bu 200 yılın dönümündeki pek çok kişiyi düşündüğüm zaman onların isimlerini anmamız gerektiğini de düşünmüyor değilim. Among them is already mentioned today Yerishe Charens, who was born in Kars in 1897. Bunlardan bir tanesi Yeşi Charens, 1897'de Kars'ta doğan bir kişi. The classic of Armenian literature, and Kars had a special role in his lyrics. Klasik Ermeni edebiyatının bir temsilcisi ve Kars'ın onun lirik şiirlerinde özel bir yeri var. In his poem A Personal Song, he writes about Kars. I left my Kars with my old home near the river. I left my Kars, its gardens, its azure sky, father's sadness. Benim Kars'ımı terk ettim onun masmavi gökleriyle ve what was the name of the river? No, the old home near the river. No.
Okay. Ve nehrin kenarındaki evimi kaybettim ve masmavi göklerimi kaybettim. I had no chance to say my last words to my beloved one. O sevdiğime en son sözlerimi söyleyemeden ayrıldım. And I am now wandering in the strange streets of barely familiar cities. Şimdi neredeyse hiç tanımadığım kentlerin tuhaf caddelerinde dolaşıp duruyorum. My each sin is forgiven. My heart is quiet. Benim could you repeat the lyrics? My sins are forgiven. Günahlarım affedildi. And I left forever. Sonsuza dek terk ettim. But if you happen to meet my love in Kars somewhere, ama Kars'ta bir yerlerde aşkımla karşılaşırsanız, then tell her from Charents goodbye forever and forget. Charence'den ona son vedasını iletin ve onu unutmasını söyleyin. Another fascinating figure whose early biography is also connected with Kars is Georgy Ivanovich Gurdjieff. Georgy Ivanovich Gurdjieff de yine bu dönemin çok önemli, çok çarpıcı figürlerinden bir tanesi ki biyografisi, öz yaşam öyküsü Kars'ta iç içe geçmiş durumda. A Russian philosopher, mystic, spiritual teacher and composer of Greek and Armenian descent. Rum ve Ermeni kökenli Rus felsefeci ve müzisyen, mistik bir düşünür ve aynı zamanda da besteci. He was born in Alexandropol, Russian Empire, now Gyumri in Armenia. Şimdi Ermenistan'daki Gümrü olarak geçen Alexandropolis'te doğmuş bir kişi. Which is another significant center of a wider contact zone. Bu da yine çok geniş bir temas noktasının önemli bir noktasında yer alıyor. The family soon moved to Kars, where Gurdjieff entered a Greek school and then was transferred to a Russian school. Aile daha sonra Gümrü'ye taşınıyor ve Gümrü'den oradaki bir Rus okuluna devam ediyor Gurdjieff. He later graduated from the Russian Spiritual Seminary and for some time served as a deacon in the Kars Cathedral. Daha sonra Rus manastırlarından birinden mezun olarak Kars Katedrali'nde görev yapıyor. He left for Moscow in 1912, traveled extensively all around the world. Could you repeat the last sentence, please? He traveled extensively all around the world. Bütün dünyada çok farklı seyahatler yapıyor aynı zamanda. I will try to make me louder. And he spoke many languages, which was typical of the inhabitant of the region. Bölgedeki pek çok yerleşimci gibi çok sayıda dil de konuşuyor elbette. His system of transcendental practices made him famous all around the world. Transandantal bazı uygulamalar yapmaya başlıyor. Bu da onu dünya çapında ünlü biri haline getiriyor. His biography, his childhood connected with two major contact zones like Alexandropolis and Kars, actually made him a very special person who could penetrate into specifics of various cultures. Aslında onun biyografisi özellikle çocukluğuna dair bölüm iki önemli temas noktasının kesiştiği yerde. Yani hem Gümrü'lü hem de Kars'tan gelen birisi olarak onu özel yapan özelliklerden bir tanesi bu iki temas noktasında bulunması oluyor. In my opinion, he is probably the most vivid product of these contact zones. Fikrimce aslında bu canlı temas noktalarının en iyi ürünlerinden bir tanesi, en canlı ürünlerinden bir tanesi onun kişiliği. Gurdjieff absorbed the fluids of nearly all the cultures around him, and this mixture made him what he really became. Aslında Gurdjieff etrafındaki bütün kültürlerin sıvılarını emerek kendisini özgün bir kişi yapan bu özelliklere sahip oluyor. I could mention here at least two outstanding Soviet military leaders who were born in Kars. Sizlere ayrıca Kars'ta doğmuş iki önemli Sovyet askeri liderlerinden de bahsedebilirim. One of them is Armenian Hamayak Babayan. Bir tanesi bir Ermeni bir komutan Hamayak Babayan. General, participants of the Great Patriotic War, hero of the Soviet Union. Ve Büyük Anavatan Savunması'nda Sovyetler Birliği kahramanı olarak tanımlanan bir general kendisi.
His parents were killed in the genocide of 1915, and he managed to escape to Armenia with his younger brother. In the Soviet Union, Mayak Babayan is one of the symbols of the great victory of the Soviet Union over fascist Germany. Ailesi 1915 soykırımında katlediliyor generalin ve küçük erkek kardeşiyle soykırımdan kaçabiliyor. Sovyetler Birliği'nin faşist Almanya saldırılarında en önde gelen kahramanlardan bir tanesi, sembollerinden bir tanesi oluyor. Another Soviet military leader was born to a Russian family in Kars, and his name is Nikolai Klich. Bir Sovyet askeri liderinden daha bahsedelim. Ailesi Kars'ta yaşayan bir Rus ailesine mensup bir komutandan daha bahsedelim. Could you repeat his name, please? Nikolai Klich. Nikolai Klich adı. Klich, yes. General of Artillery. O da sahada malzeme komutanı. Mühimmat komutanı. We can continue with a lot of names like Ripsime Simonyan, a famous Soviet Armenian sculptor, Hovannes Mazmanyan, an Armenian military leader, etc., etc. Aslında çok sayıda yine Kars kökenli askerlerden bahsedebiliriz. Simonyan gibi, Mazmanyan gibi. As a descendant of a family originated from Kars, I have heard numerous stories about the city. Aslında kökenleri Kars'a dayanan bir aileden gelen biri olarak Kars şehriyle ilgili çok sayıda anı duydum büyüklerimden. Besides, there are a lot of testimonies of those who had lived in Kars before 1915, 1918. Ve ayrıca tabii 1915'ten, 1918'den önce de oralarda yaşayanların tanıklıklarını da dinledik. This common memory preserved by the Armenians from Kars represent a picture of a developed city with rich culture, active religious and secular life, profound secondary education which allowed to continue it elsewhere. Aslında bu ortak bellek, Kars Ermenilerin bu ortak belleği, Kars şehrinin zengin bir kültüre sahip, gelişmiş, kalkınmış ve aktif bir kültürel yaşamı olan bir şehir olduğunu ve özellikle yüksek öğretim olanaklarını da hazırlayan orta öğretimin de yaygın olduğu bir şehir olarak hatırlandığını söylüyor. Among the educational institutions of the Kars province in the early 90s of the 19th century, we could mention several very important institutions. O dönemdeki eğitim kurumlarını sayarsak 1900'lü yılların başlarında çok sayıda önemli eğitim kurumu var şehirde. Like the Kars City Three Grade Male and Mariinsky Female School, Normal School in Kazırman, Olty, Ardagan and Digor, General Class and Parish Primary Schools, many other schools, totally 364 educational institutions with about 8,000 pupils in them. Aslında bunlar arasında Kars şehrindeki ortaöğretim kurumlarını, Mariinsky Kız Okulu'nu, Ardahan, Digor ve Kazman'daki diğer ilk ve ortaöğretim kurumlarını sayabiliriz. Toplamda 364 eğitim kurumu olduğunu biliyoruz. Bu kurumlarda eğitim gören 8.000'e yakında öğrenci olduğunu biliyoruz. I am not touching here upon the aspects of economic development of this contact zone. Tabii bu bağlamda aslında ekonomik... Kusura bakmayın. Sesinizi biraz yükseltmeniz mümkün mü acaba? Tabii ki. Evet, hemen yükselteyim. Bu dönemde bir de şunu söylüyoruz tabii ki. Bu öğretim dışında ekonomik kalkınmayla ilgili bilgilere çok dokunmayacağım. Zaten anlatmıştım daha önce. Nor am I bringing any data which would characterize the economic development of Kars province in this period. Among them, there are such significant elements like the construction of a railway Tiflis, Alexandropol, Kars, construction of numerous roads like Kars, Alexandropolis, Kars, Ardagan, Kars, Sarıkamış, development of economic ties between regions, etc., etc. Yani tabii bu ekonomik gelişmelerden kısaca hani şunlara da çok dokunmayayım ama eklemiş olayım sadece. Tabii Tiflis, Alexandropolis ve Kars arasındaki demir yollarının bağlantılarının sağlanması, Ardahan, Kars, Kağızman arasındaki yolların yapılması, Sarıkamış arasındaki yolların yapılması gibi ve bu yollar sayesinde ticari ilişkilerin gelişmesi, bölgeler arası ilişkilerin gelişmesi gibi noktalar da var elbette. All this is out of my focus.
Tabii bunlar biraz benim odağımın dışında bilgiler, yani eklemiş olayım. What I would like to emphasize here is the rich cultural milieu, a specific urban culture with both spiritual and secular aspects of life. Yani aslında benim burada vurgulamak istediğim tek şey bu bölgenin çok zengin bir kültürel içeriğe, yani hem ruhani anlamda, dinsel anlamda hem de seküler anlamda birbiriyle kesişen çok zengin bir kültüre sahip olduğu bu ekonomik gelişmelerin ışığında. The urban culture with educational values, and I would say with its own code of communication between the peoples of various social groups, different ethnic and religious background. Yani aslında bu kent kültürü dediğimiz şeyin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bu eğitim kurumlarıyla farklı etnisiteler ve farklı o eğitim kurumlarının farklı sosyal gruplar ve farklı etnisitelere hizmet vermesiyle de aslında gelişkin bir kent kültürü olduğunu da ifade edebiliriz. All this appeared as a result of the existence of an active contact zone. Bunların hepsi de aslında aktif bir temas noktasında duruyor olmasından kaynaklı. This zone created a remarkable and specific environment which produced phenomena of a principal inequality for the whole region. Bu da aslında çok dikkate değer ve spesifik, çok özgün değerlerin üretilmesini sağlıyor bu bölge açısından. Personalities I have mentioned above are part of this phenomena, and the latter, that is the phenomena itself, having given birth to them at the same time totally depends on the existence of such personalities. It cannot exist without them in their absence. Tabii ki bu bahsettiğim kişilerin ortaya çıkması, onları şekillendiren şey de aslında bu temas noktasının varlığı elbette. Çünkü onlar da aslında bu olgunun bir parçası olarak ortaya çıkan ve kimliği biçimlenen kişiler. Onlar olmasa, bu temas noktası olmasa onlar da olmazdı. All the personalities I've mentioned left Kars in the second decade of the 20th century. Bütün bu kişiler, bahsettiğim tüm kişiler Kars'ı 1900'lerin ikinci yarısında Kars'ı terk ediyorlar. Indeed, the alteration of borders did its job. Tabii aslında sınırların değişmesi işlevini görmüş oluyor bu durumda. But the phenomenon of the Kars contact zone disappeared together with the people who on one hand acquired their specific quality from its atmosphere, and on the other hand they were supposed to and could extend this quality to the whole environment. Aslında tabii ki bu olguyu sağlayan özneler buradan ortadan yok olmaya başlıyor. Buradaki bu olgudan edindikleri özgün özelliklerin bulunduğu kişiler de ortadan kaybolmaya başlıyor ve aslında bu bölgedeki bu temas noktasının özgünlüğü de zarar görmeye başlıyor. It was no longer possible in the newly shaped Kars, which were lacking its basic essentials, which got rid of its essence of a contact zone and can no longer pretend to be a specific cultural phenomenon. Ve tabii ki artık bu yeniden biçimlendirilmiş olan Kars şehri o temel, spesifik, özgün özellikleri üretmeyen ve onu aslında bir şekilde yok eden bir döneme, o özgün tarafların, kültürlerin yaşamasını sağlamayan bir atmosfere evriliyor. The city just stopped creating a new quality on the borderlines, on the frontier lines of cultures. Aslında şehir artık bu kültürlerin kesişim noktalarında bir şey üretmeyen, bir niteliğini, bir şey üreten niteliğini kaybediyor. Here we should again remember the words of Mikhail Bakhtin. I studied my paper with. Burada aslında konuşmama başladığım sırada alıntıladığım Mikhail Bakhtin'in alıntısına tekrar dönmek isterim. Every cultural act essentially lives on the borders. Her kültürel eylem aslında sınırlarda yaşar diyor. Distracted from the boundaries, it loses ground, becomes empty, arrogant, it degenerates and dies. Sınırlardan her uzaklaştığında artık kibre kapılmış olan, boş olan ve bozulmuş olan, dejenere olan bir şey haline döner. That is why I suppose many of today's speakers approach Kars of the past as kind of a failed chance to create a role model of a productive contact zones. Tabii bu bahsettiğimiz şey aslında bu temas noktalarının rol modelleri oluyorlar. I felt the same when I visited Kars several years ago. Well, probably as an Armenian, I'd better abstain from referring to myself in this delicate issue. Maybe I wouldn't sound objective in this issue.
Yani aslında benden önceki konuşmacılar da zaten değinmişti hani bu değişime. Ama ben de bir Ermeni kökenli biri olarak bu hassas konuda belki çok nesnel davranmamış olabilirim, konuşmuyor olabilirim. Ya da ben bu özellikle orayı ziyaret ettiğimde mesela aslında böyle konuşmaktan da kaçındım biraz. In this regard, I would better refer to the Turkish writer Han Pamuk, and thus to the city he describes in his novel Snow. Aslında bu noktada da Orhan Pamuk'un yazdığı Kar romanından da bir alıntı yapmak isterim. So the city of Kars, as seen by Pamuk, or his hero, evokes in the reader of the novel not even nostalgia, but a deep yearning and forlorn, lost hope. Aslında ben Kars'ı Orhan Pamuk'un gördüğü gibi görmek isterim. Yani bir nostalji nesnesi olarak değil de aslında kaybolmuş ve bir yas tutma sürecinin şeyi olarak görüyorum bir taraftan. This is what I felt while reading the popular book, as well as many other readers I happened to discuss the novel with. Sanırım romanı tartıştığım diğer kişilerle de aslında bu duyguyu paylaşıyoruz. Onlarla tartıştığımda da bu duyguyu paylaştığımızı gördüm. The city's history, echoes of its past, preserved in some elements of old civil architecture, in its churches destroyed and converted into mosques, in the still living memory of the genocide survivors, ancestors, etc., etc. All this reminds to a thinking person of a principally different quality of being. Aslında tabii şehrin tarihi geçmişinde yankılanıyor, onu söyleyebiliriz. Aslında örneğin bozulup cami yapılmış kiliselerde, o eski sivil mimarinin özelliklerinde veya soykırımdan arta kalan tanıklıklarda, soykırımdan kalanların hatırladıklarıyla aslında bize bunların hepsi çok farklı varoluşların geçmişinde kentin tarihinde yankılandığını gösteriyor. This principally different quality of being is determined neither by political or administrative borders, nor by trade ties, but exclusively by the cultural phenomenon it can no longer produce. Artık üretilemeyen bir kültürel olgunun aslında politik ve idari sınırlar nedeniyle parçalandığı ve artık bu varoluş biçimlerinin var olamadığı, üretilemediği bir durumda bahsediyoruz aslında. I would not like to stop or emphasize on this pessimistic note. Bu pesimist, kötümser ifadenin üzerinde çok durmak istemiyorum, çok vurgulamak istemiyorum ama Each attempt of analysis of a context zone is only a reminder. Benim bu temas noktasına dair analizim sadece bir hatırlatıcı aslında. Dear Victoria Arakelova, sorry for stopping. We have less time. Could you make your last sentence? Yes, this is the last sentence. Evet, son cümlelerimi söylüyorum. All what is situated on the borderlines can either be a contact zone or a far periphery. Can you repeat the last? Far periphery. Periphery. Okay. Aslında bu temas noktası ile ilgili söyleyeceğimiz her şey zaten ya bu sınır hatları üzerinde ya da periferilerde gelişmeye devam ediyor. It should be either an active contact zone or it will be doomed to emptiness and provincialism. Ya aktif bu temas noktası ya aktif bir temas noktası olmak zorunda ya da artık bölgecilikle kaybolmaya yazgılı bir yer haline gelmiş olacak. Okay, thank you very much for your attention and for the translation. İlginiz için teşekkürler, çeviri için de teşekkürler. Thank you so much for remembering us. Yes, sure, thank you so much. Biz de çok teşekkür ederiz Victoria Arakelova'ya. We would like to extend our thanks to Victoria Arakelova too. Bir sonraki konuşmacıya geçmeden önce yine bir iki spotumuz var. Bu iki spotları izleyelim. Ondan sonra konuşmaya geçelim. So let's watch two videos again. ...15 yıldır bu Damal Cemevi'nin kanaat önderliğini yapıyorum. Kökenim Alman. Eşimin kökeni Ermeni.
Fakat benim inancım Hristiyanlık, eşimin inancı Müslümanlık. Sonra iki din de benim evde bir arada yürüyor. Merhabalar, ben Seyit Ahmet Erdem. Buradaki Azerilerin ve Caferlerin kanaat önderiyim. 30 yıldır bu görevi yapıyorum. Efendim Kars çok mükemmel bir şehir. Yani şöyle homojen bir şehir. Karışık bir mozaik. Mükemmelliği de orada zaten. Burada Kürdüyle, Karapapağıyla, Azerisiyle, Yerlisiyle, Türkmeniyle, Ahiskalı, Posoflusuyla biz artık etle kemik gibi olmuşuz. Şimdi Karslı yazar Berat Akçayöz'ün küçük bir spotu var. Onu izleyelim. Bu coğrafyanın asıl zenginliği çok kültürlüktür. Orta Asya'dan gelen kavimler göçü sonrasında bütün etnik grupların bu bölgeden gelip geçtikleri süreç içerisinde kültürleri üzerinde büyük etkiler ve mixler oluşmuş. Bu karışımların sonucunda Kars'a özgü kendi bir kültür sentezi ortaya çıkmıştır. Sektantlar olarak gelen Malakanlar ve Dukoborlar kendi bölgelerini geçmişte almış olduğu zenginlikleri bu bölgeye aktardılar. Kars bölgesindeki Malakanların gelişleri Çarlık Rusya'nın bu bölgedeki yapmış olduğu etnik arazi oblastların üzerinden getirdikleri etnik gruplar içerisinde yer aldılar. Bu bölgeden de birçok kültürleri kendi bünyesinde sentezlediler. Sevgili katılımcılar, bir sonraki konuşmamız Sayın Erkan Karagöz'e ait. Kars doğumlu tarihçi ve edebiyatçı Erkan Karagöz. Dear participants, our next speaker will be Erkan Karagöz. He is an historian and a literature man who was born in Kars. Özellikle Malakanlar ve Kars Cumhuriyeti üzerinde kaleme aldığı çalışmalarla adından söz edilen değerli bir yazardır. He is a distinguished author, especially with the works he has written on Kars Republic and Malakan people. Araştırmacı Karagöz, Kars'ta yaşam sürdürmüş Rumlar, Ermeniler ve Almanlar üzerine konuşma yapacak. Now, Erkan Karagöz, researcher, is going to talk about the Greeks, Armenians, and Germans lived in Kars. Erkan Hocam, söz sizde. Merhaba, Mr. iyi Erkan, geceler. the floor is yours. Hello, good night. Yorucu bir gün oldu zannediyorum sizin için. I think it was a tiring day for you. Şimdi Kars gerçekten az önceki konuşmacının da belirttiği gibi çok kültürlü bir kent. Oradaki insanlar... Hocam tamam, devam edin. Sadece 2-3 cümlede bir durursanız çeviri için yeterli bizim için. Teşekkürler. Oradaki insanlar etnik kökenlerine bakmaksızın, etnik kökenlerine bakılmaksızın, önleri açık bir şekilde bir Çarlık sultası altında yaşamalarına rağmen kendi varlıklarını korumayı başarmış ve gerçekten de bunu siyasal anlamda bir varlığa dönüştürmüştür. And as the speakers before me, pardon hocam, özür dilerim. And the speakers before me has said, as already mentioned, Kars is a multicultural city where all the ethnicities live together, regardless of their ethnicities. They had they have achieved to protect their own existence, their own being, despite they were living under the dominancy of the Tsardom, and they have created and transformed this existence into something political existence.
Kars'ın Ruslara antlaşma gereğince Ruslara bırakılmasından sonra yine bu anlaşmanın ilgili hükümleri gereğince 1880'li hatta 81'li yılların sonlarına kadar dileyen halkların diledikleri yöne göçmelerine izin verilir, göz yumulur. Yani After the Russian agreement, pardon, ben araya giriyorum. Tamam. After the Russian agreement, where the Kars region was left under Russian dominancy, according to the provisions of Russian and Ottoman agreement, the people of any ethnicity had the right of migrating to either countries at the end of 1880s. Kars'ın yasal olarak bir Rus toprağı haline dönüşmesi üzerine Rusya burada imar planlarını geliştirmeye başlamıştır. Dönemin savaş teknolojisine, koşullarına uygun olarak imar planlarını geliştirirken buralara yerleşen halkların da barış içerisinde yaşamasına, bütün despotik tavırlarına rağmen barış içerisinde yaşamasına dikkat eden bir politika sürdürmüştür. And after Kars and officially Russian land, they have started an architectural shaping of the city according to the technology of war and technology of the construction period. And though they have some, of course, some despotism, they also follow the policy of having all the ethnicities live in peace in the area. Kars'ın Rus toprağı olması üzerine Kars'ta yaşayan Karapapaklı ve Kürt kökenli 100 bine yakın insan, 80 binin Karapapaklı olduğu söylenir. Kars kentini, Kars kırsalını terk ederek Osmanlı topraklarına geçer. Osmanlı bu geçişi engellemeye çalışırsa da bunda başarılı olamaz. So when Kars was a Russian land, around 100,000 people of Karapapakh and Kurdish people tried to migrate to Ottoman area, Ottoman period, but 80,000 of them were Karapapakh, as we know. But though the Ottomans prevented them to migrate into their land, they couldn't achieve that and they migrated. İlginç bir geçiş söz konusudur. Kars'taki Karapapaklılar yaşam koşullarının, iklim koşullarının uymadığı Osmanlı topraklarına geçerken Kafkasya içlerindeki, Doğu Kafkasya'daki, Şirak bölgesindeki, Ahıska, Ahılkerek bölgesindeki Karapapaklılar da Kars bölgesine inmeye başlar. There has been an interesting migration line here. The Karapapakh people, despite their accustomed climate change, despite the climate they were accustomed to, they had a movement from the Kars region to the Ottoman area, and the ones in the Karapapakh people living in the Eastern Caucasia, like in Ahıska, in other areas, they also migrated to Kars. Ama bu arada Kars topraklarında yaşayan, uzun süredir yaşayan, gerek Kars kırsalında, gerek Kars kent içerisinde ticaretle uğraşan Ermeni halkı bulunmaktadır. Bu Ermeni halkına Osmanlı topraklarından çok fazla bir katılım 1880'li yıllarda olmamıştır. Ama burada bir güç olarak bulunmaktadırlar. And in the area of Kars lands, of course, both in the villages and both in the city center, there were Armenian people who have been living in the area for a long period of time, and they were engaged in commercial activities. And the Armenians in the Ottoman area didn't migrate or didn't join to Armenian people during this period in 1880s, but they were a power there, of course. Osmanlı topraklarından Ermeni halkının geçişi çok kitlesel olmamakla beraber Osmanlı topraklarından Rumların geçtiğini görüyoruz. Gümüşhane Rumlarının
Daha önce bir kısmı Gürcistan Sopeli bölgesinde sabun imalathanelerinde çalışmak üzere giden Rumların Kars'a göçtüğünü görüyoruz. Bu ciddi bir göçtür. Bugüne kadar özellikle bu konudaki çalışmayı yayınlayana kadar Rumlar konusunda Kars'ta da çok ciddi bir bilgi boşluğu vardı. Ben kitabımda Kars'a göçen Rumların daha çok dinsel kaygılarla göç ediyorlar. Ortodoks Ruslarla birlikte olmak, kendileri de Ortodoks olduğu için birlikte olmak amacıyla göçüyorlar. Ama bu Rumların, Kars'a göçen Rumların sayısının az olmadığını, 70 bin ile 80 bin arasında olduğunu belirten kaynaklar bulunmakta. So the influx of Armenians were not so high, as I said before, but the influx of Greek people, especially the ones who went to Georgia, Sopeli region to work in salt factories, had a flux to the area, to Kars region. Till our study was published, there wasn't enough info about the Greeks in the area, in Kars region. But in my book, I have found some information while I was publishing my book that the Greek people, there was a huge Greek flux to the area, to Kars. They had of course, they have a aim to, of course, which they were having some religious concerns. So they wanted to migrate to the area in order to join the Orthodox Russians in terms of, because they were also Orthodox. And we, according to the numbers and studies, we have found that there were around 70,000 or 80,000 Greeks migrated to the area. Bu göçle gelen halkların özellikle yerleşim ve arazi paylaşımı konusunda bir sorun çıkmaması için Rus askeri yönetimi hakikaten çok ciddi bir politika uygulamıştır. Ben Rumlara ilişkin çalışmayı yaparken Rum Milli Kütüphanesi'nde, Yunan Milli Kütüphanesi'nde Karslı bir hemşerimiz olan Stefanos Konstantinos Kinigopoulos'un anılarını buldum. Takdir edilmiş anılar, atılmış bir köşeye, hiçbir zaman kitap olmayacak anılar. Bu Kars'ın Bezirgan köyünden, Selim'in Bezirgan, bugünkü eski geçit köyünden bir öğretmen. Anılarını yazmış. O köyü o kadar güzel anlatmış ki suyuyla, ırmağıyla, havasıyla ve benim vatanım diyor. Yani benim vatanım Gürcistan demiyor. Benim vatanım diyor. Bu kitapla ilgili çeviri çalışmalarında Patrik yardımcısıyla Dimitri Kara ile görüştük. Dimitri Kara Kars'ta Rum olup olmadığını bilmediğini söyledi. Gerçekten de Türkiye'de bu konuda yayınlanmış tek kaynaktır. Güneybatı Kafkasya Kars Rumları. Ama tabii şu anda ekranda gösterebildiğim kadarıyla göstereyim. Şu anda baskısı bulunmamakta bu kitabın. Fakat bu kitap Yunanistan'da da çok ciddi etkiler sergiledi. Diyeceksiniz ki ne biliyorlar? İlginçtir. Özellikle Selanik bölgesindeki Rumlar, Karslı Rumlar terekeme aksanıyla konuşuyorlar. Benden daha güzel terekeme aksanıyla konuşuyorlar. Hocam devam edeyim mi çeviriye, pardon? Biraz uzun oldu. And when this migration happened, of course, the Russian military administration followed a very serious policy in order not to have problems when they were sharing the lands or the settlement of the migrations, of course. And when I was working for my book in Greek National Library, I have found the memoirs of a
village teacher of Kars, Bezirgan, and his name was Stefanos Konstantin. He was talking about his village with in a very vivid way, and he loved the village, and he calls it as his homeland, not Georgia, but the area as his homeland. And for its translation works, I had a meeting with the religious people there, but they didn't know that there were some Greek people in Kars. So my book is the only source about the Greek people in Kars area, and it's called as the Southern West Caucasian Greek people. And of course, the book has its impressed the people in Greece too, and especially in Saloniki, the Greek people of who had Kars origin were talking in Terekeme dialect. They were talking better than me as a Terekeme person. Cümleleri hakikaten çok uzatmışım. Çeviride sağ olun, sizi yoruyorum. Estağfurullah. Bu Kars halkının, daha doğrusu Kars'ın yeni halkının arasında siyasal çatışmaların olmaması, yani Ermenisiyle, Rumuyla, Türküyle, Kürdüyle, Karapapaklısıyla, yarı göçer Terekemesiyle bir sorununun olmaması, boşalan köylerin Rus Gubernatorluğu ve Kafkasya Genel Valiliği tarafından bu topluluklara tahsis edilmesidir. Topluluklarda yaşayan insanların sayısına göre belli dönümlerde araziler verilmesidir. Hatta bunu yaparken Rus yönetimi bu şeyi yaparken özel mülkiyeti olup da Kars'tan ayrılıp Osmanlı toprağına geçen kişilerin paralarını ödeyerek topraklarını satın almıştır. Bir kısmının anlaşmazlık olan bir kısım arazilerde ise Kars Cumhuriyeti'nin önemli kişiliklerinden Tevhidettin Mamiloğlu avukatlık yaparak bunların haklarını korumuştur. And the fact that there was not any conflict among the new inhabitants of Kars, namely Armenians, Greeks, Turks, Kurds, Terekeme, Karapapaks, nomads and semi-nomads, this is thanks to Russian gubernias policy conducted here. They had allocated certain amount of land to different communities, and this was done based on the population of the community. And even if someone had a private property and wanted to pass from Kars soil, from the Kars Republic to the Ottoman soil, they had been bought by the Russian gubernia. And if there were some disputes, Tevfik Mamilov, famous lawyer of Terekeme origin, was working and running the cases. Rusların uyguladığı toprak rejimi mülkiyeti çok ilginç. Aslında Bolşeviklerin Rus devriminden önce, Rus devrimi özellikle Narodniklerin Rus devriminden önce, Rus devriminin müjdecisi olarak kabul ettikleri kadim komünal toprak paylaşımı mülkiyeti Çerni Peredel uygulamasını Kars'ta yapmışlar. Yani her yıl Rumuyla, Kürdüyle, Türküyle her köylü kendisine ait, kendisine verilecek topraklar için kura çekiyor. Toprağın bitkisinin yağlı olup olmamasına da dikkat edilerek kura çekiyor. O yıl orayı işliyor. Ertesi yıl yeniden kura çekiliyor. O toprağı başkası işliyor. Topraklar şeyle geçmiyor. Miras yoluyla geçmiyor. Actually, there is a very interesting Russian land ownership or property regime working here.
it can be even called the herald of the Narodniks Cherny Karadal approach, which is the ancient land ownership, which is the herald of the Russian Revolution, according to some. According to this property regime, each and every peasant was drawing a lot. And of course, this lot was also taking into account the plant to be raised there, whether it is an oil plant or not. And according to this draw, they are processing the land there, and the next year they are drawing another lot. Bu toprak paylaşımı, yani Çerni Paralel ya da Kars'taki adıyla fişek çekme merasimine çocuklar, yeni doğmuş çocuklar dahil edilir. Ölen kişiler düşer. Ona göre paylar yeniden paylaştırılır. Bunu bu kadar açmamın nedeni, bu halklar arasında neden bir şiddetin, bir kör şiddetin yaşanmadığı, neden bu halklar arasında bir hoşgörünün geliştiği, neden bu halklar arasında kültürel anlamda gelişmeye açık çabaların olduğunu göstermek içindir. I am this Cherny Paradal, or according to the local people's language, drawing some bullets. It's a way of drawing the lots. In this way, for example, the newborns were added to the population and the diseased were subtracted from the population. Why I am going into such details? Because actually we can understand based on this why there wasn't any blind violence here among the people, why there was a tolerance developed, and why there were some cultural openings among the inhabitants of the region. Kafkasya'daki bu göreceli özgürlük ortamı, daha sakin ortam, Kafkasya'ya sürgün gönderilen Molokan mezhebinden Rusların ve Dukoborların dışında gönüllü gelen Ortodoks sivil Rusları, Osetleri, Çerkezleri, yani Kars'ta aslında üzerinde çalışma yapılmayan belli sayıda, sayısı 10'a yakın Çerkez köyü bulunmaktadır. Bu köylere insanlar yerleşmiş, iskan edilmiş ama Cumhuriyet'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin ya da Büyük Millet Meclisi hükümetinin 21'deki antlaşmasından sonra ve yine 1918'deki Osmanlı müdahalesinden sonra bu halkların çoğu buraları terk etmiştir. Almanlar da there was a relatively free environment in this region. It was relatively free and relatively peaceful. And that's why not only exiled Russian groups such as Malakan and Dukurgors, but also there were some volunteer groups who had decided to come in Kars, such as Russians, Ossets, Circassians. And there are more than 10 Circassian villages in the Kars, and these villages are not studied. They had arrived here, they had been settled here, but unfortunately after 1918, the Ottoman regime, and after the 1921 Turkish National Parliament's agreement with Russia, they had to leave this territory. Almanlar da bunlardandır. Yalnız bunların ortak özelliği mezhep olarak Rusya'da egemen kilisenin dışında mezheplere sahip olmasıdır. Örneğin Kars'a gelen Eston Almanları Mennonturlar. Yani Molokanlarınkine benzer farklı dinsel ritüelleri olan kapalı topluluklardandır. Ama çok küçük topluluklar halinde gelmişlerdir. Kars'ın kültürüne o anlamda çok fazla katkıları olduğunu söyleyemeyiz. Fakat İsviçre Almanlarından olan ünlü peynirci Çar tarafından Kars'a gönderildiğinde David Moser isimli ünlü peynirci Kars'a gönderilerek Kars'ta İsviçre
Alplerine yakın bir coğrafya, iklim var mı? Onu araştır diyor. Ve David Moser ailesiyle birlikte Kars'a geliyor. Almandır, Kars'a geliyor. Bugünkü Zavotlar bölgesini beğeniyor. Buranın iklimi İsviçre Alplerindekine uygun diyor. Ve yurt dışına ithal edilmek üzere Kars'ta peynirciliğe başlanıyor. Actually, the Germans are a part of this group, German Eston, but generally both Russians and the Germans are extra-ecclesiastical. I mean, the groups which are outside the church, general mainstream church approach. For example, the Eston Germans are coming from the Memnot group, which is a small Malakan-like closed Christian sect. They have different rituals, but they are very small communities, so they didn't have a very strong effect on the cultural texture of the region. But David Moser, who is a Swiss German, famous cheese producer, had been sent by Tsar to Kars in order to understand whether there is an Alpine-like climate, the Alpine mountains-like climate in Kars. He comes to today's Zavotlar region. He likes there. He comes with his family and thinks that this place has a climate which is akin to Swiss Alpine climate. So he stayed there and began to produce cheese for exportation purposes. Bugün Zavotlar bölgesinde üretilen, giderek biraz daha hinterlandı genişleyen Emmental peyniri Türkiye'de sadece Kars'ta üretilmektedir. Bu hem bitki yapısından hem coğrafyasından hem de üretilen Almanlardan kalan hayvanların çoğalmasından elde edilen hayvanların sütünden kaynaklanıyor. Yani Emmental peynir 2 seneye yakın bir süre içerisinde bizim Gravyer dediğimiz peynir aslında Emmental peyniridir. İsviçre Emmental peyniridir. Bu peynir Türkiye'de üretilmekte ve gerçekten de yani kaşarın dışında Kars'ı markaya dönüştürecek bir niteliğe sahiptir. Ama bunu region of Zavotlar, now it has a wider hinterland and it's producing Emmental cheese. Actually, we call it Gruyere, but it's actually Swiss Emmental cheese. And this is due to the vegetation geography of the region as well as the animals, the livestock, which had been inherited from the Germans. They have a special milk and it's possible to produce this Emmental cheese. And this cheese is so important that it's not being produced anywhere else in Turkey, and it can turn Kars into a kind of brand mark. Bu halklar bu bölgeyi terk ederken bunu kendiliklerinden isteyerek geride kalan Müslüman halka öğretmemişlerdir. Yani bu biraz bölge halkının cin gözlüğüyle öğrenilmiş bir şeydir. Yani bu topluluk, şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu toplulukların hepsi bu toplulukların hepsi aslında otarşik, kapalı topluluklardır. While they were living the region, actually they didn't willingly teach how to produce cheese to the Muslim people of the place. They actually learned it thanks to their slyness, their being cunning. Because why I tell this? Because these communities are generally autarkic and closed communities. Mennotların, Dukoborların, ki Dukoborlar fazla kalmamış, 901 yıllarında Kanada'ya aracılığıyla Kanada'ya göçmüşler. Bölge Malakanlarının Kars'tan giderken, bu Malakanların Kars'tan giderken beraberinde götürdükleri şeyler dışında halklar arasında bazen küçük çekişmeler olup halklar arasında çok fazla bir çelişki yaşanmamış.
Ancak bu halklar kendi inanışlarından birisinin, yani bir Molokan kızının ya da Molokan erkeğinin kullanılmayan mikrofonunu kapatabilir miyiz hocam? Sizi duymakta güçlük çekiyoruz. Teşekkürler. Molokan erkeğinin ya da kızının kendi inancı dışında birisiyle evlenmesi halinde aforoz edilir. Yani artık o topluluğun bir bireyi değildir. Kendi içinde hem otaşiktir hem katırdır bu topluluklar. Bunu biraz da böyle kabul etmek lazım. Ama gerek Mennonitler, gerekse Dukovorlar, özellikle Malakanlar farklı dinsel semboller taşımadığı için bölgedeki Müslüman halkla daha rahat anlaşabilmiş. Bölgedeki Müslüman halk onları karşısına almamış. Çünkü Müslümanlar gibi onlar da domuz eti yemiyorlar. Kiliseleri yok. Sabraniye denen bir yerleri var. Oraya toplanıp sadece ilahi okurlar. Enstrüman kullanmazlar. Yani geçmişte hatırlarsınız Tarık Akan'ın meşhur Deli Olma filminin en zayıf yanıdır o. Malakanlar piyano çalmazlar. Malakanlar piyano kullanmazlar. Hiçbir müzik aletini kullanmazlar. Fakat iğreti bir şekilde o film belki filmin başarısızlığının bir parçası olmasına neden oldu. Rumlara gelince. Pardon hocam. Hocam bölmek zorundayız. Siz çeviri yapmak zorundayız. These are, as we said, are autarkic communities, closed communities. For example, a Malakan girl is not allowed to marry to a Muslim man. Otherwise, they are excommunicated. But still, they are not carrying, they are a community which is not carrying religious symbols, which are, for example, they are not eating pork either, like the Muslims. They don't have their church. They have a kind of place which is called Sabrania, and they are chanting hymns over there. That's all. So this made it easier for these communities to come together or to live together with the Muslim inhabitants of the region. Of course, there were some small disputes, but there wasn't an important conflict among Muslim inhabitants and Memnos and the Kobars. The Kobars actually stayed very short. They have left around 1901 and they have set for Canada. But still, this is an important fact with this regard. Rumlara gelince Erkan hocam yavaş yavaş toparlayabilir miyiz? Vaktimiz azalıyor. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Rumlara gelince Rumlar bölge Müslümanları ve bölge Ermenileri gibi kendi silahlı güçlerine sahiptiler. Ve kendi aralarında anlaşarak bu silahlı güçlerini oluşturmuşlardı. Şuralar, Rum Şurası, Ermeni Şurası, Müslüman Şurası, yukarıda Gürcistan'da Gürcistan Şuraları vardır. Bu şuralar kendi halklarını öz yönetimsel bir sistemle yönetmektedir. Ama Brest-Litovsk anlaşmasıyla Osmanlı buraların kendisine verildiğini iddia ederek bu topraklara girince Rumları özellikle silahlı güçlerini ve süvari güçlerini buradan çıkarmalarını ister. Rumlar yeniden Kafkasya'ya, Gürcistan'a doğru sürülürler. Yani bölgedeki Ermeniler zaten Kazım Karabekir bölgeye girdiğinde bölgeyi terk etmek durumunda kalırlar. About the Greeks, the Anatolian Greeks, actually they had their own armed forces, just as the Muslims and the Armenians. And this force had been created as a result of an agreement, and because we know there are councils of Greeks, Armenians, Muslims, Georgians here. These are self-management or self-government. Points. Sorry.
pardon. But after Brest-Litovsk agreement, the Ottomans said that, alleged that this region belonged to them, and according to the agreements, this region had been left to them, and they wanted the Greek cavalries leave the region. That's why they had to go to do Georgia and Armenians had already left when the Kazım Karabekir entered the region. Buyurun hocam. Fakat 6 ay sonra Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması üzerine Osmanlı'nın savaşta yenik düşmesi nedeniyle Osmanlı'nın 1914 sınırlarına geri çekilmesi istenir. Osmanlı 1914 sınırlarına geri çekildikten sonra Kafkasya'daki Rumlar, daha doğuya göç etmiş Karslı Ermeniler ve Kars'ta Osmanlı'nın baskısı altında varlıklarını sürdürmeye çalışan Şura aydınları tekrar toparlanırlar ve kendi cumhuriyetlerini kurarlar. Yani çok ciddi bir örgütlenme söz konusudur, bir örgütlenme gücü söz konusudur. But 6 months later, there was Mondros Armistice Agreement, and according to this agreement, the Ottoman Empire had been accepted as defeated, and it was asked for going back to its 1914 borders. After this, the Caucasian Greeks went back to the eastern part, also Armenians of the Karsus. And then the intellectuals from the council came together again, and they created their own republic, which shows that there is a very important and serious level of organization or self-organization in the region. Son olarak şunu söyleyeyim, bu cumhuriyetin yöneticileri içerisinde Molokanlar olduğu gibi iki de Rum bakan var ve bakanlardan birisi Sosyal Yardım Bakanı. Yani 1919'da Sosyal Yardım Bakanı'ndan söz ediyor ve bunlar İstanbul'daki işgal güçlerine verdikleri güven mektuplarında kendilerinin sosyal demokratik bir iktidar olduğunu, yani o dönemde Bolşevizm'e denk gelen iddia ediyorlar. Bunların Malta'ya sürülmesinden sonra Müslüman olanların bırakılmasından bir sene kadar önce Rumlar bırakılır, Yunanistan'a geçer. Akıbetleri halinde bir bilgi yoktur. Ama şunu da belirteyim, önemli bir Karslı Rum Yunanistan İç Savaşı'nın komutanlarından önemli bir Karslı da Kapitan Markos'tur. Bu bölge sürekli bir şeyleri üretmektedir. Hinterlandı doludur. Yani bu aslında ön yargılı bakmamaktan kaynaklanıyor. Çok entelektüel kültürlerinin falan olmasından kaynaklandığını söyleyemeyeceğim. Ama hiçbir şey ön yargılı bakmıyorlar. Ve kendilerini sisteme uydurmanın dışında sistemi yenilemek, sistemi sürdürmeye çalışmak için mücadele veriyor. Bugünkü Karslılar onlar mıdır? O tartışılır. And speaking of the Republic, the administrators, among the administrators of the Republic, we have Malakans and also 2 Greek ministers. And one of these ministers is a social welfare minister. We are speaking about social welfare minister in 1919. And when they have sent certain letters of guarantee to the occupational forces in Istanbul, and they called themselves as social democrats, which was coinciding with the Bolsheviks of the region. After this, the Greeks left this region for Greece, and we don't know what happened, their whereabouts, but we know one of them, Kapitan Markos, which was a commander during the Greek Civil War. So this region always produced some people, something. They have a very wide hinterland.
And it's not because they have a very strong intellectual background, but it's because they don't have biases, they don't have prejudices. They are not only adapting themselves to the system, but also they are changing and refreshing this system. Of course, the Kars inhabitants of today, are they same with those people which we have told? This is under dispute. Son olarak söylediğimi açıklık getirmek anlamında söylüyorum. 1921'de Kars'a tayin edilen ilk Osmanlı valisi Sami Sabit Kahraman anılarında Karslıların Bolşeviklerle çok içli dışlı olduğunu, onları çağırıp tehdit ettiğini, Kars'ın yerlilerinin, yani giden gitmiş zaten, Rumuydu, Ermenisi gitmiş, Kars'ın yerlilerinden 10.000 Karslı'nın Kafkasya'ya geri döndüğünü söyler. Finally, in order to reveal, to clarify what I have said, we know the memories of Sabit Kahraman, who was the Ottoman governor appointed in 1921 to Kars. He says that Kars inhabitants were too intimate with the Bolsheviks. We are not speaking about the Greeks or Armenians because they have already left by the time, but still, and he also states in his memories that 10,000 Kars people had migrated back to Caucasia after the Bolshevik Revolution. Teşekkür ediyorum. İçeride çevirdiğiniz dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Thank you very much and thanks to the translators. Erkan hocam biz de çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Thank you Professor Erkan. We thank you very much. Şimdi çok fazla zaman kaybetmeden hemen sonraki konuşmacıya geçelim. Without losing time, let's proceed with the next speaker. Saygıdeğer dostlar, Türk siyasi tarihinin sembol isimlerinden Esenyurt'un kurucu belediye başkanı, aynı zamanda tıp doktoru Gürbüz Çapan'ın özellikle belediyecilik modelleri üzerine paha biçilmez bir tecrübeye sahip olduğu hepimizin malumudur. We all know that Gürbüz Çapan has a very valuable experience related to, especially to the municipal models, and he is one of the symbol names of the Turkish political history. He is the founder mayor of Esenyurt, Istanbul, and also a medical doctor. Gürbüz Çapan. Aynı zamanda Kars Çıldırlı olan değerli başkan, Kars'ta nasıl bir belediyecilik modelinin inşa edilmesi gerektiği konusunda konuşma yapacak. Sayın Başkan, kürsü sizin. Mr. Çapan is also from Kars, Çıldır, and he will be delivering a speech about what kind of a municipal model to be established in Kars. Distinguished Mayor, floor is yours. Selam. Selam başkanım. Merhaba, duyuyor musunuz beni? Ha? Evet, duyuyoruz. Kaç dakikamız var? 15 dakika veriyoruz her konuşmacıya ama bugün tabii konuşmacılar oldukça hoyrat davrandılar diyelim. Bir şey var, Nazım'ın şiirinde Lazlar için diyor ya, onlar sözle sevişirler diye. Evet. Yani hepsi Kars'tan erken söküldükleri için bir türlü hasretleri bitmiyor. Normal. Kars'a dair konuşulacak çok şey varmış, evet. Vardır daha da. Yani bunu birkaç sefer yaparsanız olur yani. Şey olur, devam eder. Beni de davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz başkanım. Ben biraz böyle belediye başkanlığı üzerinden birkaç şey söylemek istiyorum. Bir kalem verir misin? Hello everyone. First of all, I would like to talk about the municipality practices in Kars. Gürbüz Bey, 2-3 cümlede bir durursanız çeviri için daha kolay ve daha anlaşılır olur. Anladım, yapacağım. Anladım. Teşekkürler. Şimdi Kars, bütün Kafkasya'nın kültürel başkentidir. Kars is actually the cultural capital of Caucasian region. 1860'tan sonra bütün Kafkasya'dan, Azerbaycan'dan, Dağıstan'dan, Çeçenistan'dan, İnguşya'dan, Osetler'den, Kabartaylar'dan, Gürcistan'dan, hatta Ermenistan'dan, Rus zulmünden kaçan herkes önce Kars'a, oradan Anadolu'ya dağılmıştır.
actually after 1860s, all people who were escaping from the tortures of Russian regime from Azerbaijan, from Dagestan, from Ossetia, from Kabatayi, or even from Armenia, were escaping from the Russian regime's tortures via the route passing from Kars to the Anatolian region. 1856 savaşı dünyada ilk defa kentin, yerlilerinin, yani yurttaşların, sivillerin katıldığı bir savaştır. Ve İngiliz generali, yani o kadar kutsal ki gider Kanada'da bir kasabaya Kars ismi verir. So the war in 1860 was the first time in the world that the civil people of the city itself participated to the war. So an English general was so impressed by the resistance of the city that he has given the name of Kars to a city in Canada. Ve dolayısıyla buradan geleceğim. Kars, Kafkasya Diller Bahçesi diye tarif edilir. Kars da bu Diller Bahçesi'nin küçük bir mozaik adresidir. Herkesin olduğu bir yerdir. So actually, Caucasia is called as the Garden of Languages, and Kars, as a Caucasian city, is actually a mosaic of everyone's language and everyone's mosaic. Yani Kars'ta Türklerin dışında Rumlar da var, Ermeniler de var. Yani gayrimüslimler kastediyorum. Malakanlar var arkadaşlar, deminden beri bahsediyorlar. Fransızlar var, Almanlar var, İngilizler var. Yani Kars'ta zenci hariç herkes var aşağı yukarı. In Kars, as our friends also mentioned before, there were Greek, Armenians, Malakans, all the non-Christian minorities, French, German, and even Malakans, and even in many minorities, except maybe there weren't any black population. Mesela 1920'lerde Kars özgürlüğün adresi haline gelir. Bakülü kızların türkü yakması söz konusu. Kars'ta türkü yakarlar. Kars ayaz, Bakü yaz, Tanrım kaderimi Kars'a yaz diye. So in 1920s, Kars has become the city of freedom, actually. The girls in Baku in Azerbaijan, for example, composed a song about having their fate written in Kars. Yani bizim büyüdüğümüz Kars'ta çok çeşitli kültürel varlıklar vardı. Yani mesela çok övündüğüm bir şey var. 7 sinema salonu, 2 tane tiyatro salonu vardı. Biri Halk Eğitim Merkezi'nde, biri de Halk Evi'nde. Tiyatrolar gelirdi biz de onu izlemeye giderdik. So in my youth, Kars was a multicultural city which consisted of different cultures, and that was something I was proud of. There were 7 cinemas and 2 theater salons there, and where different theater companies were coming. 68'li yıllarda o gençlerin bütün dünyaya bir enerji yayması sırasında Kars da o enerjiden payını almıştı. Mesela ilk mini eteğin giyildiği yer Kars'tır. İlk operetin yazıldığı, Türk operasının yazıldığı yer de yine Kars'tır. 2 opera var. Devam etsin. 2 operet vardır. Biri Meşrubat, biri Arşın Malalan. Yani o operetlerin de yapıldığı yer Kars'tır. Ve Kars'ta eski evlerde, eski Rus evlerinde her evde piyano vardı. So after 1960s, of course, a youth rebellion occurred, and of course, Kars also had its share from this rebellion and this energy of the youth has produced. For example, Kars is the first city where girls started to wear miniskirts, and Kars is the city where the first operettas were written in Turkish. For example, there are 2 operettas called Meşrubat and Arşın Balaban. Şimdi daha sonra büyüdüm. İşte mekteplerimizi bitirdik. Doktor oldum. Sonra belediye başkanı oldum. Geniş caddeler açmaya başladım.
Esenyurt'ta geniş caddeler açtım. İşte açık hava tiyatrosu yaptım. Bazı arkadaşlar, Türkiye entelijansiyonundan bazı arkadaşlarımız dalga geçtiler benimle. Yani bu kadar yolu Kars'ta mı görmüştüm, bu kadar caddeyi Kars'ta mı gördüm falan diye. Actually, there were also a piano in every Russian house in Kars. And then, of course, time has passed. I have become a doctor. I have become a mayor. And when I was a mayor in Esenyurt, I started to open wide streets and some open amphitheaters, for example. But some Turkish intelligentsia tried to mock with me about saying that, have you seen these wide roads in your cars, in your city? And they mocked with. Bir kapalı tiyatro yaptım. 640 kişilik tiyatro. Tiyatroyu benden sonra gelen belediye başkanı arkadaş söktü. Düğün salonuna çevirdi. Orada memleket derneklerinde yemek verdi. Davul zurna çalmaya başladılar. Yani bütün o kültürel faaliyetimizin hepsini yok ettiler. I was also opened and closed a theater salon, which were including 640 audience. But the mayor selected after me has actually divided it and turned it into a wedding salon where the weddings and some gatherings of local associations were made. So a cultural activity was prevented, a cultural tissue was lost. Antik Yunan'da çok güzel lafları var. Derler ki her kuş kanadında kendi coğrafyasının rengini taşır. In ancient Greek, there's a proverb that every bird has their own the color of their own locality. Ben de farklılığı zenginlik kabul eden, bizden ayrı olanlara, farklı olanlara hürmet eden, dışlanmışlığı reddeden bir insan olmamın sebebi Kars'ta büyümemdir. So why I have become a person who accepts the differences of people as a richness, who accepts and respects to the other people's beliefs, that the reason why I have become a person like that is the reason that I have grown up and I was born in Kars. İnsan yaşadığı yere benzer derler. So the people say that the person resembles to the place they live in. Ben Kars'a benzerim. Ben Kars'ın kuşuyum. Yani bütün kanadımın renklerinde Kars'ın renkleri vardır. So I am a bird of Kars. In my wings, I have all colors of Kars. Kars'ta en üzüldüğüm şey etnik yapıları kaşımaları. Bu etnik yapılardan bir sonuca çıkma gayretleridir. Ne zaman ki çok partili rejime geçmişlerse bir takım fetbazlar, işte ben sizdenim, o biri sizdenim falan diye etnik unsurları kaşıya kaşıya Kars'ta o mozaiği bozmaya çalıştılar. O mozaiği kırmaya, dağıtmaya çalıştılar. So when people started to get some results by provoking the ethnic minorities there, and when under the multi-party regime, they started to try to break this mosaic by provoking these ethnic minorities to get some outcomes they desired, like I am from you, and they are not from us, they are not like us, etc. Bu son belediye seçimlerinde ben de Ayhan Bey'i destekledim. Ayhan Bilgen'i şeyden dolayı destekledim. Yani onun kültürel yapısından dolayı destekledim. Ayhan'ın etnik olarak çok kimsesi yok. Yani Kars'ın içerisinde 500 insan var, yok. Yani Ayhan'ın Kars'taki bu etnik tartışmaya son vermeyeceğini umut ediyordum. Öyle bir gayrete girdi. Onu devletimiz aslanlar gibi geldiler. Hem HADEP belediye başkanı meclislerini aldıkları gibi MHP'li meclis üyelerini, CHP'li meclis üyelerini de kovdular Kars'tan. Kars'ı belediyeden kovdular.
So Yani buyurun, So devam edin. in the elections of municipalities, of course, I supported Mr. Ayhan Bilgen because I thought that he will end this ethnicity discussions. Actually, Mr. Ayhan doesn't have a huge population supporting him. His ethnicity is around only 500 people in Kars, but I hope that he will end this ethnic discussions and separations, and he was doing so, but the state, of course, intervened to the situation. They actually fired Kars from its own municipality. They even fired not only the HDP board members of the municipality, but also the Nationalist Party and also the MHP and CHP members of the municipality. So they actually prevented all Kars from being in the municipality itself. Kars Anadolu'nun ilk planlı kentidir. Yani kent tarif edilen yer, şöyle tarif edeyim. Yani insan hakikaten yaşadığı yere benzer. İnsan, yani kentler de insana benzerler. Kars idari merkezi, ticari merkezi, işte köylülerin ticaret yaptığı alanı, küçük de olsa sanayi bölgesi filan olan, yani işte çıkmaz sokağı olmayan, baklava diliminde planlanmış binaları Helsinki, Tiflis ve Kars üçünü beraber yapan bir mimar var. Buna Baltık mimarisi deniyor. Yapılmış bir düzgün bir kentti. Kars actually an organized city. It was the first planned city of the country actually, which can be called as a city, because as we said, the people resembles to the city they live in, and of course the cities resembles to the persons of their area. So Kars was a city which has an industrial center and also a small industry commercial center. It doesn't had any dead ends of the streets, and the architecture of the city is actually called as which actually included the features of Helsinki, Tbilisi, and Kars, and the Baltic. It had a style which was called as Baltic architecture style. Mesela Kars'ta bir tek binayı ele alırsanız, yoldan 40 santim yukarıda vardı. Alttan bodrum pencereleri gözükür. Ona biz badval derdik. Rusçadan gelme galiba. Bizim çokça Rusça şeyimize girmiş Kars'ta işte. Badval, işkaf, istakan, istol falan gibi. Hayatımızda kullandığımız şeylerdir bunlar. O alttan kışın bir hava tutuyor. Evin soğumasını engelliyor. Yazın da serin tutmasını sağlayan bir şeydir o. Ama kötü, cahil belediye başkanlarının eline düştü Kars. Yolları doldurdular. Eline gelen herkes bir şey serdi. Üzerine asfalt attı filan. O binaların hiçbirinin şimdi badvalları gözükmüyor. Bodrumları gözükmüyor. Kars'ın mimarisini belediye bozdu. Devlet bozdu. Yani devlet yetkilileri bozdular. Yani cahil cühale insanların eline. Birine yalvardım yapma diye. Mesela Kars'ta vardı. Bazalt taştan kaldırım yapılmıştı. O taşları söktüler. Karadağ'ın eteğine attılar. Onu Erzurumlar götürdü. Erzurum'da kullandılar. So actually in the city, if you take only one building in the city, you can see that there are some basements which was up the 40 centimeters above the land, and it was called as badal in Russia. In Russian, actually our language has many Russian words, of course, like istikan, or we use in our daily language, of course. So thanks to these badals, there is an air circulation coming out from these badals, which makes the building to warm in winter, and which makes the building also cooler in summers. But because the illiterate and unknowing, ignorant municipality mayors, who filled the roads with different layers of asphalt, they have disrupted this architectural style, and of course
you cannot see them now. For example, I even begged one of them in order not to make this repairs on the road, which transforms this bad valves, so which will make them disappear. But they didn't listen to me. And also, for example, another point, the pavements which were made from basalt stone, a traditional style from the basaltic stones, were also transformed, and they have thrown them to the side, outer parts of the city, and Erzurum people took it and used it in their pavements, for example. So they disrupted the architectural style of the city. Ben size bir de kısa bir kent tanımı yapmak istiyorum. Yani kentler aynı insan gibidir. Yani 13'te bir idari merkezdir. İdari merkez nedir? Valilik, belediye, işte diğer idari kurumlar, Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, işte neyse o bütün müdürlerin toplamı olan idari alanlar. Bir de işte akciğer deriz. Kentte de akciğer diyoruz. Şehirde de yeşil sahalara akciğer denir. Keseyim mi yoksa devam edeyim mi? Devam edebiliriz. Yani fikir bazında da böyle keserseniz yeterli. Her paragraf bir fikirse yeterli bizim için yani. Ondan sonra mesela kalp ticaret merkezidir. Yani insanın da öyle. Yani böyle akciğerde kan temizlenir gelir. Bütün vücuda oradan pompalanır. Mesela karşısında Kazımpaşa'sıdır ticaret merkezi. Yani şimdi peynir satılıyor da peynir kokusuna girilmiyor oraya. Böbrekler mesela boşaltım sistemi dediğimiz yani üriner sistem. Yani işte kanalizasyonudur. Sindirim sistemi dediğimiz ağızda başlıyor işte fırın, pastane filan, lokantalar, yemek, değirmen, meğirmen. Yani insanla şehir birbirinin iz düşümüdür. Yani birbirine çok benzerler. Bunların herhangi birini bozarsanız, herhangi birinin orantısını kaçırırsanız kent de insan gibi yağmalanmış olur. Kafası büyürse makrosefal denir. Küçük kafalı olursa mikrosefal denir. Karaciğer büyürse bir de sonra ölür filan. Kars'ı 1980'den sonra öldürmeye çalıştılar. Hatta öldürdüler bile. Şimdi yeniden Kars yeniden toparlanmaya çalışıyor. Yeniden kendini üretmeye başladı. Üretmeye çalışıyor. Biz de uzaktan Kars'tan erken sökülmüş Kars'ın çocukları olarak geriye dönüp Kars'ta her birimiz bir bina tamir etmeye, bir binayı organize etmeye çalışıyoruz. So actually, I want to make a definition of a city. As I said before, the city is a human part, actually. The city is a person, of course. So let's say that 1/3 of this human is the administrational center, where the municipality, educational buildings, or police stations are found, and 1/3 of the city is the lungs of the city, the green areas, and 1/3 of the city is the heart of it, so the commercial area, like Kazımpaşa in Kars, for example. Now cheese is sold there, and the urinary system of this city is, of course, the sewage system, and so it's actually this city, the ratio of this city is, if it is disrupted, of course it's disrupted. It's like a human, where when systems like urinary system is disrupted, of course they have some issues, of course. So the projection of a human to a city is disrupted there, and after 1980s they started to kill that person, that's the city. And with the efforts of the recent municipality, we now try to produce something new, and the children of Kars who are now far away, as we are trying to repair this city again. Bir kentin en dramatik ifadesi Farabi'nin deyimiyle dayanışmadır. Dayanışma da o kentteki yaşayan en zayıf canlılarla yapılır. Yani filan etnik yapıyla yapılmaz. Yani filan etnik grupla ya da işte Fransızları korumak filan dayanışma örneği değildir. Kentte yaşayan en zayıf unsurlar kedilerdir, güvercinlerdir ve delilerdir. Deliler. Kars'ın delileri her zaman olmuştur. Kars delisine de bakar, akıllısıyla da övünür. Mesela Ali ile Durdağa diye iki tane delimiz vardı. Ben onların heykelini yaptırdım. Birinin omuzuna güvercin koyduk. Birinin ayağına da kedi koyduk.
turizmde de bir değeri olsun diye işte belediyenin önüne koyacaktık. Belediye başkanı tutuklandı. Vali de onları şey zannediyor, Zalal Rüstem zannediyor, yanaştırmıyor şeye. Heykel elimizde kaldı, ne yapacağız bilmiyorum. Yani Kars'a herkesin sağdan soldan hiç siyasi fikirleri, sahiplerini bir yana bırakıp Kars'ı toparlamamız lazım. Kars, Kafkasya'ya yeniden örnek olmalıdır. Yeniden çok kültürlüğün var olabildiği, birbirini horlamadan yaşandığı, farklılığın zenginlik kabul edildiği bir merkez haline gelmelidir. En kısa zamanda. So, as Farabi says, solidarity is the thing which protects the weakest one. It is, for example, for Kars, it is not protecting the French people in the city, but it is protecting the the cats and the crazy people in the city itself, for example. So we know that Kars people are proud of their crazy persons, and they also are proud of their smart people. I even, for example, have made the statues of two crazy people of Kars. One of them was having a cat in front of his feet, and the other having a dog on his head, on his shoulder. And we also wanted to contribute to the tourism of the city itself with these statues, but the mayor is arrested. We decided to put these statues in front of the municipality building, and the new governor now we don't know why, but he doesn't let it. He fears from them. So the statues are in our hand. We don't know what to do with them. So I want to say I need to repair the city itself and improve the city of all people, from the left, from the right, and to make Kars valuable again for Caucasian region, where a multicultural tissue and fabric is formed, and where people are respected, where people are not ignored and humiliated, and we have to do it all together. Kars'ta ilk sökülen bina tren istasyonu oldu ANAP zamanında. Sonra herkes, yani 80 sonrası bu şeyde bir popüler erozyon yaşandı. O erozyon sırasında yani kimin hangi binayı söktüğünü hatırlayamıyorum tam. Yani ama sökemedikleri binalar bile Kars'ın hala o takton yapısını koruyor. Kars'a güveniyorum ben. 1856'da nasıl Rus saldırısında yarısını telef ederek şehri korumuşlarsa 1876'dan 1920'ye kadar Elbiye Selasiye ile Abdülhamid'in Ruslara hediye ettiği Kars kendini nasıl korumuşsa, Cumhuriyet rejimi ilan edilmeden 1918'de Cenubi Garibi Kafkas hükümetiyle yeniden nasıl koruma refleksi göstermişse, şimdi de kendini koruyacağını, onların evlatlarının yeniden ruhlarının şahlanacağını düşünmekteyim. Buna inanıyorum buna. Kars yeniden ışık doğudan doğar. Oradan doğacak. Ona inanıyorum, ona iman ediyorum. Kars, Türkiye demokrasi örneğini de farklıların bir arada yaşamasını, yani çok kültürlüğün örneğinde vereceğine umut ediyorum ve inanıyorum. Actually, I want to say that, for example, the cultural erosion started in 1980s, started with ANAP regime, which started to deconstruct the train station, and but they still couldn't deconstruct every tissue, every fabric of the city, of the architectures of the city. So, but I have my belief in Kars people, because they are the people who protected themselves, even giving half of the population to the death and protecting them in 1856 in the war, or they have protected their own cultures, their own diversities from 1876 to the 1920s, or even before the announcement of the Turkish Republic in 1980s. In the Caucasian government, they achieved to protect themselves. So I believe that Kars will reborn again. Kars will be born again, and it can be an example of Turkish democracy, where people can live all together with the respect of each other, with a multicultural fabric. And I believe that
Kars people will do it because the light rises from the east, I know. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Yani buradan bütün hemşerilerime, bütün orada baba ocağımızı tüttürenlere sesleniyorum. Et ürünlerini, süt ürünlerini kahvaltılık tabağa sunacak şekilde bir fiyat standartını geliştirilmesini. Kars yeniden turizm merkezi olmaya başladı. Bir cazibe merkezi olmaya başladı. Çıldır Gölü, Sarıkamış Kayak Merkezi. Kars'ın binalarının yani bir kültürel varlık olduğunu yeni anlamaya başladık biz. İnşallah onu Karslarla beraber korur, kollarız. Belediye genel seçimde ne yaparsa yapsınlar ama yerel seçimde, belediye seçimden önce bir anayasa hazırlamalarını, birine görev vermelerini istiyorum. Yani A partisi, C partisi önemli değil. Bu seçimde gördünüz ki yani MHP'yi, CHP'yi, AKP'yi, HDP hepsini beraber kovdular belediyeden. Kars halkı belediyeden kovulmuştur. Belediye halkın evidir ama içinde halk yok. Valilik işgal etti orayı. Yani bu bir ayıp bir şeydir ama yapılıyor maalesef. Yani AKP daha neler yapacak? Yani onu yapmaz diyorsun. Daha katmerli bir şey yapıyor. Bunu dünyaya anlatamıyoruz. Yani şimdi bir şey uzatmak istemiyorum. Başarılar diliyorum. Eğer bir yazılı şey haline getirirseniz ayrıca görüşlerimi belirtmek isterim. Size başarılar diliyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Kolay gelsin. So I would like to say that Kars has become a tourism center again. For example, with its meat products, with dairy products, we can create a breakfast table with them, for example, and we have a ski center in Sarıkamış, and we newly recognize that Kars buildings are a cultural asset, and in the local elections, in the municipality elections, all parties, I think, should create a constitution where they can give the duties of Kars people to everyone to have a duty to protect the city. And but as we see in the last period, AKP has done a lot of shame actually. They even fired the parties of MHP, CHP and HDP, and municipality is the home for its people, but the people were fired from the municipality, and the governors occupied the place. That's a shame, and we don't expect. Sometimes they cannot do this, but the AKP does this, and we cannot tell the word to persuade them that they did this. So I want to say that I don't want to keep it long. I can also express my opinions if you change these things into a written document. Thank you so much again for listening to me, for your kind attention. Sayın Başkan, biz de teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Sevgiler, selamlar herkese. Sağ olun, iyi günler. Thank you very much, distinguished mayor. Sevgili katılımcılar, özellikle Ezidi Kürtlerin sığınağı haline gelmiş Alagez bölgesinin uluslararası arenada Kürt toplumunun dikkatini çektiği malumdur. As is known, especially the Alagez village is very important for the Kurdish community because this village is a kind of asylum and refugee for Ezidi Kurds. Alagez'in Pampa Kurda köyünde doğan, Erivan Üniversitesi'nde Kürdoloji bölümünü okuyan ve şimdilerde Rusya'da yaşayan değerli Kürdolog, dil bilimci, gazeteci ve yazar Ezize Cevo, Kars kökenli olan ailesinin göç sürecini Kürtçe dile getirecek. Now, Ezize Cevo, who was born in Alagöz and now living in Russia, a very esteemed Kurdologist, now will be speaking in Kurmanch language and will be telling the story of family, migration of family. Buyurun Sayın Hocam. Mamostu Ezize Cevo. Evar baş, Slavore men cuvara editöryalara harçeko amadakari ditne harçek me gudar dikan. Good evening, everyone who had prepared this conference and who are also listening to it. Thank you very much for organizing this. Slavore men hamu Karsyara
قرسيك نهار قرسي دجين وقرسين دابي قرسي دجين ونفس وارا وحمو وارا إيكو قرسي هزدكن بالا هم بل قرسي. I'd like to also pass my salutes to everyone, be they live in cars or outside cars, but anyone who loves cars. بريكو از سر قرسيا هرچاكي قرسي كو دا ارمنستان دا جيبيا سروان باخرن از وقت بيني اكي وقت ريبليكا كي لسر اخفتنا كچاكي بريوي آخری اراكيلا درباره ازديانو ازديتي دا هنه تشت گوتن قاده گراوي هيا راده که به شکلی یعنی نیاتوی باشه ده همه گلتش نپر گوتن. I'd like to also, by the way, we are translating from Kurdish to English, but the interpreters are not Kurdish interpreters. We are just trying our best in order to understand the context because we don't understand all words. The speaker mentioned the Kars people who are coming from Armenia and also mentioned the words made by Ms. Arakeyeva, and he said that he will be speaking about the same issue. And I'd like, and he says that he want to make a correction what has been said. گوتن پوشکین کتینه او گوتن نونینن هموزانن اما پوشکین برایویتی بربازرو میشه بودن نبینه که خان نمیشه او نه گوتن داویه نه گوتن خداییه اما مری به رخنه نزدیکی وان پرسادره بزانستی دنرخینه اما اگر اراکیلا با گلی پوشکین تینه دبی گوتن خاچاتور آبوبیان نویسکار وان و رونایدار ارمنیای مزنجی بینه. Sorry, he's making a point about Pushkin's poem about Erzurum journey, but it's really hard for us to understand because we are not Kurdish interpreters. دبی بزنی ازدی تنه نکشتنه و تنه نکرنه نبرینه. اساجی بنابه ازدیار لیستنه. ازدی نه ازیدی نه. ازدی جدا نه، ازیدی جدا نه. هنک بنازانیا خواه هنک بزانه بند بده چه فرقی ازیدی یا نه ازیدی نه فرقی مزنه. ازدی نه. سد باوری خواه بلی زردشتی نه. اما ازیدی طریقت که اسلام یا صوفیه. Let me relate it to the Armenian figure Khachatur Avarian said, Ezdis and Yezdis are different from one another. Ezidi is different, Ezdi is different, and Yazidi is different. Ezdis are actually a Sufi sect of Islam. Ezidi تنوع عربا داشتهانه و همو گلن آسیایی جوانا خوف دکشینن و جوان دترسن. نه از پرسید دمه. دکاره بقومه که 100 سال 19 دا ازدی تنوع عربا ده بنا. یعنی اگر مری نه نخوش به و بیا قبول نکه. یعنی بیا عقلی به. نکاره بقومه و دمه که ازدی دبرین ازدی حتی که بزرگ شور بودن مسلمان دنیزی خوابی تن قافل زناره و چیا خواب پرستن نکاربونا و عربا دا بمانا و حتی تسو خواب بکرنا دل عربا و گله ناسیایی یعنی اف ابسورده تشتی حسا نکاره فکری یعنی اف ازیدینه یک بیت شوپا سلطان ازید بن معاویه عربی قرابی محمد پیغمبر دچن اون تو حلقوان ازید گرانینه Mamuste, kerem ke devam ke em vergere kurmancının em ne vergeren kurmancıya jiber ke em femnakın Başa اتباجم باشه یک kerem ke devam ke نه اگر او کچ کدرال نه خونجا نزانه یعنی مری گونه خود کنه فکر بینه اگر خانده دزانه آگاهی و هنه
و تشتین وها دبیجه مرید کاره هنه تش جرات جا که او هیم ببه اگر او ارمنی دزانه ارمنی دخونه اوه دبی گوتارا بسا گرجی افکل گرجیان جی هیا گوتارا که گرجیان هیا دو کوارا که ارمنیا یا 1904 ناوه لومایه در تلویزی درکته و را به سرنابا کردن ازدی گوتاره که وی درکته و دوی دا چه دنویسه 16 سال بری دوی وک و همو عشیرین کرده ازاجی ازدیان بپرسی تو کی اوی بسر بلندی ببیجن از کردم لهر وی دمه بپرسی کاتو چه کردی اوی ببیجه از یان مسلمانم یان ازدیمه لدوی وی دمه داویه اجبر که نفرت ارمنیان هم بری کرد مسلمان زیده بویه لی کردن و بند باندورا روسیا ایدانن گله تشتی وانا به دست ارمنیان پیکتین گله تشتی وانا گریدای نه زیده اصلا خواه نادن کشه یعنی چطه هم بری کردن ازدی پسیکولوژی باندوره کردیه جبو که او کچی خواهنگی بفکره اگر بخوازه امنه چفکانی دنجی دکارم بدوه برای بخود ناس کرد اگر او هدف او که به ایزیا بلیزه به ناوه ایزیان بلیزن ایزیا تنه بکن به جوره کیدنه او جی تشتکی دنه نه هم بنسر قرسی و قرسیا وکه از دم ناسین نه باکور چای الگزه وکه 20 کیلومتری به نواچیا دا گنده که ناوی گندی پامپا کردایه وی گندی دا بری پاشه دا 200 سال بری تنه ازدی مانه لهما ناوی پامپا کردایه ازدی و داری بشک نوانداسا جمال بتامه 200 سال زیادتر بری اش نابرا فارقین و پاسوری هرمه که بچوکه ناوی خزالیه نهاجی اوهایه و هیجی کرده ورارا دبیجن کردن باو ایزدی بیرا پشتی سالا 15 100 سالی پیوان را بشک ایزدیش قرصه تن و تن کرده میرا جیده بند زاروکه من نبا قرصیه دا در بازی دم از چون که لکه کالیوان رو دنشتم اوانا درباره آخو کوبان تکرن درباره گندی خدا سرپیهاتی دگوتن از دادم کال که خود پرسیمت گو امجیش قرصه نه دگو نکره من نه قرصه نه لیم قرصه را در باز بونه خاطنه برا گله قوم مورده اما نگو Мамост, извините, у меня есть один друг, он может перевести на турецкий. Вы остановите, пожалуйста. Bir arkadaş var, şimdi o çevirmek istiyor. Kürtçeden Türkçe'ye. Murat Paksoy. Murat çevirebilirsin. Tamam hocamız başlasın. Ben çevirebildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışayım. Мамост, хорошо, давайте. دما او قرصیا بنگهین اش گنده شیرین کوی بون و امن چایری بون او قص بونا گنده خواه گوته بون اگر چاوه مگری دانا از بناتارا گنده وان بعد داما منه چاوه کرده این ماده وان همون نشان ده او قص مرا گوته بون او قص مرا بونا وان بیسته بون من حسرات قرصه کردم که تو بوگر کرد باشه Tamam usta, tu bahsi xwadi ki tu bejit çavê xwe girtî bo evde çi. Herî eger çavê min girê dana, bibirma bina terakundê wan ber kira, minê malê wan hemû nîşan dana. Apas berme gote bûn. Diyor ki gözlerimi kapatsalardı, beni götürselerdi o köyün girişine, ben hangi nerede olduğunu söyleyebilirdim, hangi evin nerede olduğunu. If I was blindfolded and brought to the
beginning place of this village, I would be able to tell where which house is. Ango او حسرت وانا بربوليت اقص تهذبو ان 7 سالي بري وان هاتبون لأوانا تهذبون اخو كوانا وانا بربوليت دربازي مجيبو يعني ما بري يعني ماتريالي نیم بو هسکرنامه تشتکی ابستراکت بو مزانه بو ام کردن و ولات فحص دکس مزانه بو کردستان هیا ده هما کنکریت گنده ما کبیا ام geleki şey dur katı. Kürdistan olduğunu biliyorduk, o bölgenin Kürtlere ait olduğunu biliyorduk ama tam olarak ifade edemiyorduk diyor. We knew very well that there was something called Kurdistan. There was a region where the Kurds live, but of course we couldn't express our all ideas in this way. Eskiden bir Kürt bilinci yoktu diyor. We used to not have a Kurdish consciousness or awareness in the past. Şu an muhabbet karşı gündemde. Mesela mala şu Huti belgeliye. وقتی بلدیه دیگوره بیه محبت اوانجی هات بیا گنده من کرک ایوان وزیر اشو نویسکار کردی نابداره هتوکی کردستان جیده نوشاندن برای که شیرالی بجیشک یعنی دکتر ارمنستان نابدار بو از هجا سپیتاکی دا دپلما سپیتاکی دا شهید بو ومالبات واندا جلب بسبور وزانا وقندي هنا. Mamusta navi üçü vitisa tutkari beji. Avita peşi gati. Navi peşi wan yani navi Vaziri Aşu. Vaziri Aşu bina olsun. Vaziri Aşu. Evet, hocamız diyor ki Vaziri Aşu var Belediye Digor bölgesinde çok entelektüel bir aileydi. Vezir oğlu vardı, kitapları farklı alanlarda kitapları da var. Doktorlar, psikologlar, birçok meslekten insanlar yetişti bu ailede. One of the famous families in this region, in this Digor part, was Vaziri Aşu, and he's a Kurdish writer, and also there were doctors, psychologists, and other professionals coming from the very same family. وسازي لاوي أسرة إيبو فريق أسرة وبجلبت إنابي بيهست يعني كردي تخونن هالبستانة كردي نابدارة بأسرة كردستان جي جاوي كردستان نادي شو برشتي بيه أو جي قندي مايا أم بتفاجئ دبستانة دا ما مستطيع. Abi Use İbo ne olsun Mustafa? Bu abi Use İbo, nabe koruyor Ferike Usuf. Ferike Usuf. Hocamız diyor ki Ferike Usuf vardı bizim köyümüzde yine ama nasip olmadı görmeyi diyor. Another famous personality from our village was Ferike Yusuf. His father was İbo Ibrahim, but we couldn't unfortunately see him. ما بس تمشي اب نفسي وانا اقاسي مازن بنا هدي قصد بيلا واندشه از دي صدا گرم سری تو سه نه از بن اول بنه ارمنستان دا چند تا کردی وجای کردی کو پیش کته سر بنگها وان زاره کو دی بابی وان هاتنه کشتن جوه رابینه قاصر رابینه هاتنه Ermenistan'a Ermenistan'a beri Sovyeti hatına Ermenistan'ı o sevi xana da mezun buna Sovyet vambiya xay dana xandını mezun kerine o evana bengaha çandu ve jaya Kürdi Sovyeti buna o hamucu Kürdi ezdi buna o şu ana yak hacıcın diye Emine Abdala Jasme Celile o Cerdoy Gencu. Ab her çalışıyor Gencu. Cerdoy Gencu. Evet hocamız özetle Kars'tan göç edip de Ermenistan bölgesine giden insanların orada bilinçlenerek daha çok orada bilinçlenme sağladı ve birçok isim yetişti bu bilinçlenme aşamasında. Bunlardan birkaç isim söyledi. Hacı Cindo, Casim Celil, Cerdoy Cenga galiba.
İşte bu isimler önemli katkı sağlamışlar o Kızılkürdistan, Ermenistan bölgesine yerleşen Karslılar olarak diyor. Especially those who had migrated from Kars to Armenia, some names such as Hacı Cilo, Jasime Celil, and others, they were especially very important in terms of creating an awareness with regards to national issue. O Ermenistan'da disajı Kars'ı hatırlıyor. Arabi Şemo, basavi hatakırını, erdikazan bala biçim serçe. Arabi Şemo tipi set benga tipi Latini alfabeya Kurdi çekiyor, uba ve Romana Kurdiye. Fakat jübünde susuz ediyor. Ama sizler tabii Ermenistan'da Arabi Şemo diye Kars'tan göç etmiş bir yazar var. Kürt romanının babası olarak kabul ediliyor ve Latin harfleriyle ilk yazılan isimlerden biri Kürtçe olarak kabul ediliyor. Also, a few times Arabi Şemo was referred so far, and he is the first Kurdish novel writer, and also he is called as the father of the Latin alphabet for Kurdish. Jvana dodiyan Hacı Cindi o Arabi Şemo üniversitede ders tanımı. Arabi Şemo bengeyn vejaya Kurdi, Hacı Cindi bengeha folklora Kurdi, zargotana Kurdi. Bunlardan biri de Hacı Cindi. Bu Hacı Cindi de Kürt folklorik kültürü anlamında da çok önemli bir isim. Orada da yetişmiş. Bu ismi de sayabiliriz Arabi Şemo'nun yanında. Also, we can add Hacı Cindi to Arabi Şemo, who is a very important personality with regards to Kurdish folklore or the ethnology. Na mesela jenek dur var ders pekes, ama ben tamamen tiştek idene. Öneren Almanya'ya da dema Hitler cihud tönekeren le Almanya ilo le borina khaju an khast u gotiya derime bekediya bira kerem kin yek khazım ben bejin her çıkas Almanya ne velatı cihud abiye. Evet, Almanya diyor ne kadar farklı bir bölgeden gelmiş olsa da şu an özürlerini kabul ediyor. Her türlü şey onları kabul edebiliriz şekilde açıklamalar yapıyor. Now, he's referring to certain statements from Germany, which is related to accepting the apologies, apparently. Le ilo Türkiye'de ev şartı mezuninen ko karşıya da khazın haram gundi khoy mezali kalu bağı khoy bebinen ne kadar haram. Türkiye'de ise öyle bir şart yok şu anda. İnsanlar gelip yurtlarına, babalarına ait, dedelerine ait köyleri görebilmelerine yönelik bir şart yok şu anda. Dışarıdaki insanların gelmesi anlamında. But unfortunately, in Turkey, we don't have a condition where the people coming from other countries could visit their ancestral territory. Ben basanırız karu zanyara kız ama buradaki deneji disajı karşı, disajı digore şurada ki navdar buya sibili bisteksalya kada şahit buya navi Ferik Polat Bekov. Ferik Polat Bekov. Rusi jara gotne Fyodor Litkin merveki ser asta kilo buya yani şurada ki mezim ya endemi Reveberiya Navendiya Navenda Sibirya. Navenda Sibirya ne olsa? Beli. Şuruz geldi. O hatta şahitlerini o her şeyi evi helbest barusin nevisine. Sibirya'da önemli devrimcilerinden olarak kabul edilen Ferik Palaboga. Ne olsa? Polatov. Ferik Polatov. Debeje Evci o da önemli yerlere imza atmış bir isim ama devrimci yönü çok ağır basan önemli bir isimmiş. Another important figure from here was the Ferit Polatov, who was a Siberian revolutionary. Her çıkas Daykavi Rusya Rebabi Kore Ali Ağabey disajı digore. Annesi Digor'dan Ali Ağa'nın oğlu olarak biliyoruz. We know him. Braki ve Digore şerri nabkhayda haca kuştane khuşkakawiya Nure Polatova spikera radya Yerevan'e yakan buya.
Kardeşi Digor'da bir kavgada ölmüş. Ablası Nura Polatova da Radyo Erivan'da ne olsun Mamusat abi? Radyo Kurdiya Erivan'da da spiker ajanya yakın ya. Radyo Erivan'da ilk Kürt spiker olarak geçiyor Nura Polatova. His mom is from Digor, but having a Russian origin, and his daughter is the first, one of the first radio announcers of Radio of Erivan. Ama besta çiye ev hamu serbelendi Kars'ine. Bunların hepsi Kars'ın ileri gelenlerinden. They are all prominent people from Kars. Çıma de Kars'e da sisteme ki avsanin be Kars'e beri yek jwel de babayan kuştuna rabina hatana Ermenistan'a Sovyet hükümete Sovyet an khadi derket ya mazın ki ya nefşevan çi bune بقربن بین گند بازار خود ببینن هیا چرا موزه که وانا قرصه را تنبه بکری وان تنبن وینه وان تنبن قرصه ای رو وان ناس نکن. Kars'ta neden bugün o zamanlarda Kars'tan kaçıp Ermenistan'a, Kızılkürdistan'a sığınan dedeler, torunları gelip onların yaşam tarzına ait bir müze, bina, bir şey yok. Why we don't have any museum, any building which is dedicated to the lifestyles of the ancestors of those who had immigrated from Kars to the Red Kurdistan and Armenia? İzbek İro ava simpozyuma pardarisk şan. Az zeda seri ve ne işinem. De kostak kemen haya. Demek ki 2004 از آمده بشتاری کنفرانس که navnetevi ya zamanı Kürdi bu. Yani 2004 yılında Diyarbakır'da Ulusal Kürt Konferansı'nda bir konferansa katılmıştım. Sözler çok fazla uzatmak istemiyorum. Program biraz uzadı galiba. Kafanızı çekmek istemiyorum. Buna değineceğim diyor hocamız. We are well behind of the schedule. That's why I don't want to speak longer, but I'd like to also commemorate an event which happened in 2004 in Diyarbakır related to national Kurdish identity. Ve demi evdema bergariya Moskova'ya mı gotarak nivisi. Hamur red ben amede. O zaman Rusya'ya döndüğümde bir şey yazmıştım. Bütün yollar Diyarbakır'a gidiyor diye. I have written a sentence then. All the ways go to Diyarbakır. Naci eğer dembe şart umerceben az Kars'ı bebinem az gotarak benivsem Korea derb amede Kars'ı ra derbozdu be. Şimdi eğer imkanım varsa Kars'ı gelip Kars'ı gördükten sonra yine derim ki Diyarbakır'a giden yol da Kars'tan gider. And if I have seen Kars, now I would have said that the way to Diyarbakır passes through Kars. Ya denizci teştek ilo de Türkiye'de pekte dileme hamya deşine. Türkiye'de şu an mevcut yaşanan gelişmeler hepimizin içini yakıyor, acıtıyor. What's happening in Turkey at the moment is really very sorrowful for all of us. O ne tane dileme Kürdan. Mesela dile hamu mirovên aştî xas, aramî xas, mirov hez, humanist. Sadece biz Kürtlerin değil, bütün insanların, barışseverlerin, hümanistlerin, insan hakkına duyarlı insanların tamamının yaşadığı bir acı. Bu sadece Kürtlerin değil. This is not a grief only experienced by Kurds, but anyone who has a love for peace and the brotherhood and sisterhood of humanity. İro em bu Kars'ı simpozyumu beklenen lehama şaradere Kars'ı Ayhan Bilgen tıkırtıge heydaya. Bugün Kars üzerinden bir sempozyum yapıyoruz ama Kars'ın seçilmiş belediye başkanı cezaevinde. Now we are organizing a symposium on Kars, but the elected mayor of Kars is now in prison. O ne tane Ayhan Bilgin? Bu sadece Salahattin Demirtaş, Yüksel sadece Ayhan Bilgen değil, HDP'nin
Türkiye'nin genel Sayın Selahattin Demirtaş da şu an cezaevinde. Not only Ayhan Bilgen but also Selahattin Demirtaş, head of HDP, is in prison too. O günahı wan çi günahı peşlik şinan peşleri wan. Tabii wan çara ışkıya berxadana kobone kırdı. Onlara yönelik yönetilen suçlamalar da neden Kobani direnişine destek verdikleri yönünde bir suçlama var onlara yönelik. And they are blamed for supporting the Kobani resistance. Ma çe jwan te xastan serok komare Türkiye jwan da xaza ko peşkiriya DAEŞ'e bakın. Bunlar ne istiyor? Türkiye'nin Cumhurbaşkanı bunlardan DAEŞ'in desteklenmesini mi istiyor yani? What would they want? Should it be the case that the Daesh or the ISIS would be supported? Ma Kurda dişi DAEŞ'e berfada da hamu dünyaya seri hilda bu. Devletin devre katibuna hendar dişi DAEŞ'e şart kırın. Kürtler DAEŞ'e karşı savaştılar. Bütün dünya ülkeleri de bunu beraber savaştılar DAEŞ'le. Dünya ülkelerinin gözü önünde. Kurds fought against ISIS, and this was a fight which had been waged together with all the nations of the world, and all the world have seen this. Tevaya dünyaya be berxadana Kurda kevkaşu serbelenden bütün dünya Kürtlerin bu direnişine ve yaptıkları mücadeleye karşı başı dik olarak izlediler. All the world witnessed a Kurds struggle, Kurds resistance. Le Türkiye'de Reveberiya Türkiye jibuk evana dişi DAEŞ'e şarkına ona dikre ona düşman hasap ki. Ama Türkiye yani bakaya benerin Erdoğan bakaya AKP var binabe Türkiye vak mero vak devlet binabe var dalizan yani waan tekin hevale DAEŞ'e yani xwe dikin hevale DAEŞ'e zore Türkiye hükümeti Erdoğan ve AKP hükümeti kendilerini bu açıklamalarla, bu hareketleriyle zorla IŞİD yanlısı, DAEŞ yanlısı bir tavıra sokuyorlar. O şekilde gösteriyorlar kendilerini. Zorla da yapıyorlar bunu. As if the Turkish government and the president is forcing themselves to be as if they are supporting ISIS. Извините, мамоста, вы можете вот у нас очень мало времени, про политику хватит. Понял, я закругляюсь. Понял. Хорошо. Naçet kazın diyeceğim. Yani nefşi karşıya ilo da dünyayı bela bu ne? Nefşi karşıya Rusya'ya da ne? O hamu serbilen divan, hamu en mezen, ek navdar, ek ilo kod bawan serbilenden, kod bawan Türkiye wan da kunan, buraya wan da demeşen, berçavi me derbaz bu ne? Kars'tan yetişenler şu an Kars'tan yetişen önemli isimler var. Bunlar da dünyaca bilinen isimler, kitapları okunuyor, eserleri izleniyor, inceleniyor. Bunlar önemli. Actually, all the Kars people are now dispersed over the world, and there are very important people coming from Kars whose works are being studied and read by many people. Yani evana hamu hecayı onların Kürdistan'ı ne? O çare onla Kürdistan'ı bunların avdıkarın alikariye gele persada alikar ben velatı kavabin gredane ama Ravşak ilo duvalet daha ya deri peşi angırtine. Bunların hepsi Kars'ta olup dışarıda yetişen o değerlerin hepsi Kars'ta hizmet etmek istiyor. Onların hepsinin bir gözü aslında Kars'ta ama şu an dönüp hizmet verebilecekleri bir ortam yok ama vermek istiyorlar. Şu anda öyle bir şart yok. Actually, they have one of their eyes still on the Kars. They want to go back to Kars and to serve to Kars, but now they don't have the opportunity to do so. Behavior ko ve roza ke demokrasi, azadi, mervayi, mervasi, dostani pe Türkiye
وقرسي بقاربن ونتني قرسي دنجي بقاربن هرن مازال قالوا بابي خطي شيخ ببينا سريلدن هيك بخازن خدمات ولاتي قاربن بسبورن هنا تكنيكال هنا بجيش كان بسبورين دني هنا ايك دقارن بكم خدمات ولاتي خو همو بقاربن خدمات جالي خو ولاتي خو. Bir gün demokrasi, özgürlük, insan hakları anlamında ortam oluşursa bu insanların hepsi gelip memleketlerine, sadece Kars'a değil bütün memleketlerine her alanda hizmet alanlarında kim hangi alanda yetiştiyse hizmet etmeye hazırlar. One day, if there will be a condition where we have human rights and democracy, all those people will be willingly coming to Kars and to serve to, and not only Kars, to the other places too, to serve to their homelands. جرى كده سلابو رزمن إجبوا سباس مودراتور رزدار سباس بو ورجال رايك ورجاراندن يفاديتن وسلام من جهامو قرسيو Kurdistan yara. Tekrardan bu sempozyumda emeği geçen herkese, katılımcılara, çevirmenlere, bütün Kürt ve Kürdistan'daki bütün insanlara selamlarımı sunuyorum. Once more, I'd like to thank everyone who had contributed to the organization of this conference and who had worked for this conference, including the interpreters and all organizers. Thank you. Şeba selamu reis. Mamuslu spas gerek. Sevbaş. Bu spas Arabi. Thank you very much, Professor. Değerli katılımcılar, artık sempozyumun son aşamasına geldik. Küçük bir spot var. O spotu izledikten sonra sempozyumu bitireceğiz. Dear participants, now we are at the end of the symposium. We have a small spot video, and then after this video, we are going to end the session and the symposium. Kürt var, Alevi var, yerli var, Terekeme, Karapapak, biz varıq. Yani Ecem de deyirlər bizə. Hele bizim burada 60'lı yıllarda Malakanlar vardı, çok ustaydılar, onların hepsi sanatkarıdır. Yani onlar gittiği zaman bu değirmenler haraba oldu. Bak bu giden suyun alttaki değirmenler. Keşke dedik gitmeseydiler. 100 yıldan bu yana burada bizle yaşayan her bir insan hiçbir sıkıntı olmadan hepsinden kız aldı verdiğimiz var. Bak bizim de kız da vermişik, kız da almışık. Yani bu saydığım etnik kökenlere. Saygıdeğer katılımcılar, herkese çok teşekkür ederiz. Sabrınız için. Thank you so much for your patience. İyi günler, iyi çalışmalar diyelim herkese. And we would like to wish you a good night and success in your works. Teşekkürler emekleriniz. İyi akşamlar, teşekkürler. Good night, iyi akşamlar.